Arkadaşlar şu an tam da beklediğimiz gibi oldu ve tam tamına 10 bin dolar kârdayız. Şu anda kasamız 10.800 dolar oldu ve ben bu işlemden kar alıyorum. Oha, 1000 dolar oldu. 1000 dolar oldu. Çok iyi. Arkadaşlar şu anda 1000 dolara yakın kârdayız ve kasamız tam tamına 11.700 dolar oldu. Şu anda kasamız tam tamına 12.280 dolar ve Kanada dolarından TP alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda kasamız 14.850 dolar civarında ve bakır işlemlerinden kar alıyorum. Alamadım, dur. Ekran görüntüsü. Onu sikeyim. Woo! Çık 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 çık. Çok iyi. Ya hadi ama ya. Ah! Arkadaşlar selamlar. Bugün günlerden cuma. Saat tam 00.44 kapanışa özel bir işlem açacağım. Biliyorsunuz ki geçen hafta yani kasamızı toplamda 2125 dolara kadar yükselttik. Yani 50 dolarla başladığımız challenge'ı 3 hafta içerisinde 2125 dolara kadar çıkardık. Normalde beni takip edenler çok iyi bilir ki ben her 2000 dolarda bir kar realize eden bir insanım. Ya genelde gün içerisinde kar aldıkça o parayı cebime atarım, yani o parayı asla kasada bırakmam. Yani hiçbir borsa benim anam babam değil, güvenemem. Bu yüzden 2000 dolar direkt çekerim arkadaşlar ben. Bu sefer farklı bir şey yapmak istedik. Hani bir başlangıç ya. Dedim ki ya arkadaşlar bu parayı çektik. Normalde ben parayı hafta sonu yiyecektim. Ve sağlam yiyecektim ya. Tamam mı? Dedim hani güzel para falan iyiyim dedim ben bunu, ama sonra dedim ki ya mentalimiz olarak hani mental yükselsin diye şöyle bir şey yapmaya karar verdim. 2125 doların hepsini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladım. Arkadaşlarımız çok memnun oldu bu hareketimden. Ben de mental olarak çok böyle iyi hissettim. Duygusal olarak çok iyi hissettim, onurlu hissettim. Sonra şimdi normalde bu kasayı en baştan 100 dolara devam ettirecektim ama çok böyle yani yavaş yavaş işlem açtığımız için yapmak istemedim. Kendi cebimden 2000 dolar yükledim bakiye olarak. Yani kaldığımız yerden devam edelim gibi bir şey olarak düşündüm bunu. Hem de sizin kafanız karışmaz hem de benim kafam karışmaz. 2000 doları yükledim. Şu an toplamda 400 dolar da krediyle birlikte 2400 dolar kredimiz, toplam paramız var arkadaşlar. Şimdi bugün cuma ve ben işlem açacağım bir tane. Neden böyle bir işlem açıyorum? Arkadaşlar silver çok güzel yükseldi. 103'e kadar çıktı şu anda silver. Şimdi altının 5000 görmesi lazım ve görmedi bugün. Benim altında şöyle bir düşüncem var. Şimdi Sarı Pipi çok güzel konuştu. Ve bu Grönland muhabbeti Avrupa ABD arasında da bir rekabete, AB ve ABD arasında bir rekabete şey oldu. Hafta sonunda sağlam bir konuşma yaptı Trump. Ya benim düşüncem altının gaplı bir yükselişle, yani gap'li bir yükselişle 5000 doların üzerine atmasını düşünüyorum. Bu yüzden bu 2000 doları şöyle değerlendirmek istiyorum. Biraz riskli bir işlem olacak. Eğer parayı kaybedersem de kaybedeceğim. Yapacak bir şey yok. Onu paylaşacağım. Sonuçta bu bir risk. Teknik olarak yükselmesi gerekiyor. Çok düzgün kaldı. Hala aşırı alım noktasında pardon. Yani işleme girilebilir bir noktada. Ben buradan 5 loot'la bir işlem açacağım. 5 loot'la altına buy bir işlem açacağım 2000 dolarımla. Pazartesi günü bakacağız. Kârda mıyız, değil miyiz? Cuma günü videoya başlamamın sebebi bu benim arkadaşlar. Birazdan piyasa kapanacak. Piyasa kapanmaya yakın işleme girmek istiyorum açıkçası. Neden böyle bir şey yapıyorum? 5 loot çok tehlikeli, çok riskli bir marjin. Saniyesinde 2000 dolar likit olabilir bu arada teminattan dolayı. Ama tam kapanışta yatırım yaparsam, tam kapanış anında yatırım yaparsam arkadaşlar, hani piyasa kapanacağı için o riski o zararı görmeyeceğim. Gap'li açılışta da böyle zigzag yapmayıp direkt açılış yaptığı için pazartesi günü 5000 doların üzerinde bir yükselişle piyasa başlangıç yapabilir. Ben de bunu göz ardı ederek böyle bir işlem açmaya karar verdim. Eğer bu dediğim olursa, gap'li açılış yaparsa, teknik olarak da gap'li açılış yapması gerekiyor bu arada. Eğer gap'li açılış yaparsa kasamızın, bakın şöyle bir hesap yaptım. Bunu 5'e alalım. 5 loot'ta gireceğimiz, pardon. 5 loot ile gireceğimiz işlem şöyle long tarzında. Eğer 5000 üzerine atarsa kasamız direkt ne oluyor biliyor musunuz? 5050 falan, 5050'ye koyduğumuzda
$34.000 kadar bir kar yapıyor. Zaten kasayı güzel bir şekilde $2.000'a çıkardık. Yani bence bu risk alınabilir. Alabiliriz bu riski. Ha, pazartesi günü bu paranın tamamen bitme ihtimali de var. Yapacak bir şey yok. Etkinliğe en baştan başlarız. Ondan sonra deriz ki ya kardeşim daha önce biz bu riski aldık. Olmadı. Bu sefer yapmayalım deriz mantıken ve öyle devam ederiz. Bir risk alıyorum bakalım. Eğer olursa bu sefer de düşündüğüm gibi olursa bu sefer de bu kazandığım paranın $5.000'ını LÖSEV'e bağışlamak istiyorum. Mental olarak çok rahat hissettim. Çok güzel hissettim. Bunu arada yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Arada böyle yüksek kazançları yaptığınızda, kendinize göre yüksek kazançlar yaptığınızda bir yerlere bağış yapın. Yardıma ihtiyacı olan bir insana yardım edin. Ben bunu hep yapıyorum. Bunu her zaman yapın. Mental olarak çok iyi hissediyorsunuz. Kendinizi çok onurlu ve gururlu hissediyorsunuz. Hoşa giden bir hareket yani. Bunu yapmanızı size tavsiye ediyorum arkadaşlar. $100, $200 demeyin. Mesela atıyorum senin günlük kazanç limitin ne kadar? Diyelim $50 mesela. O gün $100 kazandın. Abi o $50'ları alıyorsun, bağışlıyorsun. Gerçekten hem mental olarak kendini çok iyi hissediyorsun hem de işleme girerken böyle yapıyorsun. Oğlum ben kazandım da bağış yaptım falan. Çok böyle kendini şey hissediyorsun. Gururlu hissediyorsun. Bunu size tavsiye ederim arkadaşlar. Şu an çok zigzag var piyasa kapanacağı için. Tam saat 1'de kapanacak piyasa. 10 dakikamız kaldı. Ee, Bekliyorum bakalım. Benim beklentim şu nokta. Şu anda zaten 15 dakikalıkla görüyorsunuz ki altın EMA 20'nin üzerinde. EMA 20'de çırpınıyor şu anda. Genel akümülasyona baktığımızda alım noktasındayız hala. Altın hala 5000'e çıkmadı. Aynı zamanda önemli düşüşlerini de burada yaptı. Hatta şurada bakın çok sert düşüşünü yaptı. Genelde kapanışlarda 15 dakikalarda bu sert düşüş yapıp en baştan yukarı çıktığında, EMA'ları topladığında piyasa abi cuma günden sonra pazartesi günü gap'li açılıyor. Geçen haftadan görmüş olduğunuz gibi geçen hafta gap'li açmıştı piyasa. Geçen hafta tabii ki de volatiliten yararlanıp bir $200 kar almıştık. 200 mü almıştık? 100 mü almıştık? Tam hatırlamıyorum. Öyle bir şeydi. Bu sefer de aynısını yapacağım. Şu an kasaya bakıyorum. $2.000 bakiyemiz var. Varlığımız $409. Kredi $409. Bu krediyi niye verdi? $2.000 yatırdığında $400 kredi veriyor. Bu borsanın kendi yapmış olduğu bir şey. Sizler de bundan yararlanmak istiyorsanız açıklama kısmında yok. Sabitlenmiş yorumda şey var. Kullanmış olduğum borsanın linki var arkadaşlar. Orada benim kodum da var. O kodu yazarak bunlardan yararlanabiliyorsunuz bu arada. Bilgi. İsterseniz yani önermiyorum ama isterseniz yaparsınız. Tamamen tavsiye değil. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Bir sürü aracı kurumum var. İstediğiniz aracı kurumu seçebilirsiniz. Ben bu aracı kurumda işlem açıyorum. Çok soran olduğu için bu aracı kurumu söyledim şu anda. Her videoda söyleyeceğim zaten bunu. Çünkü merak ediyorsunuz. Soruyorsunuz yani insanlık hali. Abi ne yapalım yani yasaksa da yani ne diyeyim abi adam. Adam bana gelmiş aracı kurumu soruyor. Kardeşim yasak söyleyemiyorum diyorum aracı kurumu. Kullandığım aracı kurumu söyleyemiyorum ama böyle bir yasak var yani. Altta linki var. İstiyorsan git kayıt ol. Oradaki kodu yaz ama tamam mı? Bana destek ol. Kodu yaz. Oradan işlemlerini açabilirsin. Dikkatli ol. Benim gibi böyle bak bu çok riskli bir hareket mesela. 5 lot'ta işlem açmak çok riskli. Ya bak $2.000 var ya bak mesela sana bir örnek göstereceğim. Mesela long girdim tamam mı bak. TL'ye bakar mısın? Bak şimdi. TL açacağım. Bak. Bu harekette yani 4981'den 4978'e düştüğünde ben likit oluyorum. Teminat yetmiyor. Bütün para lik oluyor. Bu çok tehlikeli bir loot. Asla ama asla tavsiye etmiyorum. Eğer bakın bu işte sürdürülebilir bir şekilde para kazanmak istiyorsanız benim gibi bak düzenli bir şekilde para kazanmak istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle 0.02 loot'un üzerine çıkmayın. Kesinlikle. Çıkarsan para kaybedersin. Ha ne olur? Çok sağlam bir pozisyondur. Eminsindir. Teminat seviyen yüksektir. 0.05 loot'ta işlem açabilirsin. Açabilirsin. Yani bu seni zorlamaz. Emin olduğun bir işlemse, sağlam bir işlem olduğunu düşünüyorsan açabilirsin. Ama onun dışında asla tavsiye etmiyorum. Ha ne olur mesela bu dedin ki ben bu pozisyonun yükselmesini bekliyorum dedim mesela. Buradan pozisyona girdin. 0.2 loot'ta girdin. Abi çok sağlam bir düşüş yaptı. En dipten yani EMA 200'den mesela 0.5 loot'tan bekleme yaparsın. Seni müthiş kâra geçirir. Bu tarz 0.5 loot'larınızı, 0.05 loot'larınızı bunlara saklayın. Bu arada piyasa da yükseliyor şu anda. Geliyor ama tabii ki de kapanışı bekliyoruz. Kapanış gelmeden şey yapmak istemiyorum çünkü 5 loot'ta işleme gireceğim. Çok tehlikeli.
Tam kapanışa 1 dakika kala pozisyona dalacağım. Bekleyelim. Dakikalıkta çok güzel yükseldi. Bak dakikalıkta bakar mısın EMA'ya falan? Çok güzel bir hareket yaptı. EMA falan çok sağlam, çok tatlı duruyor. Yani tam şu anda EMA ben pamplıyorum muhabbetinde. Yani şu anda da gidiyor zaten. Beklemeye devam. Ulan kapanışta geçen gene böyle yapıyorum. Parayı ayarladım. İşleme gireceğim. Kapanışı bekliyorum. Kapanış geldi. Poza bir girdim. Abi pazartesi günü bir uyandım. 15 bin dolar küsür kardayım. Yani müthiş bir işlem oldu ya. Çok tatlı bir iş. Kendimi hiç yormadan kazanmış olduğum bir işlem. Bu her zaman olmaz. Belki haftaya gap'li de açmayabilir piyasa. Sadece bir şansımızı deniyoruz. Ama riskli bir işlem. Tamamen riskli. Teknik olarak yükselmesi gerektiğini düşündüğüm için bu arada. Ya teknik bakımdan pozisyonun 5000 üzerinde olması lazım altının. Şu anda da çok güzel yükseldi. Aslında girseydik kârdaydık en azından ama dediğim gibi bekleyelim. Kendimizi tehlikeye atmayalım. Hala yükseliyor. Şerefsize bak. Burayı kırarsa devam eder bu yükseliş. 90'a kadar çıkar. Fomolandım şu anda ya. Çok fomolandım. Acayip fomolandım. 5000'i görmesin şimdi bu. Kapanışa doğru. Acayip fomolandım şu anda. Son 6 dakika kaldı kapanışa. Çok çok fomolandım şu an ha. Yani şu an basmak istiyorum düğmeye. Çok fomolandım, çok fomolandım. Fomolanmayın. Bekleyin. Kapanışı bekliyorum. İsterse 5000 olsun yapacak bir şey yok. Bak nasıl düşüyor. Şu düşüş bizi likit eder bu arada. Yani anında. Abi çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Yok yok basmayacağım bekle. Çıkıyor bu. Aa 5000'e niye öyle yaptı? 4 luta 4 lutta girdi işleme. Baksana mesela girer girmez 400 eksi yazdı. 400 girer girmez 400 eksi yazdı arkadaşlar. Ne kadar tehlikeli bir loot olduğunu buradan anlayın. Şimdi pozisyona girdik. Bu pozisyon şimdi muhtemelen 5 dakika sonra piyasa kapanacak da 5 dakika içinde bizi hiç etmez inşallah pozisyon. Yani 5 dakikada likit olmayız bu inşallah. Ondan korkuyorum. Elim stopta bekleyeceğim muhtemelen. Eksi 1000 olması 2 puan düşsün eksi 1 zaten bu arada yani. Çok sert düşer. Ama baksana nasıl. Fomolandım şu an ya. Şu an bayağı fomolandığım için girdim. Yani pozisyona. Tamamen fomolandığım için girdim. Bakalım ne yapacak. Bekliyoruz. 4 dakika kaldı. 4 dakika da uzun ya. İnşallah artıya geçer pozisyon da yaşamayalım. Şu an 85'e söyleyemedim. 4985'e düşerse likit oluyorum ha. Direkt. 2000 dolar silinir. Biz konuşana kadar çok konuştum. Konuşana kadar biz bu pozisyona girecektik abi. Yani şu an mesela 1000 dolara yakın kârdaydı pozisyon mesela. Muhtemelen 1000 dolara yakın kârdaydık şu an. Evet. Bakalım. Kâra geçti. Kârda kapatsa keşke pozisyonu. Yani çok tatlı olur biliyor musun? Şöyle bir 4000 piyasa şöyle bir 4990'da kapansa çok güzel olur. Çok sert bir düşüş de gelebilir. Şu an piyasa kapanacak ya. Ulan ondan korkuyorum. Anasını satayım. Acayip fomolandım ya. Pazartesi ne olacak çok merak ediyorum şu anda. Siz tabii bu videoyu pazar günü izleyeceğiniz için. Çok dehşet fomolandım. Çok dehşet. Öyle böyle değil yani. Evet 3 dakika kaldı piyasanın kapanmasına. Of! Of of of! Lan ne güzel hareket yaptın. Durma durma. Bakayım. Ay ay durma durma durma. Kalpten gidiyor. Hadi. Şöyle bir karda kapatalım. Hafta sonuna karda girelim. Yani baktığımda içim rahatlasın şöyle diyeyim ah kardayım falan diyeyim. Böyle. Kapandı mı piyasa? Kapanmak üzere. Normalde 00.58'de falan piyasa kapanıyor aslında ama
Brokerlara göre değişiyor tabii ki de. Brokerlara göre değişiyor. Bazen öyle kapatıyor. Bazen işte biraz daha geç kapatıyor. Diyecek şimdi broker bir sen mi uyanıksın amına koyayım falan deyip bir alt hareket yapıp böyle bir yukarı çıkacakmış şimdi. Ben korkuyorum amına koyayım ya. Çok zor bir şey. Kapandı piyasa. Kapandı. Kapandı. Güzel. Piyasa kapandı. Tamam. Oldu bu. Pozisyonu da şöyle bir paylaşalım abi. Arkadaşlar piyasa kapandı. Arkadaşlar kapandı piyasa. Evet. Vallahi kapandı piyasa. Piyasa kapandı da şu göt niye böyle düşüyor? Ya broker kapandı şu an. O anda hala kapanmadı herhalde. Şu an o anda borsasından bakıyorum ya. Ben XM'de işlem açıyorum. Ama o anda borsasından bakıyorum. Orası daha güzel gösteriyor. Kapandı ya. Tamam. Haftaya bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Yani şöyle bir bakmak istiyorum. Örnek vermek gerekirse yani şu an 4 loot 5050'ye gelirse haftaya direkt 5050'yi görmez ama görebilir bu arada. Daha önce gördü yani. Bakın mesela size bir örneğini göstereyim. Burada bir örnek göstermek istiyorum. Bak gördün mü gap'li açılışı? Aynı muhabbet bak aynı. Aynı hareket. Bak ne yapmış arkadaşlar? 4596'dan 4655. Yani yaklaşık 60 puanlık bir açılış yapmış. Bak aynı. Bak şuraya bak. Aşırı alım noktasında. Bak aşırı alım noktasında. Hiç değişen bir şey yok. Yapabilir. Altın sen bu hareketi yapabilirsin kardeşim. Bu hareketi sen yapabilirsin. Gruba da soktuk bakalım. Umarım herhangi bir sorun olmaz. Hadi bakalım. Evet. Haftaya görüşürüz o zaman. Grupta yazıyor. Abi bu arada gruba gelmek istiyorsanız FX Çakırlı grubunda işlemler paylaşıyorum. Bugün çok müthiş bir işlem paylaştım. Buna bakar mısın? Sahne yani bunları söylemek istemiyorum. Şu pozisyon falan yani çok iyi. Şuna bakar mısın? Yani seviyorum Forex'i. Gerçekten seviyorum. Çünkü sürdürülebilir bir yapı. Bugün USD JP'de müthiş bir işlem verdim. Yani şuna bakar mısın? Şu işlem süper. Şurada göstermek istiyorum. Ya bugün hatta benim paritelerde bugün verdiğim en iyi işlem diyebilirim bu işlem. Verdiğim bugünkü en iyi işlem diyebilirim. USD JP'ye 158.20'den girdik. Tam buradan girdik. Bakar mısın? Analizin güzelliğine bak bak. İşleme tam buradan giriyoruz. Ve bir TP1 neresi? 157.50. Bak şurası. Ama ben dedim ki carry trade yaparak pozu 155'e kadar tutun dedim. Bak 155-75 geldi abi. Müthiş bir işlemdi ya. Müthiş bir işlemdi bu. Yani şöyle bir işlem. Şöyle bir kar yani. Çok güzel yani. Stop noktasına baksana. Yani bildiğin 1'e 5'ar falan yani. Çok çok müthiş bir. Evet haftaya görüşürüz o zaman. Bakıyorum şöyle bir daha pozisyona. Yasa kapanmış. Ne olacağını merak ediyorum. Ben de bilmiyorum. Sizin gibi ben de meraklıyım. Bay bay. Arkadaşlar şu an tam da beklediğimiz gibi oldu ve tam tamına 10 bin dolar kardayız. Ben bundan kar alıyorum. Daha da fazla düşmeden, çok düştü çünkü. Ve şu anda 50 dolarlık kasamız 9697 dolar oldu. Yani bundan 3 hafta önce başlamış olduğumuz 50 dolarlık challenge'ı tam tamına 9697 dolar yaptık. Müthiş. Şu anda mikrofonum ve kameram olmadığı için bu videoyu yarıda keseceğim. Ama yarın yani pazartesi günü tam anlamıyla bunu konuşacağım. Şu an saat pazar günü saat gecenin ikisi, piyasa açılır açılmaz hemen video çekmek istedim. Belki ses kaydım bile kötü bu arada. Ses kayması olabilir. Bu yüzden yarın konuşacağız bunu. Arkadaşlar selamlar. Şu anda saat 17.28. Pazartesi günündeyiz. Biliyorsunuz ki Cuma günü piyasanın tam kapanacağı an dedim ki arkadaşlar teknik bakımdan altın 5000'in altında olmamalı.
altının şu anki fiyatı en az 5010 veya 5020 olmalı dedik. Ve bu yüzden ben de çok riskli bir marjinle, yani 3 hafta boyunca toplamda 2000 dolar kazandık. Dedim ki ben bu 2000 doların hepsini riske atacağım ama bu atmış olduğum risk de öyle yani saçma sapan bir risk değildi açıkçası. Teknik bakımdan olumlu bir riskti açıkçası ve güzel de bir yükseliş bekliyordum. Dedim ki ben bu işleme 4 lot'ta 2000 doları riske atarak giriyorum dedim. 3 puan düşse bütün para lik olur, bütün emek lik olurdu. Ama abi Trump'ın konuşmaları, ABD ve AB arasındaki çekişmeler, boş faiz kararı, Japon hükümetinin düşmesi, ABD hükümetinin düşme riskine girmesi, Powell'ın üzerine yapılan bu durumlar, AB'nin içindeki o kaos, merkez bankalarındaki sıkıntı, Çin'in deli gibi gümüş ve altın alması, ABD ve AB tarafının deli gibi altın alması, yani JP Morgan'ın durduk yere bir anda Şubat ayına fiyat vermesi, Goldman Sachs'ın yıl sonuna kadar 5600-5500 beklentisini sunması bana altında müthiş bir fiyatlanma olacağını gösterdi ve ben de bu yüzden Cuma günü böyle bir hareket yaptım açıkçası ve güzel de bir hareket oldu. Yaklaşık sabaha doğru o 9-8 bin dolar falan bir kar aldık sabaha karşı. Ne sabaha karşı? Saat gece 2 gibi. Piyasa açılır açılmaz hemen ben kar aldım. Niye kar aldım? Almayabilirdim. Abi şimdi bunu diyeceksiniz. Hocam şimdi kar almasan en az 50 bin dolar kardaydın. Abi bu lafları geçin. Öyle bir şey yok. Kar aldım. Çok güzel bir kar aldım. 7 bin dolar. Kim kime veriyor abi 7 bin dolar? 3 günde kim kime 7 bin dolar para veriyor? Kimse veremez. Zaten ben ne demiştim size Cuma günü kapanışta? İlk başa aldım videoyu. Dedim ki arkadaşlar açılış olur olmaz fiyat neyse oradan kar alacağım. Yani yükseliş beklemeyeceğim. Öğlene kadar beklemeyeceğim. Fiyat neyse oradan kar alacağım dedim yani. Açılış oldu. Hatta bir 15 bin doları gördü fiyat. Ama ben kar alana kadar videoyu açana o video beni mahvetti maalesef. Videoyu açana kadar çünkü mikrofonum yoktu, kameram yoktu. Büyük bir sıkıntı yaşadım. Abi videoyu açana kadar her şeyi ayarlayana kadar bir baktım ki para 7 bin dolara düştü. Nasıl şansın dedim. Neyse al kârı çık dedim. İyi ki de aldım çünkü çok zigzag yaptı. Bizi sıkıntıya sokabilirdi diye. İyi ki de kâr almışım. Sonra ne oldu? Ben uyudum. Ya videoyu kapattım. Onu çektim. Çektikten sonra şöyle bir şey paylaştım. Bak bu hemen arkasından paylaşmış olduğum bir şey. Abi bugün var ya grup resmen paraya doydu. Bugün grubu zengin ettim. Gerçekten bugün grubu zengin ettim bu arada. Grup gerçekten zengin oldu. Yani baya baya. Bu da benim kendi kasamdaki işlem. 8500 dolar şu an kârdayım. Kendi kasamda. Belki daha fazla şu anda. Daha kârdayım. Yani kendi ana kasamdaki paradan bahsediyorum. O da kârda şu anda. Grubun %90'ı bugün zenginleşti amına koyayım dedim. Grup çok güzel zenginleşti bugün. Gerçekten müthiş zenginleşti. Evet dur şimdi onu göstereyim size ben. Ha bak burada kar aldım agalar yazdım. İyi geceler öpüyorum. Sonra dedim bak saat gece 2.19 yani videoyu kapatır kapatmaz. Dedim ki kasa sağlam arkadaşlar. 1000 dolar riske atıyorum ve 0.2 lot bu girdim altına dedim. Bak burada 0.2 bu girdim yani 0.20. Bir buy işlem açtım. Saat tam gece 2.19'da. Yani videoyu kapattıktan sonra küçük bir analiz yaptım. Dedim ki bu 5100'e kadar çıkar dedim. Ve bu işlemi girdim. Şu an girişimiz 5023. 5081 de bizim şu anki fiyatımız. Bundan kar alacağım şimdi arkadaşlar. Bundan kar aldıktan sonra bakacağım. Bu gruba gelmek istiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmında mail linkimiz bulunmakta. fxçakirli@gmail.com üzerinden bizimle iletişime geçerek sizler de gruba gelebilirsiniz. Açıklama kısmında ve sabitlenmiş yolunda mail adresimiz yazıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya valla bakalım şöyle. Arkadaşlar şu anda kasamız 10.800 dolar oldu ve ben bu işlemden kar alıyorum. Aldım ve şu anda kasamız abi 10.000'i geçtik. 3 hafta önce başlamış olduğumuz 50 dolar challenge'ında şu anda 4. haftaya girdik ve 10.000 doların üzerine çıktık. Bu bir başarı arkadaşlar. Şimdi bana diyeceksiniz ya herkes yapamaz abi. Kusura bakmayın herkes yapamaz. Bunu demek istiyorum. Benim düşmemi bekleyen bazı şerefsizler var. Resmen benim düşmemi bekliyorlar. Resmen benim para kaybetmemi bekliyorlar. Yani bu terbiyesizlik ya. Bu başka bir şey değil. Bakıyorum alta yorum yapıyor. Bakalım ne zaman kaybedeceksin. Bakalım ne zaman batacaksın. Bakalım ya arkadaş 50 doları 2 haftada 2000 dolar yapmışım. Ya bu saatten sonra batsam mı olur batmasam mı olur? Ben bir challenge yapıyorum zaten. Ben kendi ana kasamda işlem açıyorum zaten. Anlıyor musun? Bu saatten sonra batsam ne olur batmasam ne olur? Yani neyin kafasındasın? Ya tebrik etmeyi bilmiyor bizim Türk insanları. Gerçekten bilmiyor. Oğlum biraz tebrik edin lan.
Tebrik edin yani. Abi $50 $2000 yapmışım. Ya $50 $100 yapmışım. 2x yapmışım. Tebrik etme olayı bizim ülkemizdeki insanlarda yok. Kıskançlık, hasetlik, pislik, çekememezlik her bok var ama gelip şunu diyemezler. Arkadaşım tebrik ederim. Gözümüzün önünde $50 $2000 çıkarttın. $1000 çıkarttın. $500'e çıkarttın. Hasetlik ama 1001 ama bunu demezler. Bakmayın biraz doldum sinirlendim o son videoda. 4-5 tane geri zekalı gelip yorum yapınca çok canım sıkıldı. Gerçekten bu insanlardan bir bok olmaz. Bir cacık da olmaz. Bunlar hiç de para kazanamayacaklar ömrü boyunca. Hiçbir zaman para kazanamayacaklar. Çünkü hasetler ve kıskançlar. Bunların da Allah bin belasını versin. Başka bir şey demiyorum abi. Başka bir şey demiyorum. Ya adamların var ya tüm canımızı sıkıyor bunlar ya. Gerçekten tüm canımızı sıkıyor. Neyse içimi dökmek istedim ben şöyle küçük bir. Siz ama onlardan olmayın abi. Onlardan olmayın. Siz desteğinizi sürdürün. Bakın ben burada size motive olsun diye video çekiyorum. Ama kendi kazanım yoksa işlem açıyorum ben oğlum. Ben canım sıkıyor diye video çekiyor. Adam gelmiş diyor madem bu trade'i yapıyorsun git yap trade'ini diyor. Ya sana ne yarram sana mı soracağım ben ne zaman video çekip çekmeyeceğim sana mı kalmış amına? Benim ne iş yapacağım yapmayacağım sana mı kalmış? Geçin bu işleri artık ya. Yıl olmuş 2026. Hala yok işte kazanıyorsan niye diyeceğiz? Sana ne amına koyayım? Git de Acun'a da yaz. Acun da kazanıyor. Niye kanalı var? Niye TV'de çekim git bunu Cem Yılmaz'a söyle. Parası var niye hala stand yapıyor mesela? Deli misiniz oğlum siz ya? Milletin parasından, milletin işinden size ne? Milletin işinden gücünden size ne oğlum? İzleyeceksen izlemeyeceksen siktir git amına koyayım. Yani bu kadar basit. Evet arkadaşlar kasamızı sonunda 10 milyon üzerine çıkarttık. Bugün işlem açmayacağım çünkü yoldan geldim İstanbul'a hemen biliyorsunuz. Ve küçük de bir kaza geçirdim. Omuzlarım çok kötü. Bayağı kötü bir durumdayım. Dinlenmek istiyorum bugün açıkçası. Bugün dinleneceğim artık. Yarın işlem açacağım. Belki gün içerisinde işlem açarım. Hiç fikrim yok bu arada. Ama işlem açtığımda burada olacağım sizin karşınızda. Haberiniz olsun. Evet. Kendinize iyi bakın. Niye sanki video yapıyorum ama. Birazdan görüşürüz. Herkese selamlar. Bugün günlerden salı ve şu anda saat 12.37 arkadaşlar. 27 Ocak'tayız. Kasamız şu anda $10.792. Güzel bir kasamız var. Bu saatten sonra işlem açarken artık daha rahat olacağız. Yani $100.000 adım adım böyle ilerleyeceğiz. Normalde ben kasamda $2.000 üstündeki hiçbir parayı tutmam borsada yani. Parayı genelde çekerim ama çok fazla mesaj geldi. Hocam lütfen parayı çekme. Tam 100.000 görelim orada falan diye. Ya bu normalde bana ters bir hareket. Niye diyeceksiniz? Hiçbir borsaya güvenmem. Anam babam değil bu borsalar. Tamam belki Zem Global 15 yıldır iş yapan bir firma ama bir borsada ben 2.000 dolardan fazla para bırakmam genel olarak. Yani. Ama bu seferlik böyle yapacağım. Tamam herhangi bir sorun yok. 100.000 tam görelim. Belki bazen ihtiyacım oldukça çekerim yine de bilginiz olsun. Haberin yani güzel para kazandım çünkü şu anda nereden baksan kasada 400 bin lira para var. Yani 4 haftada 1000 lirayı 400 bin lira yaptık. Yani müthiş bir katsayı, müthiş bir rakam diyebilirim. Evet videoyu beğenelim ha. Kanala da abone olalım. Abone değilsek. Bugün salı ve başlıyoruz yavaştan. Şimdi gümüşe bakmak istiyorum. Öncelikle gruba işlem paylaştım. Sizle buluşmadan önce, videoyu açmadan önce TP1 mi ne çabuk lan? Oha TP1 geldi bile. Şok olursun. Evet Silver ve Gold işlemleri paylaştım gruba. Bugün birkaç tane parite işlemi paylaşacağım. Şimdi ben TP1 TP1 çok hızlı geldi. Daha 10 dakika oldu paylaşılı. Ve evet TP1 geldi bile. Tamam güzel gelsin. Biz işleme yetişemedik sadece sıkıntı orada. Genel bir analiz yapalım. Şimdi genel bir analiz yaptığımızda önce bir saatten bakalım şu grafiğe. Saatten baktığımda yükseliş trendi devam ediyor piyasada. Yükseliş trendimiz olduğu gibi devam ediyor arkadaşlar. Yükselen tepe, düşen tip, yükselen tepe, düşen tip derken yükselen tepe, düşen tepe falan derken yükselen tip trend devam ediyor. Saatlikte 15 dakikalık grafiğe baktığımızda bir düzeltme almış bu. Düzeltmesini almış. Sağlam bir düzeltme almış. Gece almış bu düzeltmeyi muhtemelen. Evet gece almış bu düzeltme almış. 4000'e gelmiş. Ben nasıl bunu görmedim ya? Çok da güzel bir düzeltme almış bu arada. Bu düzeltme devamını getirir yükselişin. Daha önceki böyle düzeltmelerde göstermek istersek bak daha önceki buna benzer bir düzeltmede yapmış olduğu yükseliş ortada. Yine buna benzer bir düzeltmede yapmış olduğu yükseliş ortada. Genelde bu tarz durumlarda biraz akümülasyon yapar. Sonra piyasa yükselmeye devam eder.
Gümüşte baktığımızda 5 dakikalığa bakalım. 5 dakikalıkta grafik evet tam anlamıyla yükselen trende girmiş durumda. Dakikalıkta yani scalp yapacağımız zaman dilimine baktığımda yine yükselen bir piyasanın olması gereken SMA sistemi bulunmakta. Güzel. O zaman muhtemelen artık long gireceğiz biz bu işleme. Nereden gireriz? 112.900'den gireriz. Bölgelerden işleme dakikalıkta bölgelerden girmeye çalışacağız. Tam bu nokta girebilecek nokta olabilir. Altına baktığımızda hangisi daha mantıklı diye bakıyorum. Altın daha mantıklı duruyor. Yarın da fon tutanak faiz kararı falan var değil mi? Şunu söylemek istiyorum. Faiz kararı ne olursa olsun piyasa etkilenmeyecek. Artık Fed'in faiz kararı piyasayı çok da etkilemiyor açıkçası. Yani özellikle emtialarda ve paritelerde çok fazla etkilemiyor. Tabii Bitcoin ve Ethereum'da yine birazcık ama artık eskisi gibi bir etkisi olduğunu düşünmüyorum ben Fed faiz kararının arkadaşlar. Çünkü ABD'nin Powell'a karışması, işte Fed'in içerisinde politikaların girmesi falan vesaire derken, siyasetin girmesi derken artık Fed'in de bir anlamı kalmadı piyasalarda. Bence bana kalırsa Bitcoin'de buna olumlu bir cevap verecektir yakın bir zamanda. E, Ama yine de Bitcoin tarafına dikkatli olmak gerek. Bir anda niye analize döndüm ben anlamadım. Ama altın tarafında hedefim devam ediyor. 5400-5500 civarı. Ağustos ayına kadar bir beklentim vardı. O devam edecek. Yıl sonuna kadar ben en kötü ihtimalle bir 6-7 bin doları altının deneyeceğini düşünmekteyim. Gümüşün de yine aynı keza 140 binlere kadar çıkacağını düşünmekteyim arkadaşlar ben. 140'lara kadar çıkacağını düşünmekteyim. Ee, Yani hedefimiz şaşmıyoruz. Ne olur altın belki 5000'in altına bir düzeltme alabilir. Ama sonra en baştan en yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Ben gümüş de aynı keza. Diyeceksiniz ki hocam neden bu yükseliş devam ediyor? Ne zaman short gireceğiz? Arkadaşlar şimdi şu mantığı asla unutmayın. Bakın bir düzen var şu anda piyasada. Bu düzenle ABD'nin AB ile kavgası, işte Orta Doğu'daki büyük sorunlar, yine Çin'in ekonomik savaşı, Japonya'nın hükümet düşürmesi ve Boswise kararı ve hayvan gibi gümüş ve altın toplaması. Yine Kanada'nın Kanada demişim. Nereden çıktı Kanada? Grönland olayı, muhabbeti. Bunların hepsi bir konjüksiyon. Bunların hepsi bir prodüksiyon anlıyor musun? Bu durum düzelmeden altın yükselişine devam edecektir. Bu durum düzelmediği takdirde altın yükselmeye, hedefine gelmeye devam edecektir. Yani bunun bir tekniği, mekniği yok. Ortada bir e, prodüksiyon var. O prodüksiyonun bitmesi lazım. O durumun bitmesi lazım. Anlıyor musun? O konjüksiyonun bitmesi lazım. Yani şu anki durum düzelmeden, dünyadaki bu durum düzelmeden altın fiyatında herhangi bir düzeltme, çok tehlikeli bir düzeltme gelmeyecektir. Altın yükselişine devam edecektir. Bunun teknik açıklaması bu. Çünkü altın yıllardır baskılanan bir şey. Altın yıllardır baskılanan bir emtia. Yavaş yavaş Cooper da onun arkasından geliyor ama Cooper bence bana göre yani bakırdan bahsediyorum. Gümüş ve altın kadar çok da hızlı hareket etmeyecektir. Şu anda herkes bakır bakır diyor ama ben açıkçası zannetmiyorum. Yalan yok şimdi. Çünkü sanayi ile ilgili bir durum bu. Ve kimse sanayinin öyle hayvan gibi zamlanmasını istemez. Hiçbir sanayi patronu, hiçbir sanayi devi bunu istemez. Bu yüzden ben bakırın da bu tarz bir yükseliş yapacağını düşünmüyorum. Yapar belki gümüşteki şu yükselişi 4 yılda yapar, 3 yılda yapar ama yapar yani zaman ama bir yılda böyle bir anda Cooper'ın yükseleceğini düşünmüyorum. Yükselirse müthiş bir hareket olur çünkü ben de bakıra yavaş yavaş işlemler girmeye, scalpler girmeye başladım açıkçası. Yükselirse bizim için de uygun olur ne yalan söyleyeyim yani. Evet gümüş yavaştan geliyor. Şu anda hangi grafik açık bende? Tamam, bekleyelim bakalım. 12. Aslında buradan bir sıfır. Ee, Acaba diyorum. Bekliyorum bir saniye. Bir şey geldi aklıma. Bak şu bölge. Çok güzel bir sert gireceğim nokta oldu. Likidasyon aldım. Burada likidite var. Var. Burada bir ekleme yapalım. Pozisyona küçük bir pozisyon ekleme yapıyoruz. 0.01 loot'tan gireceğim bugün. Çok fazla ekleme yapmayı düşünüyorum. Çünkü bugün gümüşte bir 120 denemesi bekliyorum açıkçası. Bölge bir likidite strip. Bu bölgede bir 0.03 loot girebilirim.
arkadaşlar. Yine şu bölgede bir sağlam bir ekleme yapabilirim. Ekleme yapacağım noktaları seçiyorum. 4000'e kadar bir düzeltme gelir. 7000'e kadar bir düzeltme olma ihtimali yüksek. Ama buraya kadar gelirse de buradan bir düşen trend yapmaya kalkabilir. Bu bölgede 0.5 girmeyi düşünüyorum. 5 loot girmeyi düşünüyorum açıkçası. Artık kasamız çok yüksek olduğu için hani çok da şey yapmayayım. Bakar mısın teminat seviyesine? %76.000 teminat seviyesi var. Şu an ekleme yapıyorum buradan. Teminat seviyemiz çok yüksek. Devasa yüksek. Bu bizi artık yormaz. Artık zorlamaz. Yani artık eksi 50 dolar, 100 dolarlar. Bunlar bizim için önemli değil. Yani eksi 2000 dolar olana kadar bizim için önemli olmayacak bunlar artık. Çünkü o dediğimiz olay bizim 1000 dolarkendi. 2000 dolarkendi. Yani sıkıntımız. Artık öyle bir sıkıntımız çok şükür yok arkadaşlar. Benim yapmış olduğum o son işlem bugün bu haftaya açılışımız çok güzel bir oldu. Çok güzel bir açılış oldu. Bu yüzden bu tarz bir şeye ihtiyacımız artık olmayacak. Kasamız artık yavaş yavaş sürdürülebilir bir şekilde güzel güzel yükselecek. Ve 100 bin dolar belki de bir ay içerisinde olacak gibi geliyor. Ya bu muhtemelen yani en kötü ihtimalle Şubat ayında biz 100 binin de üstünü görürüz arkadaşlar. Yani 100 bin doların da üstünü görürüz gibi geliyor bana. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Yeter ki burada şeye girmeyelim. Pislik yapmayalım. Adam akıllı işlemimizi açalım. Artık dediğim gibi çok fazla eksiler bizi yormayacak. Güzel. Şömine. Piyasaya bakıyoruz. Güzel. Birazdan bir parite işlemi gireceğim. EURUSD'de ve şeyde bir fırsat buldum. Onu denemek istiyorum. Böyle devam etsin. Nasdaq'ta bakalım. Nasdaq güzel. 5 dakika. Nasdaq'ta bugün bir şey yapabilir miyiz? Nasdaq'ta bir düşüş var. Allah Allah. Ama hala bu düşüş bu arada şey düşüşü değil bu. Toparlama düşüşü olacaktır muhtemelen bir yerden sonra. O İngiliz sterlini ve İsviçre frangında çok felaket bir ikili sweep olmuş lan burada. Bunu almak ister piyasa. Bak. Bak şimdi saatlikte bir bakalım. Daha önce bu hareketleri yapmış mı? Daha önce bu hareketi yapmamış. Yaptığı zamanlarda da sert düşüşler yapmış. Abi bu çok güzel ya. Bir satış dalgası var. Nükte durum neymiş bakalım bir şöyle. Nükte baktığımda düşüşün sürekli olarak devam ettiriyor. Bu birazcık egzotik bir parite arkadaşlar. Spread'i yüksektir ama kazancı güzel olur bunların. Baktığımızda da kötü değil. Gelmiş daha önce. Her EMA 20 ve EMA ama şurada bir düzeltme yapmış bak. Burada bir toparlama ihtiyacı olabilir. Olmaz. Ama burada bir likidite sweep var. Toparlayabilir orayı. Evet. GPP USD. Ben GPP USD'de yani günlerdir şu 1.34'ü bekliyorum ama nereden gireceğim, işleme nereden dahil olacağımı bir türlü bulamadım. Bekliyorum. Tavan yapmaya devam ediyor parite. Sürekli İngiliz sterlini abi doları karşısında yükselişini devam ettiriyor. Ee, Bu da benim işleme girmemi biraz zorluyor açıkçası. Enteresan bir şekilde sürekli yükseliyor. Halbuki kötü haberler var. Yani Merkez Bankası durumu iyi değil. İngiliz sterlininin bir yerde bırakması lazım kendisini ama bırakmıyor abi. Çok ben çok sıkıştım. Bir lavaboya gidip geliyorum arkadaşlar. O sıra bakın bir bakayım ne durumdayız. Olursa bir işlem atarım.
Selam. Arkadaşlar ben geldim. Bakıyorum şu anda $20 kârdayız. Bu arada bir şey diyeceğim. Artık böyle hani günde $10, $20 kazanmak olayı bitti. Artık en az günde kasaya $500 para koymamız lazım. Ya en az. Yani böyle 50-60 dolar kazanamayız artık. Yani hedefimize çok geç kalırız. Yani bizim günde en az kasaya $500 koymamız lazım. En az. En az. Arkadaşlar. Şu anda bakıyorum. Piyasa birazcık burada akümüle olmuş. Yükselişin devamı gelebilir. Yeni pozisyonlar lazım bize. Gümüş sadece tek başına yetmeyecek maalesef. Yani imkansız arkadaşlar. İmkansız. Bize tek bir pozisyon yetmez. CHF, JP'ye değil. Kaçırdık anasını satayım ya. JP'yeler tepki alacak hep. Bakar mısın? Bunu da bugün söyledim. Bak JP'lerin hepsi düşüyor gördün mü? Bak gruba yazdıma bak. Gruba ne yazdım? Şu anda XXX JPY pariteleri düşüşte olacak kademeli. Bu hafta hep düşer dedim bak. Ve pozisyonu kaçırdık. İnanamıyorum. İnanamıyorum yani. En az var ya 3-4 bin dolar yatıyordu şu an. Euro USD patlamaya devam ediyor abi. JP'ye ne durum? Yakalayamadık abi. Bunu yakalayamayız abi. Bu iş. Ya belki diyorum hani şöyle bir devamı gelir mi? Ya bence devamı gelir bu GPP JP'nin. Ha? Bence devamı gelir. Ya düşüşün bence devamı gelir. Bu bölgelerde falan. Toparlayıp kendini açtıktan sonra çünkü bayağı sağlam bir ikili strip bıraktı bak. Saatlikte bakalım. Gördün mü? Toparlasın kendini. Şu an 2 dakikası kaldı. Ben burada bir lootta işlem açacağım abi. Bir lootta açarsam ne olur? Yani $400 riske atarım. TPP JPY'de. 2 dakikası var pozisyon. 2 dakika sonra başlayacağım. Euro JP'ye daha JP daha yeni bu arada düştü kendini aldı. O tamam. Ne zaman bu bölge gelse yüksek yapmış aslında. Rokat ne durum? Doları JP'ye karşı. Hmm. Ya bence GPI pariteleri şu anda düşüşte olabilir. Ya XXX GPI devam edebilir düşüşte. Tek şu GPP JP'yi belki buradan bir tutunabilir. Biraz riskli. Çünkü daha önce her bu bölgelere geldim tutunmuş. Kapanış da yaptı. Bunu orta vade tutmak lazım. Ya bir de yarın da FED faiz kararı var ya. Aslında USD JP'ye çok önemli. Parite çok önemli. Yarına kadar düşüş olur. Yarın FED faiz indirimi olursa, FED faiz ya 25 bas puan indirim yaparlarsa çok da bir şey etkilemez. Lakin USD JP paritesini etkiler. Şimdi şöyle bir. Japonya kaynaklı satış dalgası FOMC testine karşı karşıya. DPC Group Research Analyst PLP Japonya merkezli politika riskleri tetiklenen küresel USD satış dalgası arasında USD-JP'nin son dinamiklerini tartışıyor. Son 50 günlük hareketli ortalamanın ve USD'nin seyrini etkileyebilecek. FOMC toplantısının önemini vurguladı. Küresel satış dalgası
küresel satış dalgası arasında USD cephenin dinamikleri. Cuma günü başlayan küresel USD satış dalgasının direksiyonunda kalmaya devam eden bir parite olarak tanımlamak oldukça adil. İlk itki ABD verilerinden veya FED beklentisinden bir değişim değil, şüphelenen JP müdahalesi, New York Fed faiz kontrolü söylentileri ve Japonya Başbakanı Seni Terchi'nin ani çağrısı gibi yenilenen Japonya merkezli politikaların riskini getirdi. Günlük hareketli ortamı pazartesi günü kat altı. Hmm. Oğlum burada bir düşüş. Premium'um var. Niye? Bilemedim aga. Şu an parite işlem açmayı bilemedim. Agalar bilemedim. Diyemiyorum. Çok riskli geldi bana. Bence bugün dursun o pozlar. Bugün yapacak bir şey yok. Diyelim. Şu an 60 dolar kârdayız. 65 oldu. 70 oldu. Güzel. Bugün en az 500 dolar kâr almamız lazım. Bugün bizden en az 500 dolar paklar arkadaşlar. En az. En az 500 dolar paklar bugün. Hatta bugün hatta şey değil mi? Kasayı 11 bin dolar yapıp bırakalım bugün. Ne diyorsunuz? Şu an zaten kasa 10.800 dolar. Ama krediyle birlikte. Kredisiz yapmamız lazım. Ortama o zaman bizim bugün 750 dolar kazanmamız. Yok 650 dolar kazanmamız lazım. 620, 650. Ya 700 dolar kazanmamız lazım yani. Ortalama. 700 dolar kaldırdığımızda bugün arkadaşlar beklediğimiz olur. Bunu aslında 0.1 loot'ta işlem açsaydım şu anda 700 dolar kârdaydık yani. Ama tabii bu işler öyle olmuyor arkadaşlar. Bölge önemli bir bölge. Burası kırıldığında altlardan ekleme yapalım. Yani gelirse 110 bölgesinden 0.1 falan girerim. Yani onu da bekleyeceğiz mecbur. Onu da mecbur bekleyeceğiz. Günümüz pırıl pırıl. Bugün hiç işlem almadık ya. Geçmiş verisi yok bugün. Alıştım senin buna. Güne bir tane salam yiyerek başladım ben. Canım çok yemek yemedim. 17 gelirse ne oluyor ya? Son 17 gelirse 250 dolar yapar. 250, 500, 750 dolar yapıyor lan tam. 117'ye kadar bekleriz o zaman bugün. 117'de bundan kar alacağız. Yapacak bir şey yok. 117 gelmeden kar alamayız arkadaşlar. 3 pozisyon bize tam tamına 750 dolar kazandırıyor. Ama 117 gelirse tabii ekleme yaparım ben. Muhtemelen düşecek zaten. 111.500'ü falan görecek bu. Görsün. Bu görsün eklememizi yapalım, rahatlayalım. Bugün uzun duracağız ya. Bugün 2-3 saat sürer bu video var ya. Bir daha açarsam videoyu saat tam böyle 16'ya doğru yapacağım. Seans açılıyor ya. Seansa doğru. ABD açılışına hemen doğru. Böyle başlayacağım. Şu an 86 dolar oldu. Dolara geldik hadi bakalım. Adamlar burayı kripto zannediyor bir de yani 80 dolar. Oğlum kriptoda 1000 dolar falan kazanmak kolay da kaybetmesi de çok kolay. Yani çok kolay, kolay kaybedersin ya. Ama burada 100 dolar kazanmak senin orada kazandığın 1000 dolara eşdeğer bence. Zor yani çünkü. Bir de şöyle bir kafayla geliyorsunuz.
Bak bu çok yanlış. Doğan abi yapıyor biz de yaparız. Doğan Hoca yapıyor biz de yaparız. Ya arkadaş ben yapıyorum da sen yapabilir misin? Yani diyorsun ya alt tarafı long giriyor, short giriyor. Öyle değil bu olay. Doğru yönü bulman lazım. Yön bilmeden girersen abi patlağı yersin ya. Ben sana diyeyim. Gruba hayvan gibi kazanıyorum. Grubu kendi başına bir bırakıyorum. Grup gene kaybediyor. Kendi başına bırakmam yeterli grup. Yön bilmediğin sürece her yerde kaybeder. Yani yeter ki yönünü anlaman lazım. Bir de kafaya ICT'ye takmışsın. ICT falan bunlar abi boş. Gerçekten boş. Yemin ederim boş ya. Ya vallahi boş. Ya yemin ederim boş ya. Ben çıldıracağım ya. Bunlar takmışlar kafaya ICT. ICT kullanmıyorum ve benim linçliyorlar. Oğlum kullanmıyorum amına koyayım. Niye linçliyorsunuz? Yani ne kadar saçma. ICT kullanmıyorum diye ben geçen hafta Twitter'da linçlendim ya. Geçen hafta Twitter'da birçok fenomen beni linçledi. Benimle ilgili paylaşımlar yaptılar. Niye? ICT kullanmıyorum diye. EMA kullanıyormuş. Ya ben EMA kullanmıyorum sadece. RSI kullanmıyorum sadece. Benim aynı zamanda tecrübem var. Bak burada grafiğe baktığında ben ne olacağını bazen anlayabiliyorum. Ya bu bir tecrübe artık arkadaşlar. Ben yıllardır bu grafiğin başındayım ha. Benim tek işim bu. Ben sizin gibi mesela şunu yapmıyorum. Sabah işe gidiyorum, akşam grafiğin başına oturmuyorum. Ben sabah grafiğin başına oturuyorum. Akşama kadar grafiğin başındayım. Anlıyor musun? Artık öğrendik yani dinamikleri. Çok enteresan. Yani korkuyorum artık ya kripto camiasının Justin Bieber olduk artık iyice anasını satayım. Harbi diyorum ya. Şok şok şok. Doğan Çakır ICT kullanmıyor. Link paylaşıyorum. Haber sitelerine gidiyor adım. Grupta işlem paylaşıyorum. Bir bakıyorum Doğan'ım haber beni paylaşmış. Doğan Çakır söz dinlemiyor hala işlem paylaşıyor. Copy trade açıyorum. Twitter alemi hemen yazıyor. Lan Doğan gene copy trade açmış. Ya oğlum bir salın la beni. La beni bir salın la artık. Allah aşkına lan. Lan oğlum ne olur lan. Lan tam giriyordum işleme tüh. Beni harbiden bir salın artık ya. Takmışlar bana anasını satayım ya. Bölgeler gelmeden işleme girmek istemiyorum. Orayı kırarsa zaten her türlü girerim de pozisyon. Kriptonun haylaz çocuğu Doğancan Çakırlı yine rahat durmuyor. Maça gittik dün. Bir küfürler ediyoruz. Ediyoruz kafayı yersiniz. Böyle diyeyim de. Forex Live açayım. Bakayım ne yapmışlar? Aynı mantık ya. Ben ne yapıyorsam onlar da aynısını yapıyor. 100 pips. Mantık aynı. Burada bir 0-2 loot'ta işlem açacağım. Ya 117 bekliyorum ya. 117'ye kadar bence herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. 117'ye kadar bence herhangi bir sorun yaşanmaz. Ya buradan bir tepki alırsa en fazla 110'u falan görür diye düşünüyorum. 110'dan sonra da artık yavaş yavaş piyasa kendini düzeltir diye düşünüyorum. Burada bir işlem açmaya kalksam 5110'a kadar ne olur acaba? Böyle bir işlem. Gold'dan bahsediyor. Düzeltmesini aldı yani. Bölge düzeltmesini aldı. Yapsam mı ki? Altın işlemi de açmak istiyorum ama diyorum ki Silver'a girmişken Silver'dan devam edeyim. Bozmayayım diyor. Biraz riskli işlem açacaksam Silver'dan açayım mesela. Bak beklediğim o düşüş.
Sanırım beklediğim o geldi ya. Burada bir tepki yükselişi alır. Biraz 0.50 girdim. 0.50 bir işlem açtım. Bakalım ne olacak. Çok güzel. Şu an 160 dolar. 200. Hop. Derse buradan bir ekleme daha yapabiliriz. Ortalama bir 10 pipslik bekliyorum açıkçası. 10 pips. 12 gelmezse çok güzel bir kar bırakır. Ortalama 1500 dolar falan bir kar bırakabilir. Son girmiş olduğum 0.5 lootluk işlemle beraber. Burada risk almak istedim biraz çünkü çok güzel tutundu alış noktasına. Belki bir ekleme de yapabilirim burada. Bekleyeceğiz. Kamera beni çek. Ya, tahmini bir beklentim 17'ye gelmesi halinde beklediğim pozisyonu 10 bin dolar kar bırakır ortalama pozisyon. 10 bin dolar bir kar bırakır tahminen. Şu an 350 var kardayız. Güzel. Ortalama 10 bin dolar bir karla günü kapatabilirim. Eğer gelirse bir. Çok uzak değil. Ya 117'yi çok kolay aldı daha önce. 116'ya alsa bile yeter bu arada. Ya düşerse de ayrı bir zarar olacak. Ama 1000 doları gözden çıkardım. Normalde 110'u bekleyip gidecektim bu pozisyona ama şu an hiç sanki durmayacak. Hacimler çünkü sağlam girmeye başladı hacimler ve aynı zamanda şöyle bir durum da var arkadaşlar. Alış değerinde aşırı alım noktasına durmaya başladı tepki olarak. Sanırım 110'u görmeyecek buradan. Görürse bize sürpriz olmaz. Görürse de gireriz oradan da ekleme yapalım. Şu an 500 var kârdayız. Kasamız 11 bin doların üzerine çıktı. Çok iyi. 500 dolar kârdayız. Günlük beklentimiz 500 dolardı zaten. 500 dolar da oldu bu arada ama şimdi 17'yi bekliyorum ya. Yani 17'yi bekliyoruz açıkçası. Oha! 1000 dolar oldu. 1000 dolar oldu. Çok iyi. Arkadaşlar şu anda 1000 dolara yakın kârdayız ve kasamız tam tamına 11.700 dolar oldu. 1100 oldu. Çıkıyorum pozisyondan. Kasamız şu anda 11.986 dolar oldu arkadaşlar. Kasayı tam tamına 11.577 orijinal varlık. 400 dolar da kredimiz var. Yani toplamda 12.000 dolara yakın bir karımız bulunmakta. Çok güzel. Bugün müthiş bir kar oldu. Güzel bir gün. Çok güzel bir gün. Müthiş oldu. Evet, pozisyonu kapatıyorum. Kapattım yani. Artık yarın devam edelim. Yani 191 dolar, 1191 dolar kar elde etmişiz. 1060 dolar son girdiğimiz işlemden çok güzel bir kar geldi. Çok çok iyi. Çok güzel başladı. Hafta güzel gidiyor. Maşallah. Beklesek bu arada
17 gelirdi ama beklemeye gerek yok. Yani bizden bugünkü hedefimiz $500'dı. $1000 kâr aldık. Yani çok iyi başladık. Çok güzel başladık. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Arkadaşlar o kadar konuştum, o kadar laf ettim, grafik çizdim, bir sürü şey yaptım. Anasını satayım, kaydı açmayı unutmuşum. Deliriyorum var ya. Ya en az bir saattir konuşuyorum böyle mal gibi. Bir saattir konuşuyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten ya. En başa aldım videoyu mecburen, artık yapacak bir şey yok. Evet. Şöyle göstereyim. Şu anda aynı gün. Değişmedi yani. Gün değişmedi. Hala salı günü. Saat şu an 22.30 arkadaşlar. Bugün hatta normal gruba da işlem paylaştım. Görmüş olduğunuz gibi $4506 kar elde ettik bugün. Bir tane pozisyonda. Çok güzel bir işlemdi. Yine bugün silver ve şey ya işte gümüş ve bakıra işlem açtım ben. Aynı zamanda bu işlemi girerken de gruba da paylaştım. Sizler de gördünüz zaten işlemi verirken. Bu işleme niye girdim? Şimdi Cooper'a farklı bir yönde girdim. Yani bakıra farklı bir kafayla girdim. Gümüşe de farklı bir kafayla girdim. İkisi ayrı ayrı girdim mesela. Şimdi arkadaşlar Cooper yani şeyden bakırdan bahsediyorum. Bakırda benim şu eee, Mart ayına kadar arkadaşlar ortalama bir 6,5-7,5 beklentim var. 6,5-7,5 arası bir beklentim var. Ben de dedim ki madem böyle beklentim var, ben bakıra swing bir işlem açayım dedim. Şu an swing işlemdeyim bakırda. İlk işlemi girdim. İşleme bir lot'ta girdim. Zaten bir lot'un altına hiçbir broker izin vermez. Ben yaklaşık bir lot'la işleme girdim. Zaten neden girdim onu söyleyeyim size. Günlük saatlikte bakır yükselen trendini oluşturmaya başladı. Zaten günlükte yükselen trend devam ediyor arkadaşlar. Şu anda günlük trendde de hem 20 EMA hem de 50 EMA'dan güzel tepkiler alarak yükselişini devam ettirecek. Düşen trendden kırılırlar. Düşen trendi yok tam anlamıyla bakırın. Bakır buradan 6'ya 7,5 ve 6,5 arasına kadar bir yükseliş yapma ihtimali var. Ben dedim ki bakır 5,7'ye kadar her düşüşünde ben bir lot'tan ekleme yapayım. Pozisyonu swing olarak taşıyayım dedim. Pozisyona girdim. Bu pozisyondan beklentim bana en az bir 7-8 bin dolar kazandırması. Öyle bir beklentim var ama tabii birkaç tane daha ekleme yapmam gerekiyor bununla ilgili. İşleme böylelikle girdim. İşleme girdiğim nokta burası arkadaşlar. Tam bu bölgelerden işleme dahil oldum. Ekleme yaparsam şu bölgeden ekleme yapmayı düşünüyorum. Eğer düşerse eklemeyi bu bölge arasında ekleme yapacağım. Gene bir loot'ta yapacağım arkadaşlar eklemeyi. TP nokta beklentim de şu bölgeler. Benim TP beklentim ilk başta TP1 alacağım yerler. Yani birkaç tane ekleme yaptıysam pozisyona birkaç tane işlemem. Bu yüzden bir tane swing pause tutmak istiyorum sadece. Yine Silver'a geldiğimizde Silver'da düşündüm, taşındım. Şurada 5 dakikalı açayım arkadaşlar tekrardan. Silver'a da arkadaşlar şöyle düşündüm. Yine bugün çizmiş olduğum trend. Çok da güzel hareket yaptı. Şu an düşen trend yaptı kendisine küçük bir dakikalıkta. Ben Silver'dan TP alıyorum arkadaşlar. Şöyle Silver'dan kar alıyorum ve kasamız şu anda 12.000 dolar oldu. Tam anlamıyla şeylerle beraber yani krediyle beraber bonusla beraber tam tamına 12.100 dolar şu anda. Bakır işlemi devam ediyor. Bakır işlemini kapatmayacağım arkadaşlar ben. Zaten Silver'a da normal şey girmiştim lan. Silver ne güzel 300 dolar kârdaydı. Ya var ya videoya çok canım sıkılıyor ya. Tam böyle kâr alıyordum bir fark ettim ki lan dedim ben videoda değilim. Canım o kadar sıkıldı ki ne burada açmışım videoyu ne burada açmışım videoyu. Olur. Yapacak bir şey yok. Prodüksiyon hatası diyelim ve geçelim, yapacak bir şey yok artık yani buna bir şey diyemiyorum. Cooper'daki işlem devam edecek. Yarın artık ona bakacağız. Bugün salı saat tam 22.30. Yarın Allah kerimdir diyoruz. Şöyle bir sıfıra bakmak istiyorum. Belki pozisyon vardır gireriz. Şu an bir düşen trend yaptı. Düşen trendden önce çok güzel bir işlem girmiştim abi. Çok da güzel yükselmişti. Maalesef buradan girmiştim ben normalde işleme. Buraya kadar çok güzel yükseldi pozisyon. Tam TP alacaktım. Bir fark ettim ki videoda değilim. Canım sıkıldı çıktım dışarıya. Dediğim gibi yapacak bir şey yok. Bugün böyle geçti. Güzel yani. Bugün de bereketli bir gündü bizim için. Bugün de bayağı bir karımız var. Baktığımda 1611 dolar. Bu şey sanırım günlük mü? Ha bu tamam. Ha. Günlükte şu anda yani bugün 1284 dolar karım gözüküyor arkadaşlar. Güzel. Bugün çok güzel kar elde ettik. Bugün güzel geçti yani. Bugün tatlı geçti bu hafta. Yani bu haftadan kastım pazartesi salı yani. Dünle bugün arası. Güzel geçti. Güzel başladık.
Geçen hafta Cuma'yı saymıyor nedense bu haftada. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz. Artık yarın görüşürüz. Daha da işlem açmam herhalde ben. Bir baktım da yani bir düşündüm aslında bir Silver'a girmeyi şu anda ama Silver'ın ne yapacağı belirsiz. Dakikalıkta yükselen oluşturmuş mu acaba? Bakayım bir. Tamam, dakikalıkta da yükselen oluşturmaya başlamış ha. Ben sana söyleyeyim bu devam eder gibi. Keşke çıkmasaydım. Onu da swing'e bıraksam iyi olurdu. Yok yok, böyle iyi iyi. Böyle iyi ya. Pozisyona girmeyeceğim. Yarın bakarım artık. Ben swing poz açmak istemiyorum şu sıralar. Oğlum Euro GPP'ye ne? Oha, Euro GPP ne? Dakikalıkta çok güzel düşmüş. Oo, 5 dakika devam ediyor. Ne oldu ki? Euro GP paritesi temkinli AMB açıklamalar arasında yatay. Ha, gün doğru ya. Avrupa'nın vardı. Euro salı günü İngiliz sterlini karşı sağlam duruyor ama ve Euro bölgesiyle birlikte Birleşik Krallık'la belirgin şekilde hafif bir ekonomi veri takvimi arasındaki takip ticaret koşulları hakim. Bu satır yazılı sırada Euro GP 86 ev seviyesinde işlem görüyor ve gün içerisinde pek işte göstermedi. Para politikası cephesinde Avrupa Merkez Bankası etkileri biraz daha destek sağladı. ECB yönetim Merkez Bankası'nın şu anda iyi bir yerde olduğunu belirterek enflasyon hedefinin %2'lik sapmalar mütevazı kaldığını sürece ECB'nin rahat olduğunu ekledi. Yani Avrupa Merkez Bankası arkadaşlar. Ancak Koçer görünümdeki aşağı yönlü riskli olduğunu belirtti ECB. Güzel. Peki bir şey diyeceğim. Karşısında neden bu tepki almış ki piyasa? Günlükte yükselen trendliydi değil mi sanki bu? Egzotik bir parite. Yani işlem açılabilir aslında. Niye açılmasın? Hmm. Satış bölgesinde. Ve trendi yavaş yavaş vermiş. Trend vermiş. Yani. Günlükte. Öyle sert bir düşüş olmuş mu Yaşar ömür boyu? Olmuş. Confucius'a baktığımızda. Yani hissel işlem deneyebilir diye düşündüm de 4 saatlik sweep'e bakalım. Şu anda işleme girmek için söylüyorum. Şu an gir çık yapmak için diyorum da. 4 saatlikte toplamaya başlamış. Saatlikte durum ne? Saatlikte düşen trend ama alım bölgesinde. Trend yapmış onu. Yani trendini korumuş yani. Bu düşüşünü yapmış. Balıkta da ben bu işleme bir gireceğim ya. Scalp yapacağım burada. Eur GBP. Ama bir speed'ine bakalım. Speed çok yüksekse ananı sikeyim. Acayip yüksek speed'i var. Yani işlemi girerse 86-90'dan başlayacak. Şuradan başlayacak. Speed çok yüksek abi. Vazgeçtim. Bu STJP var mı? Şöyle bir şey yapabileceğimiz bir yer var mı diye bakıyorum da. Ee, varsa 2 dakika bir scalp yapalım diyecektim de piyasada. Şu an trendleri o STJP'ye devam ettiriyor. STJP tarafı zaten JP ile ilgili parçaların çoğu düşüşte olacak zaten.
dakikalıkta da bir alım bölgesine gelmiş. Biraz tehlike içeriyor. $1.36 USD Kanada düzeltme almış. Balıkta. Trendi devam ediyor. Sanki bir kırmış mı USD da düşeni. Burada bir akümüle yapar kendini, düşüşü devam ettirir ha USD Kanada. Bak USD Kanada çok güzel potansiyel var aslında. Çok sağlam bir düşen trendde şu an. Ben zannetmiyorum bu düşen trend. Günlükte de USD Kanada'nın speed'i nasıl? Bu da egzotik bir parite. Çok speed çok. Egzotik paritelerde speed çok oluyor arkadaşlar. Yani girmenin bir anlamı yok. Kat tipi kaplı düşüş devam ediyor. Baya düşen trend yapmış aslında. Yani aslında korkmadan bir short açılabilir bak buna. Sabah uyandığımızda karla uyanabileceğim bir parite aslında. Hala satış bölgesinde. Satış trendi devam ediyor. 112.400 toplu bir işlem açılabilir miyiz acaba? Bu da egzotik parite bu arada. Yok abi. Zaten 400'e diyor stop koyalım diyoruz. Çok fazla. Aslında çok da fazla değil. Yani kalp girebilirsin ama mesela atıyorum, örnek vereyim mesela sana. İşlem açacaksın. Mesela sell açacaksın değil mi? Buradan sell gireceksin. Bak şöyle bir hareket göstereyim sana. Bak. Sell açacaksın mesela. Seni tam tamına buradan başlatıyor. Ya direkt sen eksi 25'ten başlıyorsun. Bir loop'ta işleme giriyor. Eksi 25 dolarda başlıyorsun. Çok saçma. Anlıyor musun? Ya seni çok ekside başlatıyor. Bu doğru değil ya. Bunu sevmiyorum işte. Ama çok da rahat düşecek bir parite bu. 5 loop'ta girsek, loop koysak mesela. 100 300 dolar riske atabilirim aslında. Hı? Şimdi bölge güzel bir flow yapmış. Asıl ikili sweep tarafı. Bölgeler stop nokta. Da buradan dahil oluruz. TP. Hadi bakalım. Bak eksi 144'ten açtı abi işte. İşte bundan bahsediyorum. 5 loop'ta çok tehlikeli mesela. Evet. 11. 400 dolar kar bırakır bu. Ve zarar edersek de 400 dolar zarar eder. Yani 1'e 1 ar. Kötü. Kötü. Ama bu pozisyonun gelme ihtimali yüksek. Bu yüzden bekleyeceğim.
Bu pozisyonu şeyde vereyim ben, gruba da vereyim dur. Evet neydi? At CP'ye sel Eşlut iş 12 mas beden sokak egzotik kalitedir. CP TL 12 daha bekleyelim bakalım post. Böyle egzotik parçalar düşünce çok sert düşüyor bu arada arkadaşlar. Müthiş kar bırakıyor bir anda. Efsane kar bırakıyor. Ya bu tarz pozisyonları da çok sağlam takip etmek lazım. Yani kat CP'ye ben bir ara gene işlem açmıştım. Bir esnasında görmüşsünüzdür muhtemelen. Tek mumda düştü ve tek mumda kar bırakmıştı. Çok güzel bir kar bırakmıştı. Yani aynı hareketi yapma ihtimali şu an yüksek. Bir de kapanışa doğru ya. Kapanışa daha 1,5 saat var. Allah aşkına şu anda yayındayım değil mi? Ha? Heh, tamam. Bir an korktum gene değilim diye ya. Şu an Cooper'daki karımızı geri aldık. Ya ne var şöyle şu eksi başlatmasa bu tarz pariteler? Müthiş olur ya. Ben çok seviyorum JP'ye XXX JP paritelerini, GPP paritelerini. Çok egzotik parite olduğu için bu pariteler. Egzotik paritelerde de speed çok yüksek oluyor maalesef. Ya egzotikten kasıt şu yani egzotik neye deniyor? İşte herkesin işlem açmadığı, speed'i yüksek, kar oranı hızlı, çok çabuk kar veren şeylere egzotik parite deniyor. Burada olsun diğer gözümde. Silver sert düşerse Silver'a bir scalp 0.5 ayarız. Lan ben işlem açmayacaktım. Ben nasıl ne oldu da bir anda işlem açtım ya? Ben ne güzel bir televizyon izleyecektim bugün. Yarın da Manchester City maçı var ha. Bakalım. Bir günlükte bakayım mı şuna? Şu poza var ya. Swing girsen çok rahat bir 110 gelir ha. 110 çok rahat gelir. Düşenin de kırmış satış bölgesine girmiş ya. 110 110 desek zarar şeyimiz ne olur? Bakayım bir. Bir dakika. Böyle 10 desek ya swing'de şu pozu şöyle bekletebilirim. Çünkü zaten
Japon yeninin basın toplantısı olacak. Ana dolar karşısında hepten bitmeye mahkum zaten. Bence o bölge gelir ya. Bence o bölge gelir. Tabii yani ben şuradan girmeyeyim. Aynı poz burada açık. Güzel güzel şu an düşüyor. Şu an düşüyor. Güzel. Nasıl geri yükseldi lan o bir anda? Kapanışa kadar güzel bir kar verse de çıksak ya. 100 dolar falan. Swing yapmayacağım ya. Kim uğraşacak swing? Ben swing olarak bakırı yapıyorum. Şimdi swing bekletemem. Kasayı yoramam. Swing girersem stop koymamak zorunda kalırım. Stop koymazsam bu da dev gibi yükselir. Bizi içeri sokar. İçeri sokar falan. Uğraşamam böyle. Bakırı da muhtemelen 10 değeri geldiğinde bozacağım ya. 7,5 ekleme yaparsam eğer TP alacağım birkaç tanesinden. Ama bir tane pozisyonu mesela bu girmiş olduğum pozisyonu mesela 10'da bozabilirim. Bakır da ben yakın bir zamanda 10 değeri bekliyorum açıkçası. Belki bu yıl sonuna kadar Bakır çok rahat bir şekilde bence 11-12'yi görür ya. JP Morgan Bakır için 7,5 demiş bakalım. Şu muhabbeti anlamıyorsunuz. Şimdi bugün aynı muhabbeti ben şeye de yaptım. Telegram'da da yaptım. Arkadaşlar burası kripto tarafı değil. Yani kriptoda yükselen bir coin'e short girebilirsin. Tepeden satacak illa bir adam vardır anlıyor musun? Ama burası coin tarafı değil. Burası kripto değil. Yani yükselen bir şeye short giremezsin burada. Anlıyor musun? Kafana göre short giremezsin. Ha bu çok yükseldi. Ben buna short gireyim diyemezsin. Burası o bölge değil. Yanlışınız var. Bunu çok söylüyorum size. Anlamıyorsunuz beni. Bakın arkadaşlar. Silver'ın, altının ve diğer emtiaların yükselmesinin en büyük sebebi şu anki organizasyon, şu anki prodüksiyon. Yani bundan bahsediyorum. Olaylar ve döngüler. ABD'nin AB ile olan arasındaki ilişkisi devam ettiği sürece, Orta Doğu'daki belirsizliğin devam ettiği sürece, Rusya ve Ukrayna'nın gerginliğinin devam ettiği sürece, Japonya'nın boş faiz kararından sonra hükümetin düşmesi ve hükümetin yenilenmesine kadar, Çin'in sürekli topladığı altınlar, gümüşler. Bakın bunların hepsi bir durum, bir döngü, bir olay ve bu döngü ne zaman durursa gümüş ve altın da o zaman düşecek. O zaman short bakacaksınız. Şunu demeyin. Lan altın 5500 olmuş. Altına hedef veremezsin. Anlıyor musun? Altına hedef veremezsin. Konfigürasyon değişmesi lazım önce. Sistemin değişmesi lazım. Sistem değişmeden yok bura destek çizeyim, burası direnç olsun. Buradan düşer, buradan shortlayayım diyemezsin. Bitirirler seni anlıyor musun? Çünkü burası kripto camiasına benzemez. Yıllardır ben bu bölgelerde işlem açıyorum. Yıllardır. Gümüş çok durağan olduğu zamanlarda da ben burada işlem açıyorum. Gümüşün 20 dolar olduğu zaman, 20 değerinde olduğu zamanlarda ben işlem açıyorum. Gümüş 10 iken de ben işlem açıyorum. Anlıyor musun? Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Yükselmesi için döngüler var ve bu döngüler devam ettiği sürece hiçbir zaman düşmeyecek bunlar. Altın belki 15 bine çıkacak. Belki de silver 1000'e çıkacak anlıyor musun? Bilemezsin. Bu yüzden silver 100 oldu hadi shortlayayım. Altın 5000 oldu hadi shortlayayım dersen baba parana elveda de. Anladın mı? Dünyayı yakından takip et. Eğer emtialara işlem açıyorsan dünyayı takip edeceksin. Bu arada kat GP'de artıya geçtik. Çok iyi.
Çok güzel. Çok güzel. 55 dolar oldu. Kar 68 oldu. Çok iyi. Devam edebilirsin. 75 oldu. Bence sert düşüş yapabilir şu anda. Kapanış geliyor. Bence sert düşüşünü görebiliriz şu anda paritenin. İşte bu soktuğumuz split olmasa şu anda bu pozisyonda ortalama belki de 200-300 dolar kârdaydık. Belki daha fazla. Ne 200-300 dolar ya? En az şu an 400 dolar kârdaydık bu arada. En az. 5 loot girdik bir de işleme yani düşünün. Gerçi partilerde 5 loot da çok yüksek bir şey değil yani bu arada. Yani buna 0-1 loot'tan girsen bir şey kazanamazsın açık. Onsu çok düşük. 100 dolar görsün kâr alır çıkarım ya. Anan SS alamadım. Evet. Şu anda kasamız tam tamına 12.280 dolar ve Kanada dolarından TP alıyorum arkadaşlar. Aldım. Çok güzel bir işlem oldu. Çok tatlı bir işlem oldu. Beklemek istiyorum ama yani gidip sadece TV izlemek istiyorum. Şöyle paylaşayım. Evet. Ben uyumaya gidiyorum diyeceğim. Düşüş oldu. Düşüş güzel. Devamda eder. Eder. Ama ben kar alıyorum. Alıyorum. Benim dizi başladı. 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 Görüşürüz. Şöyle evet. Evet arkadaşlar. Yarın görüşürüz artık. Bugün Salı. Saat şu an tam 22.53. Artık yarın çarşamba günü sizlerin karşısında olacağım. Kendinize iyi bakın. Ben de sizleri öpüyorum. Bay bay. Hadi canım bay bay diyor ya. Arkadaşlar selamlar. Bugün günlerden ne abi lan bugün ne? Bugün çarşamba. Bugün günlerden çarşamba. Bu arada şu anda az önce mikrofonun sorununu çözdüm. Artık sağ kulağınızdan gelecek. Hani sol kulağınızdan gelmeme gibi durumu yok. Artık mikrofon okey. Yaptım. Yaptım. Bugün başıma kötü bir olay geldi. Ondan bahsetmek istiyorum. Saat şu anda 8.30 ve ben hiç işlem açamadım. Hiçbir şey yapamadım açıkçası ve zaten piyasada açıkçası çok da iyi değildi. Yani muhtemelen işlemde açmazdım. Benim bilgisayarım çok sevdiğim ve çok pahalı bir bilgisayarım. Yani çok bayağı seviyordum bu bilgisayarımı ve maalesef ekranı kırıldı. Görmüş olduğunuz gibi bayağı kırıldı ve dokunmatiği şu an çalışmıyor. Benim çünkü bu bilgisayarın ben normalde siz videoda fark etmiyorsunuz ama ben buraları kullanıyorum. Bu normalde dokunmatik. Ya klavyeyi pek kullanmıyordum. Klavye de benim hani elim değmesin diye kapalıydı. Şu anda bu kullanamadığım için bak yarı alıyor, yarı almıyor. Görüyor musun? Bak mesela bak şöyle almıyor. Çalışmıyor şu anda. Bu yüzden klavyeyi de açamıyorum. Anlayacağınız salak gibi oldum. Şu an bir bok yapamıyorum anlayacağınız. Böyle mal gibi kaldım. Bugün hiç işlem açmadım. Sadece şey pozumu ekleme yaptım. Bakır pozumu ekleme yaptım. Onu yüzden size söylemiştim. Belli bir seviyeye geldiğinde bakıra ekleme yapacağım ve taşıyacağımı söylemiştim. Bakır duruyor. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Sadece beni korkutan taraf bir düşen trend yaptı. Şeyde 5 dakikalıkta. Belki diyorum hani bir tepki düşüşü gelebilir kısa vadede. Ama dakikalıkta da toparlandığını görmekteyiz. Yani çok da aslında böyle müthiş bir durum yok. Çok ses geliyor mu? Gelmiyor tamam. Bugün saat tam 22'de FED faiz kararı var. Ben açıkçası FED faiz kararının altını da, gümüşü de ve diğer forex piyasalarında çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü artık bence Fed'in faiz kararı, bir de Powell'ın son faiz kararı bu. Bence bir götlük de yapacak gibi geliyor bu adam bana. Açıkçası çok önemli bir olay olacağını düşünmüyorum. Piyasanın çok da buna göre bir şekil alacağını düşünmüyorum. Zaten muhtemelen bugün yani herkes faiz indirimini düşünüyor ama ben faiz sabit tutacağını düşünmekteyim. Tabii bir 0,25 bas puanlık bir indirim müthiş olurdu piyasa için ama
ben piyasayı bu adamın sabit tutacağını, hatta belki bir pislik yapıp faiz arttırma bile gidebileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani Powell'ın. Çünkü şu anda Powell'ın üzerine bayağı hükümet gidiyor. Ve şu anda ABD hükümetin tekrar kapanma ihtimali var. Yine büyük sorunlar şu an duruyor. Bugün işlem alacak mıyım? Ya bugün sanırım işlem almayacağım. Şu an kasamız iyi. 12.322 dolardayız şu anda. Açıkçası şeytan bana diyor şu bakır pozunu kapat. Yani pek güvenemiyorum. Ama duracağız. Ben normalde altına biliyorsunuz 5500 bir beklentim vardı. Şimdiden 5300 geldi bile. Yani beklentilerimi fark ediyorsanız beklentilerim her zaman geliyor ama ben işlemde olmuyorum. Böyle de bir sorunumuz var maalesef. Beklentilerim hepsi tutuyor ama ben işlemde olmuyorum arkadaş. Yani böyle iğrenç bir durum ya. Gerçekten böyle iğrenç bir durum. Çok sağlam bir düşüş oldu görmüş olduğunuz gibi. Aslında ben bu düşüşün devam edeceğini düşünmekteyim. Ya bence altın 5500 görmeden önce bir 5000 altını yoklayacak. Bence bir yoklayacak. Gümüş de aynı şekilde. Gümüş de bir 140-150'yi görmeden önce bir 100'ün altını yoklayacak. Bir düşecek gibi, sert bir düşüş yapacak gibi. Bu yüzden bu hafta ve haftaya açacağımız işlemlerde çok dikkatli olmamız gerekiyor bana göre arkadaşlar. Şimdi şu bir muhabbetten de bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki şu andaki bütün kripto para fenomenleri maalesef Forex'e sarmış durumda. Bu adamları dinlemeyin. Bu adamlar sizi batırmak için resmen yemin etmişler. Bakın yemin etmişler ya. Bu adamların %100 bir yemini var. Toplanıp bir yerde yemin ediyor bu adamlar. Gümüşe falan short girmeye çalışıyorlar. Altına falan short girmeye çalışıyorlar. Abicim bak, ben de gümüşe short giriyorum. Ben de altına short giriyorum. Ya bu öyle bir şey değil. Ya bu kripto tarafının, kripto ile alakası yok bu durumun. Ya şu no risk no Ferrari kafasından bir kurtulun artık. Bakın her yükselen şeye short giremezsiniz. Bakın burası bir emtia bölgesi. Yani Forex'te ve emtialarda işlem açmak biraz farklıdır. Kripto gibi değildir. Bakın ben son an kriptoya girdim. Ben biliyorsunuz benim temelim Forex'ten geliyor. Ben yıllardır Forex işlemleri açarım. Sadece son 4-5 yıldır kripto ile uğraşıyorum ben açıkçası. Çok fazla uzun zamandır kripto ile uğraşan bir insan değilim ben. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tarafa geldiniz. Burada bir hype gördünüz. Yararlanmak istiyorsunuz. Bakın dünyada şu anda süre gelen bir durum var. Bir kon ne demiştim ben? Konjüksiyon. Konjüksiyon var. Bu konjüksiyon değişmediği sürece, bakın, konjüksiyon değişmediği sürece, konjüksiyonu biliyorsunuz işte ABD'nin AB gerilimi, Japonya, Asya tarafı falan olaylar, Rusya, Ukrayna tarafı. Bu konjüksiyonlar değişmediği sürece altın ve gümüş düşmeyecek. Gümüş de bence bir yerde durağanlaşacak. Kendini böyle yüze sabitleyecek. Ama yüzün altına uzun bir süre geleceğini düşünmüyorum ben gümüşün. Bakır da şimdi şöyle, bakır birazcık da şey muhabbetine yükseliyor. Nasıl bir muhabbet biliyor musun? Adam altın alıyor. Şu an tepede. Altını satıyor, gümüşe geçiyor. Gümüşte ne yapıyor? Tepeye çıkıyor. Adam gümüşten kâr alıp bu sefer bakıra geçiyor. Bu yakın bir zamanda paladyum içinde olacak. Bakır şu anda hype olarak yükselen bir şey. İnanın bana, bakır şu anda hype olarak yükselebilen bir şey. Elbette tabii sanayide çok kullanılıyor bakır ama bakırın yükselmesini hiçbir sanayi patronu istemez. Bunu başından beri söylüyorum. Şu anda bakırın yükselmesinin en büyük sebebi tamamen şişirme. Ben önceden gümüşe derdim bunu ama şimdi bakıra diyorum. Çünkü gümüş de aynı mantıkla yükseldi. Şimdi altın, tamam, altının yükselmesi normal. Altın yıllardır, uzun yıllardır, 100 yıllardır takas için kullanılan önemli bir madeni para. Ya madeni değerli bir şey yani. Gümüş de sanayide kullanılan önemli bir metalimiz. Şimdi altındaki kar bir yerden sonra bir yere birikmek zorunda. Ya Bitcoin alacaklar ya başka bir şey alacak. Gümüşe geçtiler bu sefer. Böyle hype'lanıyor. Şimdi millet kar alıyor, alta geçiyor. Kar alıyor, alta geçiyor. Muhabbet bu. Dediğim gibi konjüksiyon değişmeden bunlara short girmek uygun değil. Bunu nasıl anlarız? Günlük trendin short yönlü, yani sell yönlü pozisyona girmesi gerekiyor. Şu anda günlükte bütün emtialar yükseliş gösteriyor. Forex de onun gibi değil. Bak Forex'te yanlış gidiyorsunuz. Abi adam gelmiş euro atıyorum ya, gördüm ya, geçen bir tane gördüm. Kafayı yersiniz, gülmekten öldüm ya. Allah'ım ya Rabbim ya, bu kriptocular lütfen Forex yapmasınlar ya. Gelmiş diyor arkadaşlar, diyor GPP JP çok yükselmiş diyor. Böyle bir short gireceğim diyor. Ya man, ne alaka amına koyayım? Kripto para mı bu? Lan kripto para mı bu? Mal mısın sen? Parite lan bu.
Bu Merkez Bankası ile alakalı bir şey. Takip et biraz. Geri zekaları takip etmeyin ama Allah'ını severseniz ya. Gördükçe beynimden böyle kaynar sular dökülüyor benim ya. Gerçekten lütfen şunları takip etmeyin artık ya. Şu Twitter iletinden bir kurtulun. Şu Twitter'ı ben kapattım. Twitter'ım yok benim bu arada. Instagram'ı da kapattım ben. Ne Instagram hesabım ne Twitter hesabım. Bir tane Instagram hesabım var. O da FX Çakirli. Bak buradan görün. Beni takip edin arkadaşlar. Ya bu kadar. Yani ben şu anda inanın bana Instagram'ı da kapattım. O büyük hesap, büyük şeyli takipçili Instagram'ı da kapattım. Çok saçma insanlar dolmaya başladı yani. Adam gelmiş yazıyor EURUSD yükseldi short girelim mi? Cidden bugün EURUSD yükseldi bu arada. Adam gelmiş short girelim mi diyor. Ya manyak mısın oğlum sen? Ya, oğlum dedirdin mi? Yani bu kripto para değil lan. Böyle bir şey değil. Ya bu böyle bir şey değil amına koyayım. Bunları insanlar anlamıyor. Gerçekten çok komik bir muhabbet ya. Bu muhabbeti ben böyle uzun bir süre 5-6 saat yaparım bu arada. Evet, altında bir geri çekilme var. Gümüşte de bir geri çekilme var. Şöyle bir klasikten bir bakalım şöyle. Neler yapmışız, neler etmişiz. 7 çizimi kaldıralım. Of yeni bilgisayar ya, alışamıyorum yeni bilgisayara. Ayı basamadım. Şöyle. Önce bir günlükte bakalım. Abi günlükte yükseliş devam ediyor. Evet şu anda aşırı bir alım bölgesinde. Aşırı alım bölgesi şu anda. Bir yerden sonra rahatlamak isteyecektir altın. Bu yüzden diyorum altın yakın bir zamanda muhtemelen yani 5500'ü görmeden bir 5000'in altını deneyebilir. EMA 20, EMA 50 çok önemli bizim için. Onu kaybetmediğimiz sürece pozisyon değişmez. Şu anda hala çok güzel gidiyor. Trend müthiş ilerliyor. Saatlikte trend gene çok güzel ilerliyor. Evet bir zigzaglar normal malum. Ama bak gümüşte fark ediyorsanız hala ama hala alım bölgesindeyiz. Hala 50 üzerindeyiz. Hala alım bölgesindeyiz. Hala EMA 20 ile EMA 50 standartımız devam ediyor. Gümüş hala yükselişini devam ettiriyor arkadaşlar ve şu anda da önemli bir noktaya değdi. Yine 15 dakikalıkta bakalım. Evet baktığımızda burada bir zayıflama söz konusu ama hala yükseliş trendini koruyor. Bir dakikalıkta bakıyorum son. Bir dakika baktığımızda bir sell pozisyonuna giriş yapmış. Yani piyasa şu anda kendini satışa, sell'e hazırlıyor. Bu da normaldir. Çünkü yaklaşık bir saat sonra FED faiz kararı var. Altına bakacağım. Altın günlükte de çok güzel yükselişini devam ettiriyor. Aşırı satış bölgesinde. Bakın burada birikmiş bir yerde kendini salacaktır muhtemelen diye düşünüyorum. 5500'ün altına bir hareket bekliyorum. 5000'in altına bir hareket bekliyorum yakın zamanda. Günlükte çok güzel. Bence o da 4700-4800'ü görmez bana göre. O bölgeleri göreceğini düşünmüyorum ama bir temas edebilir yani. Bir küçük bir teması olabilir. Ben kafamda şöyle bir şey var. Hani yakın bir zamanda şöyle bir 4970 4960 civarlarına kadar bir sert fitil atabilir. Oradan da ben işleme girmek istiyorum açıkçası. 4 saatlikte gene güzel duruyor trend. Yine baktığımızda saatlikte artık bir satış yemem gerekiyor diyor altın. Evet saatlikte artık bir satış yemem gerekiyor benim diyor. Bak burada 5250'ye sert bir düşüş yaptı. 2 tane fitil attı. 2 de sweep yaptı burada. Saatlikte güzel duruyor. Yine 15 dakikalığa baktığımızda trend hiç değişmemiş. Trend her zaman yükselişte ya. Trend her zaman yükselişini devam ettiriyor. Yine burada 5 dakikalığa bakayım. Yine 5 dakikalık trend yükselişini devam ettiriyor. Dakikalıkta baktığımızda trend yükselişini devam ettiriyor. Arkadaşlar ben böyle scalp bir altın işlemi açmak istiyorum. Scalp yani şöyle küçük bir altın işlemi açmak istiyorum. 0.1 lutta. Bulunduğu yerden gireceğim pozisyona. Şu anda altındayım. 0.1 luttan işleme girdim. Düşerse 0.5'ten girerim pozisyona. Bu pozisyona girip çıkacağım. Güzel bir kar almak istiyorum. Hedefim 5320 civarı. FED faiz kararına kadar bence o da gelecektir bana göre. Şöyle bir hareket bekliyorum. Eğer gelirse şu civardan hareket yaptığını varsayarsak. Evet burada bir düşen aslında yapıyor. Tehlikeli bir hareket yaptı ama toparlarsa şu sert düşüşte sert bir pozisyon açarım ben de. Arkadaşlar sert bir düşüş alırsa ben de sert bir pozisyon açarım. Gel şu 5285'e kadar ekleme yapmayı düşünüyorum. Şöyle 5285'e kadar ekleme yapmayı düşünüyorum.
Hatta buradan gelirse bir lot daha işlem açacağım. Şöyle bir düşüş yapsın. Liquidity sweep'ini alsın şurada. Şöyle bir ekleme daha yaptım. Buradan güzel bir kar alabiliriz. Fed faiz kararına çok az kaldı. Bence faiz kararına doğru da bir yükseliş gelebilir. Ben aslında bunu bir gruba da yazayım ya. Tuştan bir ekleme daha yapayım ben. Ne oldu böyle? Niye böyle oldu bu? Heh, düzeldi. Evet, buradan bir buy daha işlem açtım da açılmıyor. Niye açılmıyor? Heh, açıldı, tamam. Şöyle gruba da yazayım. Arkadaşlar 01 lot buy gold işlemi açtım. Açtım. Fed kararına doğru sert bir yükseliş alabilir. 5310 civarı kar alırım. Şöyle yaptık bakalım. Tamam. Gruba da verelim de. Sert bir düşüş olursa yapacak bir şey yok. Stoplarız. En alttan sağlam bir ekleme yapabilirim ama. Yani daha sert bir düşüş olsa en alttan çok sağlam bir ekleme yapabilirim. Dediğim gibi şu bölgeye kadar ekleme yaparım. 5310 civarına da karımı alırım. Bize en azından çok rahat bir şekilde bir 400-500 dolar kar bırakabilir pozisyon. Bakır'a baksana. Bakır hiç durmuyor. Bakır çok iyi duruyor şu anda. Ya görüntü olarak Bakır çok iyi duruyor şu anda. Baksanıza. Yani sağlam duruyor yerinde. Direncini hiç kırmıyor valla. Bakır çok iyi duruyor. Evet, altında şöyle bir düşen bir yapı oluştu hafiften böyle bir. Şu an satış bölgesinde. Şu RSI'de şurayı karıştırıyorsunuz. Çok karış. Çünkü bunu nasıl fark ettim? Geçen bir tanesi yazdı. Abi orası satış bölgesi diyor. Bu 50 ile 70 arası ve 70'in üzeri aşırı alım ve alım bölgeleridir. 50'nin altı, 50 ile 30 arası ve 30'un altı da aşırı satım bölgesidir arkadaşlar. Onlara kafanız karışmasın. Mantık öyle değil o. Mantık öyle çalışmıyor onda. Bir ekleme daha yaptım arkadaşlar. Güzel. Mantık öyle çalışmıyor. Bunu çoğunuz yanlış biliyorsunuz. Ama bunu nasıl yanlış bilirsiniz lan? Kimden öğrendiniz oğlum bunu? Beklentim sanırım oldu gibi ya. Hı? 85'e değdi. 86'dan da işleme girdik. Bence buradan sonra da çok güzel bir kar bırakır gibi geliyor bana. Buradan artık mesela 3510'a çıktığını düşünsek 200 yaklaşık 1000 dolar bir kar bırakacak altın pozisyonu bize. 0-1 lootlardan. Hala kârdayız çünkü bakır işlemi var. Evet, sert bir hareket sanki hazırlıyor şu an kendini altın. Vallahi altın şu an kendine sert bir hareket hazırlıyor. Ve satış bölgesinde satış da yiyebilir diye korkuyorum. Yalan yok şu anda. Evet. Yok ya, satışa verdi kendisini şerefsiz. Poz dursun böyle bir bakalım. Oo. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi. Şu mumların hastasıyız ya. Harbi şu mumların hastasıyız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok iyi. Alım bölgesine girmek üzere. Aşk adamı dinletir dert adamı söyletir. Sayende oldum dertli derdindeyim. Şuraya bakayım. Federal Rezerv piyasaların Trump'la yeni başkan adayını beklerken faiz oranları sabit tutmaya hazırlanıyor. Yani sabit kalacak muhtemelen zaten.
ABD Devlet Merkez Bankası Fed faiz kararı çarşamba günü açıklayacak. Faiz piyasalar ABD Merkez Bankası'nın politika faizini yüksek karar edilmesi tamamen planlı için Fed Başkanı Jerome Powell basit olan seviyenin ABD dolarının performansı etkileyecek. Abi yorum çok önemli ya. Yorumları çok önemli adamın. Önemli olan adamın yorumları. Bu arada piyasa tepki aldı. En baştan 85'i denedi şu anda. 85'i tekrardan denedi. 85'in altına gelmez bence ya. Vermezler bence. Ne diyoruz? Bir tur daha liquidity sweep yaparsa bir tur daha ekleme yapacağım. Çok iyi ya. Hadi. Sağlam yüksel. Kas olarak da şu an sağlam kârdayız ya. Hadi şöyle bugünü böyle bir 13 bin dolarla kapatayım ya. Şöyle yazayım. Diyeyim ki 50 dolarlık karımız 50 dolarlık başlangıç kası 13 bin dolar oldu diyelim hadi. Aşk adamı dinletir dert. Adamı söyletir sayende oldum dertli. Derdindeyim. İnsan kendini unutur. Yandıkça yarda korur. Çok iyi, çok iyi. Güzel. İşlemi güzel yakaladık. Çok iyi. Abi müthiş, müthiş, müthiş. Evet. Hadi bakalım. Şu an toplam kasa 400 dolar oldu. Çok iyi. Alım bölgesine girdi bu arada. Lan keşke bir iki ekleme daha yapaydım. Şu an var ya rahat bir 800-900 dolar olmuştu çıkardım direkt kardan. Ana kasa 13 bin dolar gözüksün. Direkt pozisyondan çıkarım. Çok iyi. 500 doları da gördük şu anda. Şunu gruba atayım. Dur da. Lan. Allah seni kaydı kapattım yanlışlıkla ya. Dur bir dakika kaydı en başta. Allah'ım ya çıldıracağım şu anda. Heh, kaydı geri açtım. Ay yanlışlıkla kaydı kapattım arkadaşlar ya. İnşallah kaydırma falan yapmam ha. Ve şu anda 532 dolar kârdayız. Çok güzel ya. Çok tatlı. Devam et. Çok iyi. Abi şu an kasamız 12.800 dolar. Ben yavaştan altın pozlarından kar almaya başlıyorum. Evet. Altın pozlarından kar alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Çok güzel oldu bu. Çok tatlı oldu bu. Bugünün karı 414 dolar. Zaten günlük hedefimiz de bizim tam tamına 500 dolardı. Bakır işlemlerini saymıyoruz. Bakırda biliyorsunuz ki beklentim uzun vade. Onu tutmaya devam edeceğim. Bugün de güzel kapattık açıkçası. Devam etmeyeceğim. Şu an FED faiz kararına 1 saat falan kaldı. Bu yüzden
kendimi riske atmıyorum. Şu anda kasamız tam tamına 12.776 dolar oldu arkadaşlar. Beğeniler şelale olsun arkadaşlar. Beğeniler şelale olsun. Gruba girmek istiyorsanız da yapmanız gereken açıklama kısmında olan fxçakilli@gmail.com üzerinden bize mail atmaktır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Grubumuz ücretli. Baştan söyleyeyim. O kadar kazandırıyoruz anasını satayım. Grup da ücretli olsun yani. Evet. Hadi yarın görüşürüz. Hatta bugün işlem açmam. Belki Fed faiz kararından sonra bir uğrayabilirim buraya. Tamam. Hadi bay bay. Aşk adamı dinletir dert. Adamı söyletir. Arkadaşlar selamlar. Bugün günlerden Perşembe mi? Lan bugün ne günlerden? Dün Çarşambaydı. Bugün Perşembe. Şu anda saat 12.30. Kasamız tam tamına 15.000 dolar oldu arkadaşlar. 15.000 dolar şu anda kasamız oldu. Nasıl oldu? Biliyorsunuz ki benim 2 gündür takip etmiş olduğum bir bakır işlemim vardı. Ve bu bakır işlemim şu anda totalde 2.400 dolar kâra geçti. Ve bu işlem bizim kasamızı şu anda 15.000 dolara çıkardı. Bu pozisyonu kapatacak mıyım? Hayır. Hala beklediğim yerler var. Hala ben bakırın bir bölgeye kadar yükseleceğini bekliyorum. Bu yüzden işlemden çıkmadım ama grubuma dedim ki isterseniz işlemden çıkabilirsiniz dedim. Ben beklemeye devam edeceğim dedim. Güzel gidiyor. Ben bakırdan minimum bir 10 dolar değeri bekliyorum. Yine aynı şekilde altın 5500'ü gördü. Beklentimiz gerçekleşti. Açıkçası ben bu civarlardan da bir düzeltme bekliyorum. Bir kar satışı. Çünkü niye diyeceksiniz? JP Morgan, Golden Sharks'ın beklentisi 5500 civarıydı. Ve insanlar 5500'e geldikten sonra kar alımı yapacaktır muhtemelen. Çünkü bunlar bölgelerde sözü geçen yatırım firmaları. Boğazımda kaldı anasını satayım. Evet, yatırım fon firmaları. Bu yüzden muhtemelen bu bölgelerden haftaya bir tepki olabilir. Bu hafta muhtemelen artık tepki olmaz ama haftaya gaplı bir düşüş olarak da açabilir piyasayı. Çünkü her an her saniye bir şey olabilir. Bu yüzden bu hafta emtia işlem açmayacağım. Ona karar verdim. Bu hafta emtia işlem açmayacağım. Peki gümüş de aynı şekilde. Gümüşte de bir 140-150 beklenti var. Gümüş geride kaldı biraz açıkçası. Gümüş geride kaldı bana göre. Gümüşte en az bir 140-150 bekliyorum. Hala gelmedi ama gümüşe de işlem açmayacağım. Bakırda devam ediyorum. Bakırdaki pozisyonum olduğu gibi bakın devam ediyor. Hatta şöyle bir göstereyim. Çok güzel bir şey var. Grafiği var şu anda. Bakın görüyorsunuz. Bayağı altlardan girmişim. O da bir lot girdim işleme. İşleme de çok güzel riskli girdim. Çünkü bekliyordum böyle bir yükseliş. Hani boşa gitmesini istemedim. Sağlam bir tepki olsun dedim. Benim bugün hedefim EURUSD'den işlem açmak. Dün EURUSD için ben dostlarıma dedim ki EURUSD işlem açacağız arkadaşlar. Hazırda olun dedim böyle dedim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi açayım. EURUSD anlaşıldı mı asker dedim. Onlar da evet dediler. Yani dün aslında bir EURUSD işlemi açacaktık biz. Long açabiliriz, bir 30 civarı bekliyorum dedim. Dün bir analiz yaptım. Şimdi hem Trump'ın saçmalamasyonları hem piyasadaki ABD-AB gerilimi hem de Avusturya'nın dolar cinsinde yükseliş hedefi. Yani bildiğiniz şu anda ABD ile AB arasında süregelen bir savaş, ticari savaş var. Ve bana kalırsa bu savaşı şu anda Euro tarafı kazanıyor. Çünkü Trump gerçek anlamda dolar yatırımcısını elinden kaçırmaya başladı. Ve bence bu biraz hem teknik açıdan hem de haber açısından EURUSD cinsinde 1.30'lara kadar çıkmasını destekleyecektir. Belki de haftaya gaplı bir EURUSD açılışı bile görebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden bugün EURUSD'de long kovalayacağım. Bakalım güzel bir işlem bulursak çok tatlı bir şekilde karımızı alırız. Aslında şu anda birçok XXX USD paritesinde yükseliş olma ihtimali yüksek bu arada, bilginiz olsun. Ama ben yine de garantiye alıp EURUSD üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum. Şu an EURUSD'ye baktığımızda ne görüyoruz? 50'nin altında alım bölgesi, satış bölgesine düştüğünü görüyoruz 15 dakikalıkta. Şöyle bir günlükte bakalım önce. Günlükte çerçevesini yükselişe dikmiş mi? Günlükte tam olarak yükseliş trendini aslında eline almış EURUSD. Yani burada küçük bir akümülasyon, birkaç gün belki de sonrasında sağlam bir yükselişte bence yoluna devam edecektir EURUSD. Yine 4 saatlikte baktığımızda 4 saatlikte de aşırı alım bölgesinde
EMA 20'sinden tepki almış. Yükselişini devam ettiriyor. Bu bölgelerde bir tepki almış. Bak tam 1.20 bölgesinden. Biz bu işlemi gördüğümüzde 1.16 seviyesindeydi. 1.16 seviyesinden bizim gruptaki çocuklar işlem açtı. Ben de açtım kendi kasamdan. Güzel bir kar elde ettik. Şu anda çok güzel bir nokta. Buradan gelir mi düşünüyorum. Yani bakmamız lazım. Biraz daha 4 saatlikte. Yine bir saatliğe baktığımızda bir saatlikte tepki noktasında ve alış noktasında aslında swing olarak işleme girilebilir, taşıyabiliriz. Yine buradan baktığımızda 15 dakikalıkta evet bir satış noktasında olduğunu görüyoruz arkadaşlar piyasanın. 5 dakikalıkta, 3 dakikalıkta baktığımızda bir satış dalgasının devam ettiğini görüyoruz. Bakın burada satıcı bir piyasa var. Ve en son buraya baktığımızda yine burada satışın devam ettiğini görüyoruz. Bu tehlikeli biraz. Yani piyasanın tam anlamıyla bir kendini göstermesi lazım EURUSD'de. Şimdi EURUSD paritesini bir açmak istiyorum şöyle. Ya muhtemelen ben bu işleme kademeli girmeyeceğim. Yani muhtemelen kademeli işlem açacağım. Çünkü şu anda düşen bir trend yapmış görünüyor. Ve bu düşen trendde şu bölgeyi kaybederse düşüşün devam edeceğini görüyorum. Bu 1.30 gelecek. Ya bu kesin. 1.30'a kadar bu çıkacak yani. Bunun başka yolu yok. Başka şey yok yani. Muhtemelen bu şu an düzeltmelerini alıyor. Düzeltmeden sonra çünkü çok güzel yükseldi. Güzel yükselişten sonra bence bir düzeltme hak ediyor bu piyasa zaten. Şöyle bir baktığımızda 5 dakikada şu bölgenin bir destek olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Muhtemelen burası destek olarak çalışacaktır. Çünkü burada bir liquidity sweep olayı var. 1.1953 bizim için güzel bir yükseliş senaryosu olabilir. O bölgelerden yavaştan işleme dahil olurum aslında. Hatta buradan da kademeli kademeli girebilirim. Şu anda satış bölgesine devam ediyor piyasa. Yine baktığımızda şöyle bir küçük bir USD JP'ye falan bakalım. USD JP'ye nerede? USD JP'ye Euro GP'yi lan USD nerede? Heh buldum. USD JP'ye baktığımızda da yine burada da günlükte güzel bir hareket yapıldı. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bence totalde USD JP'ye düzeltmesini aldı. Artık yani Japon yeni karşısında düzelmesini beklerim açıkçası USD JP'ye. Bu bölgelerde artık bir toparlanma ihtiyacı yaşayacaktır. Böyle kalacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Yine de biz Euro USD'den devam edelim abi. Aynen biz buradan devam edelim. Hı. Şurayı kapatayım. Aşk adamı dinletir dert. Adamı söyle. Niye böyle gözüküyor bu ya? Heh, düzeldi. Sayende oldum dertli derdindeyim. İnsan kendini unutur. Yandıkça yanar da korulur. Ateşsiz yaktın beni derdimdeyim. Bekliyorum bakalım. Likitini almasını bekliyorum. Pozisyona öyle dahil olacağım. Ha, şimdi altına falan bakıyorum da scalp bir işlem almaya kalksam çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli duruyor arkadaşlar. Şimdi benim beklentim 5500'dü. 5500'de geldi. Bundan sonra çok kararsız kaldım bilmiyorum. Altın anlık bir hareketle pamplayabilir gene yani. Çünkü doların ve Trump'ın muhabbeti insanları bu yatırıma sürüklüyor. Ya ben şöyle altına bir short yani bir sell işlem açmayı düşünüyorum ya. 4 değil de 0.1'de 0.1 loot'ta bir tane sell işlemin bulunsun ya. Bir sell işlemin bulunsun. 5000'in altına çünkü ben bir düzeltme bekliyorum açıkçası. 5000 altına bir düzeltme bekliyorum. Yani tahminen diyorum ya 5000 altına bir düzeltme gelse ulan düzeltme geliyor herhalde. Evet, H'ta açalım mesela. 5000'in altına bir düzeltme geldiğini varsaysak.
Çünkü bu düzeltme çok sert olacak arkadaşlar. Bir anda gelecek. Yani 5.000 dolara yakın bir kar bırakıyor. Bu pozisyonu kapatmayı düşünmüyorum. Dursun. 36 dolar kar yaptı şu anda. Güzel. İyi başladı. Ya niye diyeceksiniz? 5500 dolar bizim beklentimizdi. Yani 5500 tek bizim beklentimiz değil. 5500 şu anda küresel bir beklentiydi. Niye? JP Morgan ve Goldman Sachs'tan dolayı. Şimdi insanlar o bölgelerden kar almak isteyecektir. O bölgeden kar aldığında sert karlar alınacak ve piyasa bir domino taşı gibi sert düşecek. Bu sert düşüşte 4900 altına bir alım fırsatı gelecek. O 4900'de biz zaten pozisyonda olmuş olacağız. Bu kasada o zaman artık 100 bin dolar olur muhtemelen. Bir gözümüz de Euro USD'de olsun. Euro USD geliyor şu anda. Kaç lottan girelim biz Euro USD'ye? Şöyle bir lotta girsek 1.20 civarında. Şu bölgeye kadar. 1.19'a kadar bizi paklar. Hı? Bir gelsin bakalım. Hala satış bölgesinde Euro USD dakikalıkta. Dakikalıkta artı poza geçmesini bekliyorum. Ya böyle düşmesi çok normal değil ama. İki loot'ta girebilirim ya pozisyona. Güzel likidini alacak ya. Çok kısa da bir stop koyarız. İşleme dahil oldum. Euro USD. Dur pozu paylaşmadım lan. Bir 19 19 1.19 50 ekleme 1.19 TP 1.20 S 1.18 90. Tamam. Evet. Pozdayız. Lan bu Cooper'da düşecek gibi ya. Çünkü şimdi 5500'ün altını bekliyoruz. Mantıken bakır da düşer abi. Ya ben bu bakır işleminden kar alıyorum ya. Evet arkadaşlar şu anda kasamız 14.850 dolar civarında ve bakır işlemlerinden kar alıyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Düşününce yani mantıklı geldi. Oğlum zaten 5500 altını bekliyoruz. O zaman yani karımızdan da olmayalım şimdi durduk yere. Düşerse en baştan alırız zaten.
Euro USD buradan tutunması lazım. Tutunamazsa bizi de GG yapar. Tam bu bölgede. Şöyle 1.20 hareketi. 1'e 1 milyar ar. Evet, şöyle de bir stopumuz olacak. Düşüşün devamı. Burada bir tane daha loot'tan giriyorum. Şu an eksi 100 dolar. Bir 500-600 dolar kar alsak bizim için bugün güzel olur. Gerçi bugün 2000 küsür dolar kar aldık amına koyayım da yani yine de bizim için daha iyi olur. Şey aldığımızı vermeyelim de ama. Ben size söyleyeyim mi? Saat 4'e doğru 1.20 gelir bu arada. Şaka yapmıyorum. Saat 4'e kadar 1.20 gelir. Beklersek. Ya 1.20'de kar müthiş olur ya. Şahane olur. Bir dakika bak bakayım. 1000 dolar yaklaşık 1000-2000 dolar kar yapar ortalama. Yani güzel kar aslında. Beklersek. De o kadar bekleyeceğimi düşünmüyorum. Sıkılırım ben. Videoyu beğenmeyeniniz varsa videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ne kadar çok etkileşim benim için ona çok motivasyon demek olur. Altın da düşüyor şu anda. Altın 60 dolar kârdayız lan. Yeni fark ettim bunu. Gold felaket düşüyor. Gold'a iyi girdik ya. Bakayım. Gold'a güzel girdik. Gold bence 5500'ün altına düşer. Gold işlemi riskli olduğu için gruba paylaşmadım. Biraz riskli buluyorum. Bu yüzden paylaşmak istemedim. Bir de 0-1 loot'tan girdim ya. O tarz bir işten paylaşmak istemedim açıkçası. Ya kasamız şu anda 50-60 dolar olsaydı şu an kar alırdık Gold'dan. Yani hatırlıyorsanız bak Instagram'da bir tane video vardı. Onu bir bulayım. Bak dur bakayım. Aşkito yazmış. Bir tane video vardı Instagram'da. Heh, şu bak mesela. Biz bir ara 3-4 dolarla oynuyorduk. Şimdi ya dakikasında 1000 dolar oynamak. Bak fark ettiyseniz kasamız 50 dolarken arkadaşlar ne oldu? Şöyleydi. 10 dolar 5 dolar kazanıyorduk pozisyondan. Şimdi kasamız 14 bin dolar ve şu anda bir pozisyona giriyoruz. 2000 dolar 1000 dolar falan kazanıyoruz. Yani müthiş. İşte diyorum ya one day or day one muhabbeti. Ne zaman dediğim gibi şu no risk no Ferrari kafasından çıkarsanız o zaman siz de böyle kazanabilirsiniz abi. Sürdürülebilir bir şekilde kazanmak istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle bu dediğimi yapmalısınız. Baba valla kusura bakmayın da Ocak ayına girdik. 2026 yılının Ocak ayı bitmek üzere hatta neredeyse. Şubat ayına gireceğiz yani az kaldı şurada. Güya yeni yıl, yeni sayfa dedik. Bir bok da yaptığınız yok amına koyayım. Yani hala aynısınız. Düzeltin kendinizi biraz abi. Kusura bakmayın yani bu lafı birinize demesi lazım. Yok yeni yıl, yeni defter, yok yeni sayfa falan. Bir sik yaptığınız yok. Kusura bakmayın da düzeltin abi biraz kendinizi. Yani hala aynı kafada ilerliyorsunuz. Hala bir bok yapmadınız. Ocak ayı hala aynı yani. Hala fark ediyorsanız 2025'te neyseniz 2026'da olsunuz yani. Hiçbir şey değişmedi. Bu kafadan çıkın artık. Kendinizi değiştirin.
Evet. Euro USD patlamaya hazırlanıyor. Bu arada altın uçuyor aşağıya. Altın intihar ediyor herhalde. Vallahi altın intihar ediyor. O değil, sabah bu kasa 15 bin dolardı. Ya daha fazla kârdaydı da üşendim aşağı inip video çekmeye. Savunaya falan girdim. Onunla uğraştım. Oğlum bu tişört de çok bolmuş ya. Altına bak altına. 80 dolar oldu kâr. 90 olacak neredeyse. Oha. Çok volatil altın. Acayip volatil ya. Euro isi de yükseliyor. Ben şimdi çayımı tazeleyip geliyorum dostlar. Sonra devam. Arkadaşlar ben geldim. Hello guys, I am coming. Oh, we are position long. It's good. I see USD. Yeah, 12. Take profit. Yeah, motherfucker. Bir ara bir yayında motherfucker dediğim için arkadaşlar adamın bir tanesi bana tam tamına 200 lira bağış atmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Çok eskilerde. Bu dediğim olay ta işte 2018-2017 yılları falan. O zamanlar İngilizce yayın yapıyordum ben. Çok az da bir takipçim vardı. Adam Türk olduğumu biliyor ve diyor ki yabancı dili konuşuyorsun bu çok hoşuma gitti diyor. Ve sırf küfür ettiğim için bana 200 dolar gönderdi. 200 lira göndermişti. Ve ben de bunun için sevinmiştim bu. Çok enteresan. Şu an 82 dolar oldu kasamız. Güzel. Bizim Euro USD de bir tepki almasa çok güzel yükselecek de tepki alıyor sürekli. Altın çakılıyor. 100 dolar oldu altın.
Oğlum 0.1 loot'ta 100 dolar kar görmek zor ha. Kolay değil. Altında bir de. Bir de short'ta yani. Devasa bir şey. EURUSD çakılışa geçti gene. Baba sen niye böyle yapıyorsun? Ha? Senin yükselmen lazım. Seni Amerika bile seni topluyor. Sen yüksel artık yani. Senin şu an burada durman bir hata yani bu arada ya. Senin şu an en az 1.25 falan olman lazım bir anda yani. Benim tanıdığım EURUSD böyle yapıyor hareketini genelde. Bizi çok bekletmez. EURUSD adamdır mesela yani hiç bekletmez bizi. Direkt normalde fiyatına gider. Oğlum altına bak lan, altın nasıl hareketler yapıyor öyle ya. Bak bak bak, EURUSD'ye bak bak. Baba şimdi patlayacak yukarıya. Hazırlık yapıyor. Uçacak şimdi 1.20'ye. Adam adam adam. Oğlum video çekiyor mu lan? Bakmıyoruz ama. Çekiyormuş. Niye bu benim yüzümü almıyor? Çıldıracağım şimdi bak. Hı, şimdi aldı. Ya yakın olmam lazım da kim uğraşacak oğlum bu kadar yakın olup? Hmm. Hay senin ben EURUSD diye ananın şarap çanağına. Baboş bu nasıl bir tepkidir böyle ya? Oha. Altına bak. Oğlum ne biçim yakalamışız lan bu işlemi biz? Çok iyi yakaladık da buna döner mi ki geri? Ha? Devam devam.
EURUSD yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor burada bu arada. Akümülasyona girdi. Burada düşeni kırarsa yukarı doğru çok tatlı yükselecek ya. Çok tatlı yükselir. Şu an tam liquidity sweep bölgesinde duruyor. Buradan çok tatlı yükselir. Şu an o likidity'yi koruyor şu anda orada. Alıcısı var. Güzel bak, çok hızlı toparlanıyor. Benim bir tane Ethereum işlemim vardı. O ne oldu? Kar almış mı? Vallahi almış gibi ya. Kar almış. Kasamda çünkü 2200 dolar vardı benim. Sabah bakmadım pozisyona. Çünkü pozisyon yoktu ortada. Bu arada bakır da bayağı düşmüş. Lan iyi ki çıkmışım ha. Yoksa 1400 dolar falan olurdu karım. Düşerdi 1400 dolara falan. Zamanlamam harika bu arada. Bir şey diyeyim mi? EURUSD geliyor. EURUSD şu anda geliyor. Kafayı kaldırdı. Bu düşüşe aldanmayın. Buradan sağlam hareket gelecek birazdan. Aa, niye şarjı bitti? Hı, taktım. Bakayım. Arada bir kameraya bakıyorum. Geçen gün biliyorsunuz hiçbir kaydolmamış ya, çok sinirim bozulmuştu. Lan bir saat konuştum falan filan. Anlattım böyle muhabbeti. Analiz yaptım. 2 saat ya rahat bir 45 dakika falan video çektim. Yani konuştum böyle. Ulan bir baktım kaydı almamışım lan. Nasıl canım sıkıldı ya. O an var ya, oturup video çekesim gelmedi ya. O an bilgisayarı kıracaktım artık sinirden böyle. 35-45 dakika konuşmuşum ben ya. Analiz falan yapmışım. Yani görseniz salak gibi yani. Böyle. Ne burada kayıt açmışım, ne burada kayıt açmışım, ne burada kayıt açmışım. Ya Euro USD ve Gold'un aynı şekilde hareket etmesi garip değil mi? Gold düşerken Euro USD düşüyor. Euro USD yükselirken Gold da yükseliyor. Çok enteresan. Ne alaka lan? Harbi ben bunu yeni fark ediyorum. Yıllardır açıyorum işlemi, hiç ilk defa fark ediyorum bunu. Ya da belki bugüne özel bir şey. Bak şu an mesela Gold yükseliyor.
Altın yüksel. Gold'da ne biçim tepki aldı abi? Yani şu hareket nedir ya? Yani ne yaptın sen şimdi? Neydi bu hareket şimdi? 505'e kadar geldin, sonra geri yükseldin 18'e kadar. Neydi bu şimdi yani? Ne yaptın amına koyayım sen? Çok korkunç ya. Ya dediğim gibi konjüktür değişmediği sürece altın yükseliş devam edecek ama ya bir yerde altınla ilgili bir düzeltme hareketi gelmesi lazım bence. Çünkü çok sağlıksız yükseliyor şu anda. Çok sağlıksız. Yani dehşet sağlıksız yükseliyor şu anda. O düzeltmesi tek mum olacak arkadaşlar. Ben size söyleyeyim bak. 5500'ün altına tek mumda gelecek. Altın. Her iddiasına varım bak, göreceksiniz. Euro ST'ye bak. Demek ki yanında hareket etmiyormuş. Hmm. Yani baboş. Sen de abarttın biraz ha. Yani abarttın biraz baboş. Yani sen de artık yüksel yani. Euro, USD. Artık yüksel. Cidden abarttın yani muhabbeti sende. Teminat seviyemiz 1800. Stop edebiliriz yani pozisyonu. Eğer daha düşmeye devam ederse pozisyonu stop etmek zorunda kalacağız. Çünkü hem likidi sweep altına düştü. Tehlikeli. Hem de teminat seviyesini zorlar. Ya bugün de böyle kapatırız. Yapacak bir şey yok. Güzel. Eğer çıkarsa en üstteki pozisyonu girişte stoplarım. Diğer iki pozisyona devam edelim yukarı yönlü. Altınla aşırı saçma hareket ediyor arkadaş. Altını bir türlü çözemiyorum bugün. Bugün altın çözemiyorum. Ciddi söylüyorum. Bugün altın grafiğini çözemiyorum. Beklentim geldi ve buradan da düzeltme bekliyorum. Muhtemelen bu düzeltme haftaya veya yarın gelebilir. Yarın veya haftaya gelebilir bu düzeltme. Yani bugün değil ama yarın veya haftaya bu düzeltme gelebilir. Bu arada Euro USD artıya geçti gibi. Hadi bakalım. Hala düşen trend devam ediyor ama. Ya düşen trendi kırması için sağlam yukarıya bir yükseliş yapması lazım. Mesela 1.1960'a kadar falan bir yükseliş yapması lazım ki şey olsun. Sağlam bir kar bıraksın. Zaten şöyle bir 500-600 dolar kar görürsem çıkarım ya pozdan. Ulan bakıra bak, geri eskiye dönmüş. Allah seni var ya. Gümüş çok şey kaldı ya. Suskun kaldı. Tepkisiz kaldı gümüş. Oğlum ben dedim çok sağlam bir düşüş gelecek ha. Vallahi bak. Harbi diyorum, hazırlık yapıyorlar ya. Bak harbi hazırlık yapıyorlar. Ya 5000'in altında gümüşte de 100'ün altına çok sert bir düşüş gelecek ve bir günde 2 günde olacak bu olay. Yani millet batacak yani. Zaten batıyorlar da her türlü kazanan yok yani. Ben inanmıyorum kazanan olduğuna. Çünkü geri zekalılar hep habire short basıyor. Yani üzerinize alınmayın arkadaşlar, short basanınız varsa da. Genel muhabbetten söz ediyorum. Yani konjüktür bilmeden habire short basıyorlar. Habire short basıyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Yükseldikçe gümüşe short giriyorlar. Altına short giriyorlar. Bunu gibi yapmaya devam ederseniz batarsınız abi. Trendin tersine hareket yapıyorsunuz yani. Benim neredeyse 3 haftadır açmış olduğum ilk short pozisyon bu. Arkadaşlar. Gold'da. O da korkarak 0-1 açtım yani. Şey de açmadım. 1 loot 2 loot da açmadım yani. Korkarak 0-1 loot'tan girdim yani. Ya bir dur Uğur, amına koyacağım şimdi, dur ya. Üf. Sikeceğim şimdi senin paranı da geri kalanını da ya. Yeter ya. Yazmıyorsan bir insana cevap vermiyorsan ya o insanı ısrarla yazma kardeşim. Yazma ya. Harbi diyorum, yazma ya. Bu kim olursa olsun yazma ya.
Cevap vermiyorsa bir sikim yapıyor, bir bok yapıyor amına koyayım çocuk. Yazma amına ikinciyi ya. Sikeceğim artık ha. En nefret ettiğim şey şu. Ben meşgul yazıyorken insanın bana yazması, araması. Yazıp çizme amına koyayım. Zaten sinirliyiz, gerginiz, şu işi yapıyoruz ama. Allah Allah ya. Bu sikikle niye yükselmiyor amına koyayım ya? Mecbur stop edeceğiz buna. Az kaldı. Ya sinirim bozuldu arkadaşlar, kusura bakmayın ya. Harbiden bir insan amına koyayım ya, rahatsız etmek istemiyorsa, şu an müsait değilim yazmışsa oraya. Ya bir oku amına koyayım, şu an müsait değilim yazısını da yazma ya. Nasıl satayım ya? Lan al düşüşe bak amına koyayım ya. Sikeceğim böyle işi. Bu nasıl düşüyor böyle ya? Düzeltme de almadı amına koyayım. Gitti 5 dolar falan veririz buraya muhtemelen. Çok saçma şu an. Euro S'in düşmesi aşırı saçma ya. Ha, grafik zaten yükselen trendde amına koyayım. Bu nasıl düşebilir ki ya? Bak. Hayır, grafik bile yükselen trendde. Nasıl, neye göre düşüyorsun amına koyayım? Ay şeyini kırmış lan. EMA'sını kırmış ha. Oo tehlikeli bu. Hmm. Vallahi EMA'yı kırmış arkadaşlar. Bu arkadaşın ne yaptığını çözemedim şu anda. Son bir ekleme daha yapıyorum. Artık kasayı yormaması için de izleme moduna geçiyorum arkadaşlar. En kötü ihtimalle eksi 500'de bu kasadan kurtulacağız ya. Bu pozdan kurtulacağız. Yani yapacak bir şey yok. Yani en kötü ihtimalle. Yani şu an baktığımızda bu bölgelerden yükselmesi lazım. Şu bölgelerde yükselişin, bu işin başladığı bölge. Şurası da alım gücünün, alımın başladığı nokta. Ya normalde bu arkadaşın şu anda en azından burada bu order flow'dan yükselmesi lazım. Yani en kötü ihtimalle. Ya çok saçma pozisyon şu anda ya. Bu çok saçma oldu ya. Harbi saçma ya. Mal mısın amına koyayım? Yükselen tane nasıl bozdun sen ya? Saatlikte durum ne abi? Saatlikte şu anda da yükselmesi lazım mesela. Çok saçma ya. Ha biz girince mi düşüyorsun amına koyayım? Anlamıyorum ki yani. Yükselmen gereken bir pozisyondasın. Ha biz girince mi düşüyorsun ya? Ne kadar saçma. Yükselmesi lazım normalde bunun. Arkadaşlar. Yani teknik açıdan yükselmesi lazım. Teknik ve news açısından da yükselmesi lazım. Yani şey akışından da yükselmesi lazım. Haber akışından da yükselmesi lazım. Çünkü şu anda insanlar euro topluyor. US toplamıyor. Az önce baktım ya Merkez Bankası verilerine. Böyle bir şey olamaz ya. Bizi buluyor amınayım böyle şeylerde. Allah'tan 5 tut falan girmedim ha. Normalde 5 tut falan girmeyi düşünüyordum pozisyona. Bir de 1.20 bekliyoruz. 1.60, 1.70 gelsin, 1.10, 1.19.60 gelsin, çıkarım pozdan ama. Durmam ben daha. Zaten oraya gelsin 600-700 dolar kar yapıyor en kötü. Altın gene düşmüş bu arada. 100 dolar kardayım. Oho altına bak, altına gidiyor altın. Keşke bir loot falan girseydim altına ya. Bak gene tepki alacak altın. Buradan yükselecek gibi. Lan kaşıma tam ortasına sivri çıkmış bir tane var ya. Çok gıcık bir şey ya. Tam şurada bir tanesiyle çıkmış. Çok gıcık ya. Daha önce çok başıma geldi. Parite işlemlerinde mesela zarardayım. Gıcık oluyorum böyle. Canım çok sıkılıyor.
Pozu bir kapatıyorum. 10 dakika sonra bir girip bakıyorum abi. Lan poz benim kar alacağım noktaya da geçmiş çıkmış yukarıya oluyor. Yani çok gıcık bir şey ya paritede işlem açmak. Harbi diyorum bak. Ben şu gümüşe de bir tane işlem açacağım ya. Çünkü gümüş şu anda çok zayıf duruyor. Aşırı zayıf duruyor. Yine buna da 0,1 ama şeyli, hızlı TP'li. Yani hızlı stoplu ve hızlı TP'li olması lazım. Burada bir 115-400 muhabbeti var gibi. Bak tam şöyle. Şöyle bir hareket var. Hemen onun da üzerine stop oluruz. Gümüş aşırı zayıf duruyor. Yani gümüşün normalde şimdiden bir 130-140 görmesi lazımdı. Lan bugün şu an görme amına koyayım. Şu an görme birader. Yani yanlış zamanda görüyorsun bunu. Ya sabır ya. Ya sabır ya. O çok güzel. Euro USD artıya geçti. Gümüşe bir tane daha sell poz açayım. Yalnız burası bir eksiye düşerse sağlam düşer bu arada. Euro USD güzel bir tepki almış. Bir tepki almış. EMA 50 ile EMA 20'yi kırmış. Yukarı yönlü. Güzel. Yani muhtemelen Euro USD TP getirecek. Silver'la Gold biraz niye böyle oldu anlamadım. Bugün bana evren resmen işleme girme diye mesaj gönderiyor sanki. Aldık bakalım bir. En kötü 1000 dolarda bugün en kötü bugün bir 1000 dolar gider. Giderse. Ama gelirse de bir 1000 dolar gelir. Yani şu anki pozlardan. Gold 5500'ün altına düşmüyor abi. Şu anda. Ciddi anlamda düşmüyor. Ve biz 5000'in altını bekliyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum. Ya şu an baya baya Gold 5500'ün altına düşmemek için direniyor abi. Bildiğin direniyor. Bildiğin direniyor ya. Çok enteresan. Baksana ne zaman Gold oraya gelse bak 5507'den 5506'dan en baştan tepki alıyor. Bak burada güzel bir düşmüş. Sağlam bir düşüş yapmış. İşte şu düşüşün aynısını bekliyoruz. Ha şöyle bir kar alabilirim yani. Şöyle bir pozdan kar alabilirim. Şöyle bir kar. Ha maksat likit kovalasın yani. Şuradan girdik değil mi poza? Yok. Şuradan girmişiz. Güzel bir yerden girmişiz aslında. Yani girdiğimiz yer de çok iyi abi. Yani 114 civarı da şey gelse Silver gelse bugün çok rahat bir 1000 dolar alırız yani. Bu beklediğin noktalar gelse şu an çok rahat bir 1000 dolarımız var pozlarda. Hatta belki 2000 dolar falan kar bile alabiliriz yani bugün.
Ateşsiz yanıyor canım, cennetten kovulan melek misali. Ruhum karası, silmedim sevmiyorum. Sen de kaybettin, ben öbür yarı toz pembe bahar. Ateşsiz yanıyor canım, cennetten kovulan melek misali. Ya haydi amına koyayım ya. Bugün ne beklettikler bizi ya böyle. Ha ben çok gıcık oluyorum. Beklemeyi hiç sevmiyorum ya. Keşke seans açılışına doğru açsaydım şu yayını. Şu an tam saat 13, 14, 12, 13 civarında açtım ya yayını. Tam öğle seansı hiç güzel değil abi. Hiç de hareketlilik yok. Keşke böyle 16 seansına doğru, 10 seansına doğru işleme girseydim ya. Salak gibi öyle vakitleri işleme giriyorum. Özellikle son bir haftadır yani. Bu hafta hep 12 gibi girdim işlemlere. Çok bekletiyor abi. Aşırı bekletiyor. Yani mesela 16'da açmış olduğum bir işlemin dakikasına TP alabiliyorum. Ama 12 ile 2 arasında girmiş olduğum bir işlemden anında TP alamıyorum. Hatta beni böyle süründürüyor şerefsiz. Yok, silver'ları kapatıyorum. Bakayım bir. Yok, daha gelmemiş, dur. EMA üzerine çıkarsa kapatacağım. Bu silver ve gold işlemlerini gruba paylaşmıyorum. Çok riskli çünkü. Aşırı riskli. Bu işlemleri paylaşmak istemiyorum gruba. Kaybedersem ben kaybedeyim. Onlar kaybetmesin diye düşünüyorum yani. Euro USD swing bekletsem bile gelebilecek bir şey. Ee, parite. Çünkü hedef 1.30 zaten, anlıyor musun? İstersen swing beklet. Yani Powell'ın açıklamasını gördün. Powell'ın açıklamasında sıfır bir güven var. İşte efendime söyleyeyim. Trump'ın konuşmalarında sıfır güven var. Yani insanlar neden dolar tutsun ki mantıken? Konjüksiyon değişmediği sürece düşüş devam eder bu dolarda. Evet, şu an 140 dolar kârdayız. Kasamız tam tamına 15 bin dolar oldu. Beklemeye devam. Sanırım altın şu an tam anlamıyla 5500'ün altında kapanış yapmak üzere. Güzel. Altın 200 dolar kâra geçti. Çok iyi. Geliyor, geliyor. O beklediğimiz düşüş geliyor şu anda. Ya şu sikik şeyi kapatıyorum ya. Heh. Gümüşün bir tanesini kapattım. Kendimizi tehlikeye atmayalım. Şöyle göstereyim. Silver'ı 23 dolarla kapatmışım kar. Bakırlar da bunlar zaten. Güzel. Devamını bekliyorum düşüşün.
Çok iyi be. Çok iyi. Gümüşten çıktım ya amına koyayım. Şansımı sikeyim. Arkadaşlar ben şu altın işlemden de kâr almak istiyorum ya. Tamam. Altından da kâr aldım. Şu an kasamız tam tamına 15 bin dolar ama bir 15.200'ü göremedik bu arada, ciddi ciddi. Göremedik ya. Baya baya göremedik yani. Şu Euro USD'nin bizi bekletmesinden dolayı bir türlü göremedik. Çok iyi ama bugün. Şu an 2500 dolara yakın karımız var bugün içerisinde. Gel ben kurnazlık yapayım. Şunu da alayım abi. Tamam. Şu an tam tamına bugün için 2618 dolar kar elde ettik arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi tek beklentimiz Euro USD kaldı. Euro USD'ye giriyorum ve beklemeye devam ediyoruz. Euro USD bence bu şu anda güzel bir yükseliş yapacak diye düşünüyorum ben. Altına baksana, hemen düzeltme almış. Gelmemiş yani oraya kadar. Değişik, enteresan yani. Nasıl işlem açacağımı düşünüyorum. Bulamıyorum abi altında. Ama altın düşen trend yapmaya başlıyor. Bir düşen tepe, düşen dip yapsın. Ona göre gireceğim ya pozisyona. Bakır valla sapasağlam duruyor anasını. Keşke çıkmasaydım. Ne bileyim, orada bir korkuttu beni piyasa. Gerçekten şu an Euro çok saçma hareketler yapıyor ya. Harbi çok saçma yani. Tam kendini alım bölgesine kırıyor. Sonra bir anda geri düşüyor. Resmen şu an baskılıyorlar ya. Harbi baskılıyorlar. Haftaya var ya, çok dehşet bir Euro USD yükselişi göreceksiniz ya. Ciddi söylüyorum sana. Şu an USD tarafı bildiğin Euro'yu baskılıyor. Harbi baskılıyor. Ama nereye kadar baskılayacak? Euro var ya, öyle bir yükselecek ki haftaya kafayı yiyeceksiniz, bak görürsünüz. En az 1.30 gelecek, en az. En az beklentim 1.30. Ha bu kadar baskılayamazsın ya. Resmen baskılıyorlar. Baksana şu hareketleri ya. Bu baskılama işi var ya, Türkiye'de de var amına. Yani onlar doları baskılıyor ya. Sonra ne oluyor ama? Türk lirası nasıl değersizleşiyor? Onun gibi düşün. Valla Trump beceremedin amına. Siktir git yani. Harbiden beceremedin. Yani hiçbir şeyi beceremedin Trump yani. Aha Trump, bana bir şey hatırlatıyorsun da neyse. Of. Oo. Valla Silver düşen trendi sağlam yaptı ha. Silver gider bu arada. Silver'ın düşüşü devam eder. Silver 114'ü rahat görür. O 4700, 5470'i görse. Ya bu sıralı düşüşe geçecek ya. Muhtemelen altın yavaş yavaş düşecek, sonra bir anda bırakacak kendini 5000'in altına düşünüyorum. Bakalım bu sefer bilmiyorum. Ya ben sadece şu mantıkla düşünüyorum. Yani hani
bütün firmaları, ünlü fon firmaları önemli yükseliş trendlerini gösterdi. Şimdi hepsi tabii change yapmak zorunda kalacak bunlarla ilgili. Sonuçta çoğunun beklentisi 5500 ile 5550 arasıydı. Ve o da geldi yani. Hani fon firmaları burayı verdi. Artık bir insanlar kar satışı yapmak isteyecek bu bölgelerden. Benim düşüş beklentimin sebebi o aslında. Ya bundan dolayı düşüş bekliyorum. Yoksa konjüktür değişmedi hala. Yani hala devam ediyor dünyadaki olaylar. Bu yüzden her türlü yükseliş altın gider yani. Bence bana kalırsa altın da çok rahat bir şekilde 10.000 doları görecektir bana göre. Çok rahat bir 10.000'i görecek abi. Çok rahat görecek. Çok çok rahat. Böyle bak düşün mesela JP Morgan 5500'e dedi ki yıl sonuna kadar dedi mesela. Golden Sharks işte 5600'e ne dedi? Yıl sonuna kadar dedi. Ya yıl sonu gelmeden daha ocağın başındayız ve 5500 geldi. Yani anlıyor musun? Yani 10.000'de çok rahat gelecek. Hatta var ya kaçırdığınız o kadar çok üzüleceksiniz ki altın almayı. Yani 10.000 aşırı rahat gelecek. Çünkü konjüktür değişmeyecek. Trump değişmediği sürece, dünya liderlerinde change olmadığı sürece abi sıkıntı yaşanmaya devam edecek dünyada. Çünkü ABD-AB gerilimi, Orta Doğu gerilimleri, Slav gerilimleri, ticari savaşlar, soğuk savaşlar her zaman güvenli liman altındır. Bunu asla unutmayın. Ne kadar çok kendinizi yalanlasanız da en güvenli liman altındır. Kimse Bitcoin almaz. Kusura bakmayın. Ben almam şahsen. Sen alır mısın? Bu işi bilmiyorsan alırsın kardeşim. Ya senin ben USD alanı sikeyim ya. Bugün ben ne küfür ettim ya. Amına koyayım patla yukarıya artık ya. Of. İşim gücüm var ya. Düşen trend yaptı pezevenk. Düşen trend yaptı bildiğin çıldıracağım şimdi ya. Ananızı sizin USD diye. La düşen trend yaptı bildiğin güzelim parite ya. Kafayı sıyıracağım ya. Yok ya sen yükseleceksin ben buna inanıyorum ya. Yani ama uzun sürecek yani. Burada kaldım burada amına koyayım yüksel artık ya. Daraldım ya. Vallahi daraldım ya. Hiç sevmiyorum ben böyle pozisyon başa durmayı. 1,5 saat, 1 saat olmuş amına koyayım. 1 saatten beri yayındayım ya. Yazık günah. Daha bir de biz bunu editleyeceğiz. Ah. Arkadaşlar çok tehlikeli. Düşen trend yaptı bu ya. Ya 1.19'a kadar yolu var ve ben 2 loot girdim işlemlere. Muhtemelen stop edeceğim. Ya muhtemelen stop edeceğim. Yapacak bir şey yok. Şimdi saatlik kapanışı bir bekleyelim. Bakalım ne yapacak. Yani yoksa bu eksi 1.000 dolara kadar gider. Gider yani. Belki 1.500 dolara falan gider yani eksi. İnanamıyorum ya. Harbi inanamıyorum ya. Gel de sıyırma kafayı amına koyayım.
yapalım bari? Şöyle yapayım bakalım. Kumandanın şarjı bitmiş, anasını satayım ya. Lan bir şey de var ya, rast gelsin ha. Acayip sıkıldım ya. Ya harbi sen hikayeni sikeyim ben, tamam mı, yürü ya. Harbi hikayeni sikeyim ben ya. Hay amına koyayım ya. Harbi yapacağın işi sikeyim senin ben, euro ya. Dalga mı geçiyorsun sen birader benimle ya? Şuraya hayvan ola hayvanın düşüşüne bakar mısın ya? Hayvan ola hayvan. Eksi 1000 dolar oldu amına koyayım ya. Hayvan gibi baskılıyorlar şu anda yani euroyu. Hayvan gibi. Yani hayvan gibi baskılıyorlar. Başka şey muhabbeti yok yani şunun. Çıldıracağım ya. Harbi çıldıracağım ya. Baskılayın bakalım. Amına koyayım, baskılayın. Eksi 1000 doları gördük ya. Saatlik kapanış olmadan çıkmak da istemiyorum anasını satayım. Saatlik kapanışa göre gitmek istiyorum. Saatlik kapanıştaki hacmi görmem lazım. Şimdi kafama göre çıkamam pozisyondan. Ama eksi 1000'i gözden çıkarttık. Bu pozisyona göre zaten eksi 1000'i gözden çıkartmıştık da. 1000 doları gözden çıkarmıştık zaten de yani. Bu kadar da hızlı 1000 dolar eksi beklemiyordum ya. Ya bu kadar hızlı beklemiyordum yani.
Sabır ya. Sabır ya. Ulan yaklaşık 2 saattir aşırı satış bölgesindesin. Artık yüksel amına koyayım. Yüksel artık. Ya abartısız ya, yaklaşık 2 saattir aşırı satış bölgesinde. Artık bir alıma çıkması, düzeltme alması lazım yukarı yönlü. Satışın düzeltmesini alması lazım ya. Onu alamadı hala yani. Bence işte bu saat sonra alacak gibi geliyor bana. O düzeltmeyi. Ya 1.19.60'a gelsin çıkarım direkt ya. Çıldırdım ya. Zaten öyle bir durumda istediğim kâra geçiyorum. Yok birader. Sıkıntı. Aşırı satış bölgesinden çıkamıyor. Dehşet baskılıyorlar şu anda Euro'yu. Çok dehşet baskılıyorlar. Çıkamıyor, bir türlü çıkamıyor. Sen de kaybettim ben bir yarımı toz pembe bahar. Ateşsiz yanıyor canım cennetten kovan melek misali. Yapma yapma hadi. Bizi bir gün geriye atar bu durum. Ne hatta yarım gün atar. Şaka maka bu hafta 12 bin dolar kazandık arkadaşlar. Bakalım haftaya ne yapacağız? Ben size söyleyeyim mi? Saatlik kapanıştan sonra bu parite çok güzel yükselecek. Harbi çok güzel yükselecek. Şu anda güzel bir baskılıyorlar. Çünkü seans ortasındayız. Baskılamayı çok güzel yapıyorlar. Ama dediğim gibi 14 saat 14 bu paritenin yükselişiyle başlayacak. Güzel yükselecek yani. Ve çok da rahat 1.20'yi falan görecek bu arada. Çok hızlı görecek. Ya beklediğimize değecek bu parite. İnanıyorum buna. Yordu beni ama yani. Ben sevmiyorum arkadaşlar. Yani benim maksimum yapacağım trade en fazla 30 dakika falan olması lazım. Ben böyle bilgisayarın başında durup böyle saatlerce durmayı sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Geriliyorum, canım sıkılıyor, sinirleniyorum, gergin oluyorum. Kahvaltı da yapmadım ben mesela. Çerezlerle kahvaltı yaptım resmen. Sabah bir de savuna falan yaptım susuzluktan. Bir dakika. Su da çok içemedim. Anlayacağınız berbat başladım güne. Ve aslında mantıken aslında güne iyi başladım da. Yok lan, ben güne iyi başladım oğlum. Lan bizim dün 13 bin dolar, 12 bin dolarımız vardı kasada. Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum ki onu. Dün ne kadarımız vardı bizim? Bugün ne kadar kazandık biz? 2600 dolar kazandık. 2600 çıkart buradan. İşte 13, 12 bin dolarımız, 12 bin 500 dolarımız falan varmış dün mesela. Aslında güne çok güzel başlamışız. Yani 2000 dolarla falan başlıyoruz güne abi. Çok güzel yani bence. İşte bu yüzden biraz riskli lootlarla işlem açayım dedim. Onu da açmaz olaydım. Şu an bizi bayağı içeri soktu yani. Bunu da duygusallık yapamayız abi. Mecburen saatlik kapanıştan sonra çıkış yapabiliriz. Bakacağız duruma.
Duygusallığa lüzum yok. Teknik açıdan evet doğru. Euro USD paritesinin yükseliş yapması lazım. Çünkü insanlar şu anda euro topluyor. MCF'den bakabilirsiniz ya. Deli gibi euro topluyorlar şu an. Deli gibi. MCF'den bakın anlayacaksınız beni. Yani euro şu anda euro USD cinsine göre %60 daha avantajlı gözüküyor. Bu yüzden Amerika vatandaşları bile şu anda euro topluyor. Yani saçmalık. Buna rağmen hala euro USD düşüş oluyorsa ben derim baskılıyorsunuz abi. Baskılıyorsunuz. Mis gibi baskılıyorsunuz. Trump'ın işi gücü bu. Ticaret savaşı, manyak bir ticaret savaşı var şu anda. ABD AB arasında ve bu ticaret savaşını abi AB kazanacak. Ben size söyleyeyim. Ben Çin'i söylemiyorum bile. Çin'i söylemiyorum bile yani. ABD'yi hiç sevmiyorlar biliyorsunuz. Çin'de deli gibi altın topluyor. Anasını satayım öyle bir altın toplamıyorlar. Yani fiyata bakmıyor adamlar ha. Çin'de kuyumcularda şu anda altın bulamıyorsun. Altın yetiştiremiyor adamlar. Bak şurayı bir kırsa, şu 50 üzerine bir çıksa o kadar rahat yükselecek ki yukarı doğru. Çok güzel olacak. Sevdanın rengini bulmadım bulamıyorum. Sen de kaybettim ben öbür yarımı. Toz pembe baharı. Ateşsiz yanıyor canım cennetten kovulan melek sanırım. Aşk adımı dinletir, dert adımı söyletir. Sayenle oldum dertli derdinle. Hadi artık amına koyayım ya. Patla yukarı. 4 dakika kaldı. Ya sabır ya. Ya sabır ya. Oha. Altına bak. Abi altın çakılmış. Ya of çıkmasaydım keşke amına koyayım ya. Şu Gold'a bir loot'tan işlem açayım mı? Hı? Tepkisinden kar alırdık. Bir dursun bakalım. Bu çok sert düşerse tepki kar alabiliriz işlemden. Hmm. Devam ediyor. -1000 oldu amına koyayım. Şuraya bakar mısın ya? Senin ben Euro SD yalanı sikeyim ya. Senin ben Euro SD yalanı sikeyim ya. Orospu çocuğu ya. Orospu çocuğu bitirdin bizi amına koyayım sen ya. Bitirdin ya. Ya bizi bitirdin ya. Bizi bitirdin ya. Bizi harbi bitirdin ya. Bizi harbi bitirdin amına koyayım ya.
Altına da elim gitmedi amına koyayım. Elim gidemedi. Bu kim abi ya? Dolandırıcı hatlar var ya, onlar yazıyor. Bir de onlar çıktı ortaya. Hindistanlı anasını satayım. Elim gitmedi ya altına girmeye. Şu an yeterince zarardayım zaten. Ya inanamıyorum, gerçekten inanamıyorum ya. Şu an şu duruma inanamıyorum ya. Ya yükselmesi lazım. Bu skin yükselmesi lazım amına koyayım. Harbi yükselmesi lazım. Çok piç şu anda hareketler ya. Çok piç bir hareket. Bak bak düşüşe bakar mısın ya? Bu piçin şu anda yükselmesi lazım. Saatlikte bile bu amına kodum şeyini aldı ya. Tepkisini aldığı için saatlik tepkisini bile aldı yani piyasada. Ya bakar mısın ya? Ya alması gereken saatlik tepkisini bile aldı bu sikik. Yükselmesi lazım artık amına koyayım. Çıldırıyorum şu duruma ya. Çıldırıyorum ya. La tamam gün içinde kardayım ama canım sıkılıyor amına koyayım. Ya niye böyle bir şey oluyor yani mesela? Olmaması lazım. Altına giremedik. O değil, biraz daha bekleseymişiz altında. Yani rahat bir 1000 dolar karımız varmış bu arada. Tamam artık yükselmen lazım bak. Saatlik kapanış da oldu. Çık yukarıya orospu çocuğu çık. Çık artık beni delirtme. Aldığın likitasyonu siktir git yukarıya artık. Bir düşüşün tepkisini al amına koyayım artık ya. Bir düşüşün tepkisini al artık ya. Yaklaşık 2 saattir düşüyorsun. 2 saattir satış bölgesindesin ya. Hatırlıyorsanız bir önceki videomda söylemiştim ya. Şu siktimin Euro SD'si ne zaman girsem beni terste bırakıyor. Ne zaman doğru bir analiz yapsam şu sikik Euro SD beni terste bırakıyor. %60 ya. %60 ya. %60 daha fazla toplanan bir parite ya şu anda. Nasıl düşebilirsin ya? Aklım almıyor amına koyayım. O zaman merkez bankaları yalan veri veriyor amına koyayım. 3 gündür Bakır'da yaptığımız swing bir işlemde gitti abi. Şaka gibi amına koyayım ya. Düş ananın amına düş orospu çocuğu senin. Düş. Orospu çocuğu ya. Yani hiçbir tepki almaz piyasa amına koyduğumun çocuğu ya. Bir tepki al lan. Baba yapacak bir şey yok ya. Dur bari tepki aldığında da çıkalım pozisyondan. Tepki aldığında çıkalım pozisyondan. Tepki aldığında çıkalım pozisyondan. Çok canım sıkıldı ya. O ne yaptı ya böyle? Şöyle bir ekleme yapalım buna da. Gold'a girelim bakalım. Tepkisinden TP alırız.
Belki gold şimdi güzel bir yükseliş yaparsa 1'e 1 gelir. Evet, hadi bakalım. Helal lan. Helal lan. Ha, biraz daha çıkarsan gold. Başa baş kapatacağım pozisyonu. Biraz daha çıkarsan başa baş kapatacağım hadi. Allah'ını seveyim lan senin. Hadi lan. Ya ananı Ay çok gerildim amına koyayım ya. Helal lan. Hadi 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 hadi. Hadi. İşte bu be. Ananı sikeyim. Oğlum. Oğlum çıldırıyorum amına koyayım. Abi çıldırıyorum. Abi kasa 15.298 lira dolar. Ananı sikeyim. Olaya bak. Oğlum. Oğlum çıldırıyorum. Ağlayacağım şimdi sinirimden. Abi çok canım sıkıldı. Kaybetseydim var ya başım ağrırdı yani. Valla çok canım sıkıldı ya. Öyle böyle canım sıkılmadı yani. Dur şöyle. Heh. 50 dolar ile başladığımız kasa an itibariyle 15.298 dolar oldu. Yani videoyu izlemeniz lazım. 2000 eksiden döndü poz. Gruba yazdım. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz gerçekten yani beni gold kurtardı desem. Eksi 2000 doları gördüm az önce EuroSD'de. Gold'a girdim. Abi gold bir yükseldi bir loot'ta. Benim girişe geldi pozisyon direkt çıktım ben. Ama en baştan gireceğim EuroSD'ye bu sefer daha düşük bir parayla gireceğim. Abi bu neydi böyle ya? Ya harbiden var ya şu an hatta biraz daha dursaymışım altında yani muhtemelen bir 1000 dolar falan karla kapatırdım. Bu arada EuroSD yükseliyor. Şerefsiz benim çıkmamı beklemiş amına kodumun çocuğu. Bak sinirlerim bozuldu. Ya ben bugün işlem açmayacağım ya. Vallahi bugün var ya harbi işlem açmak istemiyorum ya. Neyse 2 loot'tan gireyim şuna. Pozda kalacağım. Ya ben hala EuroSD'nin Swing'de bile yükseliyor. Bak ben bu coin'e aman coin diyorum amına koyayım. Ben bu pariteye Swing giriyorum abi. Şöyle yeni pozisyon açtım. Tekrar girdim. Yani Swing'de kalacağım. Böyle bu pozda. Ama ben 1.30 bekliyorum bunda. Anlıyor musun? Ben lafımın arkasında kaldığımı size gösteriyorum. Lafımın arkasında kalıyorum da. Hani gene de bunu göstermek istiyorum. Ben 1.30 bunda bekliyorum abi. Ben bu şeyi kapatmayacağım. 1.30'a kadar tutuyorum bunu. Sadece bugün dedim ki biraz şeyime yenik düştüm. Hızıma yenik düştüm ve salak gibi ne yaptık? Poza girdik. Ama beni gold resmen kurtardı. Yani bu böyle bir şey olamaz. Oh arkadaşlar yok bugün ben güme değilim. Ben bir kahvaltı yapmalıyım. Bir şeyler yemeliyim ben. Sonra geliyorum. Tamam mı? Bugün işlem açarız. Devam ederiz bugün.
Bay bay. Arkadaşlar selamlar. Bakayım bir. Hala Perşembe günündeyiz. Saat tam 22 geçiyor. Bugün acayip bir şey oldu. Zaten başından beri video izleyenler biliyor ki ben 5500'den sonra çok sert bir düşüş beklediğimi sürekli söyledim. Abi bugün müthiş bir düşüş oldu. Şu düşüşe bakar mısın? Şu düşüşe bakar mısın? 5500'den 5080'e kadar 90'a kadar düştü ve ben bu pozisyona girmedim. Girmedim. Maalesef. O sıra EURUSD işlemimiz vardı. Hala EURUSD işlemimiz duruyor. Belki bir scalp buluruz diye bir geldi bir pozisyon falan bakacağım şimdi. Belki bir scalp tuttururuz ya diye bir işlem girmeyi düşünüyorum. 15 dakikalıkta hala bir düşen zayıf bir trend bulunuyor. Bu bölgede yine bir zayıf trend söz konusu. Yine buradan baktığımızda evet zayıflayan bir trendin söz konusu. Şöyle küçük 0-1 loot'ta bir işlem açacağım. Bir tane işlem girdim bakalım. Stoplu olacak. Stoplu bir işlem koruyacağım. Hedefim şu yönde. Baktığım takdirde pozisyona. Şurası çok önemli bir destek olarak gözüküyor bence kısa scalp için. Şurası çok güzel bir destek bölgesi. Buraya kadar pozu tutabilirim. Stopumuzu da şunun üzerine koyarız. Yaklaşık kaç ar yapıyor? Ortalama 2-3 ar falan yapıyor ya. Satış baktığımızda yani ortalama 2-3 ar yapıyor. Stop noktamız da orası olur. Güzel bir yer bence. Bir bekleyelim bakalım ne olacak. Bir görelim. 3235-3240 geldiğinde pozisyon yani 1000 dolara yakın bir kar bırakıyor. 1000 dolar bırakmıyor da 1000 dolara yakın bir kar bırakıyor. Denemekte fayda var. Denemedi demeyiz. Pozisyon direkt eksiye gitti amına koyayım ya. Hem de şurayı bir toplayayım ya ben. Gençler. Şöyle bir ev halimle görüyorsunuz beni. Bunlar benim kartlarım. Sesim geliyor değil mi oraya? Ha? Aynen sesle ilgili bir sıkıntı yok. Tamam. Ya havuzdan falan çıktım böyle şey üstüm başım biraz dağınık. Şimdi bir tasarım yapmayı düşünüyorum şimdi şuraya. Hem de o sıra işlemde olalım. Bakayım pozisyona. Pozisyon güzel. 55 dolar kârdayız. Bugün kasayı güzel yükseltelim. Bugün iyi bir yükseliş bekliyorum kasadan. Bugünü belki 16 bin dolarla kapatabiliriz gençler. 16 bin dolarla belki bugünü kapatabiliriz. Bu da bizim için çok güzel olur. Şu Poseidon'umu alayım abi. Aman diyeyim dikkat edelim. Altın çok garip hareketler yapıyor. Ya zaten altının düzgün bir hareket yaptığı daha görülmemiş piyasada anasını satayım. Yani bir yükseliyor şu anasını satayım var ya. Bir durmadı yerinde. Benim gramofonum. Bakayım ekside miyiz artıdayız. Güzel. Artıda olalım da. Bir sıkıntı yok. Yeter ki artıda olalım. Bak şimdi bu çok güzel. Tamam mı? Bunu buraya koyacağım. Ama dur hepsini bir alayım. Hepsini bir köşeye koyayım. En son size göstereceğim yaptığım tasarımı. Ya ben buraya normalde box eldivenlerimi koymak istiyordum ama box eldivenlerin hepsini koyayım. Benim toplamda yaklaşık nereden baksan bir 10 tane box eldivenim falan var. Her gittiğim ülkede gitmiş olduğum fight akademilerde boks eldiveni alıp geliyorum. Hoşuma gelen boks eldivenini alıyorum. Biliyorsunuz ben 2 kuşak boksörüm. Çok derecem yok. Sadece Akdeniz bölge şampiyonluğum var. Bir de 2018'de Türkiye şampiyonasının üçüncülüğüm var. Başka da bir bokum yok yani öyle. Çok büyütecek bir şeyim yok. Bir de eğitmenlik sertifikam var ikinciden. Ama açıkçası eğitmenlik yapmıyorum. Bir ara bir denedim. Cross'ta falan yaptım eğitmenlik. Bundan bir yıl önce falan. Ama sarmadı ya. Ya bana göre değil. Ben maalesef sevmiyorum yani birine bu tarzda bir eğitmenlik vermeyse bir de ben yakın zamanda şeye başladım.
Fitness'a başladım. Vücudumu şişirdim bayağı. Şu an çok güzel bir vücudum var. Sırtım falan, kollarım falan çok iyi var. Vücudu belli ediyor kendini. Bakmayın şu an üzerinde large, X large bir tane tişört var. Bol olsun biraz diye giydim. Ama onun dışında gerçekten de vücudumdan çok memnunum şu anda. Six pack'lerim yok ama four pack'im var. Bir four pack'imiz olmasın mı? Şunu da alalım şöyle. Şimdi güzel bir tasarım yapmak istiyorum. Ya çünkü lay lay lom dizdiğim bir şey oldu bu. Lay lay lom bir şey yaptım. Kafadan. Maksat boş durmasın diye. Ama hoşuma gitmedi açıkçası. Bakıyorum pozisyon zararda ama hayır. Hala aynıyız. İşte Mustafa Kemal Atatürk. Atam. Sen yat da ben kalkam. Yok ben yatam da sen kalk. Öyle miydi lan? Unuttum. Sözü unuttum anasını satayım. Bak şimdi linç yükleniyor. Doğan Can Çakırlı pislik yapmaya devam ediyor. Linç yükleniyor abi bak. Tüm haber siteleri için bunu paylaşır. Ama benim ağzımdan çıkacak bir laf bekliyorlar resmen. Kitaplarımı alayım şöyle. Çok kitap okuyan biriyim bu arada arkadaşlar. Kitap çok okurum abi. Kitap okumak çok önemli. Bak çok ülke gezdim. Çok kitap okudum. Bu konuda egoist olarak saymayın ama kendimi çok bilgili olduğumu düşünüyorum. Abi. Çok bilgili olduğumu falan düşünüyorum. Bu işi seviyorum. Yani kitap okumayı, ülke gezmeyi. Ben bu arada bunun parayla ilgisi yok bu arada. Ben üniversitedeyken de yüksek lisansımı dışarıda yaptım. Ayrıca üniversite esnasında Atina'ya gittim, İtalya'ya gittim, İspanya'ya gittim, deport yedim. Garip bir kavgaya karıştım orada. Deportum var şu an, İspanya'ya giremiyorum. Hani enteresan bir muhabbet maalesef. O da beni buldu. Şunu da alalım şöyle. Benim saatim. Bak bunu şeyden aldım. Nasıl? Anasını satayım. Ben bunu Japonya'dan getirdim. Ama bunu ben Japonya'ya getirdim arkadaşlar şu. Neydi bu? Muşka neydi? Unuttum. Ama muştu bir şeydi bu. Muşta. Heh. Getirdim. Lan Türkiye'de ben bunu Mersin'e getiremedim. Neymiş efendim? Yasakmış. Japonya'da yasak değil. Oradan getirebiliyorum. Ayıp yani. Ne yapacağım? Adam mı ölecek? Pilotu mu döveceğim bununla? Çok saçma yani. Arkadaşa verdim geldi aldı kargo ile gönderdi bana. Bir ton iş yaptık yani ne kadar saçma. Harbi diyorum bak gümrükten geçtim ha. Gümrükten geçtim ama şeyden geçemedim. Türkiye iç hatlardan geçemedim. Ne kadar saçma ya. Şunu da koyalım. Şimdi her şeyi boşalttım. Çok fazla ödülüm var. Hem bokstan hem de trade'den. Ben de yaklaşık Türkiye'nin en iyi trader seçildim 3 defa globalde. Forbes'in düzenlemiş olduğu bir etkinlik vardı, ona katıldım. Ona derece aldım. Bitget'ten 3 tane yılın trader ödülüm var. İşte Vexpan ödül verdi. Binance'tan bir ödülüm var. Binance'tan da yılın en çok hacim yapan adamı seçildim. Yani seviyorum bu işleri ya. Hoşuma gidiyor. Şimdi bakalım. Kar güzel bu arada. Güzel gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar. Şu an bomboş oldu. Ben diyorum ki bak. Şuralara boks eldivenlerimi koyayım. Tamam mı? Boks eldivenlerimi koyayım oralara. Onları sikeyim. Oo. $200 kârdayız. Güzel. Çok iyi. Bu arada bayağı iyi. Bak şimdi bu benim Venom en sevdiğim modeli. Orijinal Venom. Bu arada gayet orijinal. Bu arada o sırada kârdayız. En sevdiğim, en beğendiğim boks eldivenlerden bir tanesi. Bu da Venom'un yine. Bunu İngiltere'de aldım. Arkadaşlar. Şunu Bali'de aldım. Bu da Indofight. Bu da orijinal. Çok sevdiğim. Bunu Night Fight'ta kazandım. Tayland'da bir Night Fight vardı. Bir de konuşabilsem. Orada kazandım. Çok sevmiş olduğum bir eldiven dahadır Indofight'tan bu. Üzerinde altın tozu var ama orijinal altın olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir şeyini yapmıştık, muhabbetini yapmıştık. Yine bunu da arkadaşlar Hook Fight'ta kazandım. Hook Fight eldivenleri. Orada kazandım bunları. Derece yaptım, birinci oldum. Orijinaldir.
Aşırı. Sesten anlayan varsa anlar zaten. Ya şu ses enfes ya. Boks antrenmanı yapsam ne yapsam evde? Ha? Şunu da şöyle koyalım. Bak tam böyle. Fight for your glory. Bakıyoruz işleme. Çok güzel. Devam ediyor pozisyon. Hadi bakalım bugün inşallah 16.000 dolarda kapatacağız piyasayı. Bu da arkadaşlar yine Hook Fight'ın bir MMA organizasyonunda kazanmış olduğum eldiven. 3. oldum ve bana bunu verdiler. Aynı zamanda birkaç bir ödül daha verdiler. Çok güzel bir müsabakaydı gerçekten o gün. Bunu böyle koymak istiyorum. Benim antrenman yapmış olduğum bir eldiven. Çünkü çok güzel bir eldiven. Yani bayağı güzel bir eldiven. Şöyle. Heh. Şöyle bu eldivende böyle dursun istiyorum. Bak şu an şekil güzel oldu. Çok güzel oldu. Bak bunlara da şunları koyalım. Bak şöyle. Yok morları koymayalım. Siyahları koyalım. Bunlar Bali MMA'deki almış olduğum şeyler. Şu boxingleri de beyazını oraya koyalım. Böyle. Güzel oldu. Abi şu çok güzel. Bayıldım buna. Detaya bakar mısın? Çok güzel. Gürcistan'dan aldım bunu. Çok güzel ama. Çok detaylı bir şey. Acayip güzel. Çok hoşuma gitti. Bırakmak istemedim. Aldım bunu da ama bunu buraya koyamam. Bu burada olmaz. Bunu nereye koyabilirim? Bunu buraya koyabilirim aslında. Bak şöyle koyabilirim bunu. Evet. Bak buna bakar mısın? Şuna bak. Köpekler burada poker oynuyor ama bak esprisi var. Sanatçı bunu nasıl yapmış biliyor musun? Bak Chihuahua'nın altına 2 tane kitap koymuş. Şimdi Chihuahua ile Rottweiler şey yani birazcık şakacılar ya. Burada kart birleştiriyorlar mesela. Ya çok komik bir şey yapmışlar. Çok espritüel bir şey anlıyor musun? Bunu da buraya koyayım. Beni birisi arıyor. Beni arama. Benim kardeşim Cazım arıyor. Evet. Güzel. Bu da yine çok sevdiğim bir ayakkabı. Temu'dan aldım. Boks ayakkabısı. Ya Temu'dan aldım. Çok görsel olarak çok hoşuma gitti. Bu yüzden bunu aldım. Görsellik çok güzel duruyor bunda. Çok güzel bir boks ayakkabısı açıkçası. Boks kösesi çok güzel oldu bu arada. Yani acayip güzel oldu. Oraya başka ne koy? Şu alta ne koyayım biliyor musunuz? Şu atamı koymak istiyorum şuraya ya. Hatta yok bak. Dur. Atamı üste koyalım bak. Bunu buraya koyayım. Bak şöyle. Puma. Uf. Manyak durdu bu arada. Bu arada düşüş devam ediyor. Evet atamı da tam da buraya koyalım böyle güzelce. Görünsün üstlere layık benim atam. Müthiş duruyor ya. Evet. Şimdi bu bölge çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Poseidon'u nereye koyayım? Poseidon'u da bak Poseidon benim oyundaki rumuzum arkadaşlar. Poseidon buraya sığmaz. Bak şuraya olabilir. Bak. Şuraya çok güzel durur bu arada. Oo. Baba çok güzel oldu. Ben oraya bir tane daha büyük büst alırım bu arada. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok klas durdu orada. Ya Arda şu an müsait değilim. Hı. Evet. Şu atı da şöyle koyalım. Hı. Şöyle. Hı. Şöyle. Atı da böyle koysak çok tatlı durur ya. Ha? Şöyle. Tamam. Bu güzel oldu. At orada oldu. Şimdi şu Bitket'in bana göndermiş olduğu viski şişesi var. Buna bayıldım abi. Yani Bitket'in bugüne kadar gönderdiği en güzel şey olabilir bu. Bundan biliyorsunuz 3 tane geldi. 2 tanesini sizlere gönderdim. Siz gönderdiğim kişiler de çok bayıldıklarını söylediler bana. Bunu nereye koysam? Aslında şöyle yapabiliriz bak bunu. Bir dakika. Bak şöyle. Puma'yı alta koyarım. Puma'yı alta, viski bardağını da buraya koyabilirim. Sporcunun altında viski bardağı da çok. Bakayım pozisyona. Güzel. Şimdi gramofon var elimde bir tane. Bu gramofonun da telefonu buraya koyuyorsun.
çok ses çıkıyor. Ya çok güzel bir icat bence. Gramofonu da nereye koyabilirim? Gramofon burada iyiydi aslında ya. Şurada çok güzel durmuştu. Böyle iyi. Gramofon böyle çok iyi. Gramofon böyle çok iyi bence. Şunlar benim şanslı oyun kollarım. Bunlar da bayağı şanslı oyun kolları bu arada. Ciddi şanslı bir oyun kolu bu. Bunları da şöyle koymak istiyorum. Tamam. Çok güzel. Biri Xbox, birisi normal PlayStation. Oha altın girişe geldi anasını satayım. Altın girişe gelmiş bu şaka gibi. Evet. Şimdi muştamı tek koyacağım. Arkadaşlar. Muşta bir tane böyle duracak. Ben öyle seviyorum. Hatta muştanın yanına bir tane Zippo şeyim var. Neydi bunun adı? Zippo çakmağım var. O dursun orada. Çakmağım. Şöyle VR'ımı alayım. VR'ımı çok seviyorum. VR'la çok şey yapıyorum çünkü. Oyun oynuyorum, zaman geçiriyorum. VR'ım da öyle dursun. Altın eksiye düşmüş bu arada. Buradan bir ekleme yapabilir miyim? Yok, yapmayacağım. Şu teyp ya antika tarzı çok hoşuma gitti. Bu arada orijinal şey değil, antika değil ama tatlı duruyor ya. Bilmiyorum, hoşuma gidiyordur görünüşü. Bunu da böyle koymak istiyorum. Niye buraya koymak istiyorum? Çünkü altta gramofon var. Üstte de bu güzel durur bu arada. Bu yüzden buraya koymak istiyorum. Saatliğimi de şuraya koyacağım. Tamam. Kitabımı da bak. Şu kitaplarımı da alayım. Bunların hepsini okudum bu arada aslında. Bunları sizlere göndersem iyi olur. Yani ihtiyacı olanlara göndersem bu kitapları çok güzel olur aslında. Çünkü hepsini okudum. Bak şu kitaplar çok güzel. Bunlar ama yabancı, İngilizce. İngilizce biliyorsanız çok güzel oldu. Çok güzel bir kitap. Evet. Bu arada İngilizce kursuna hiç gitmedim ben. İngilizceyi yurt dışında öğrendim. Hiç gitmedim İngilizce kursuna. Yani kapısından bile geçmedim bu arada. Şakasız. İngilizceyi tamamen yurt dışında öğrendim. Şunu da alayım. Bunlara buraya full kitabımı koydum ya aslında. Bak dur şöyle bir şey yapabilirim. Bunu da buraya koysam. Şöyle. Ama saatim görünmüyor ki içi. Benim bir tane atlı şeyim vardı. Şöyle ya. Şöyle. Tamam. Benim bir tane attan oluşan bir şeyim vardı. Bulamıyorum onu. Bu çok fazla kitap lan bu. Ciddi bunları okumuş bitirmişim ben. Vay anasını satayım. Hepsine çizik atmışım. Okuduğum kitaplara çizik atıyorum bu arada. Hepsine de çizik var. Evet şöyle. Stefan Zweig. Şöyle. Tamam. Şöyle. Ben bayılıyorum ya. Kitap görseline bayılıyorum arkadaşlar. Çok seviyorum. Kitap görseline. Şöyle bir şey daha mantıklı. Ay Dostoyevski insancıklar. Kitap tarafı da güzel oldu bence. Yok ya sırıtmadı. Çok iyi oldu. Şunu da Vex gönderdi. Anasını satayım. Bunu nereye koyacağım? Bilmiyorum ki. Şuraya koyayım ya. Oh, şu bardağı çok sevdim. Where New World is Made yazıyor. Şöyle o taraf gözüksün sadece. Şöyle üstüne de bunu. Tamam. Terledim lan. Dur. Klimayı açayım.
Aa ben ödülümü unuttum ya. Benim bir sürü ödülüm var ve nereye koyacağımı bilmiyorum. Trader of the People. Bunu buraya koyacağım. Atam görsün de gurur duysun. Şöyle yapalım. Bunu da buraya koyalım. Ulan benim Vex'le bir ortaklığım da yok. Bu Vex'in bütün şeyleri bende niye var anlamıyorum ben ya. Buna da size de göndereyim arkadaşlar. Ya annem arıyor. Evet sanırım okey ya. Şu şapkaları da koyalım. Tamam. Şu riski şeyleri tamam. Çok tatlış oldu. Ne var anne ya? Bir dakika bakacağım. Şunlara bakın. Hiç kağıt oyunu oynamayı bilmiyorum bu arada. Ama çok güzeller. Görüntüsü için aldım sadece. Ama gram kağıt oynamayı da bilmiyorum. Şöyle tamam. Yengenizle fotoğrafını da koyayım. Evet. Yengenizle fotoğrafımı da şurada kursun. Tamam. Şurada maşallah şöyle dursun. Tamam. Güzel. İçime sindi şu anda. Pozisyon da eksiye düşmüş. Lan bir dur yerinde. Bir dur bir yerde be. Dur şöyle tamam. Bir şey diyeyim mi? İdare eder. Doldurmam gereken yerler var. Mesela şuraya bir tane daha Poseidon'a benzer bir şey koymayı düşünüyorum. Atın yerine. Atın yerini değiştirip öyle bir şey yazacağım. Evet. Niye çıkıyor ya? Şöyle dursun şu. Defterde bu dursun. Defter çok önemli benim için. Defter, not falan çok alıyorum ben. Çok fazla alıyorum. Benim gözlük. Gözlüğü de nereye koyayım ya? Gözlüğü de... Ha, şöyle yapalım. Tamam. Şunları da halledeyim. İşlemdeyken de bütün uzayı hallettim ha. Bak şu an çok iyi oldu. Şu çöpe atılacak. Burada benim beyaz kağıtlarım falan var. Evet. Temel eğitim antrenörlük sınavına girdim, kazandım. Bitti. Şükür. Bu kağıtları tamamen planlama çizim için kullanıyorum. Ya nasıl diyeceksin? Planlarımı genelde bu kağıtlara yazarım. Bir pozisyonla ilgili planlarımı. Tek kullanımlık. İkinci kullanmayı istemiyorum. Kafamı karıştırıyor çünkü. Şöyle. Tamam. Burası okey. Bunun içine koy. Şöyle bir takvimimiz var. Şu takvimi şuraya koyalım. Şuraya bilgisayarımın diğer setuplarını koyacağım.
Hı. Tamam. Şöyle diğer bilgisayarlarım. Bende bir tane Tree monitör var. Çok iyi. Ya bunu içinizden birine çekilişte vereceğim. Bu bir Tree monitör. 3 tane monitör burada. Bilgisayara takıyorsun. Bu 3 monitörü kullanabiliyorsun. Çok işimi gördü zamanında ama artık setup'a ihtiyacım yok. Setup kullanmıyorum. Bu yüzden de bunu vermeyi düşünüyorum birilerine. Satacaktım, satmaktan vazgeçtim. Satsam kaç para alacağım ki zaten toplasan bu 10 bin lira bir şey. 10 bin lira içine değmez şimdi. Kargo margo ya falan vesaire vesaire. Kim uğraşacak onunla? Şöyle. Niye dönmüyor? Tamam döndü. Pozisyon ne durumda? Lan hala ikisi mi amına koyayım? Düzelmedi ya. Ha, böyle miymiş? Pardon. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi oldu. Tamam. Şunu da şunun arkasına koyalım. İşimize yararsa kullanırız. Burada bir çok önemli bir şey var. Sırt kaşıyıcı. Abi bu çok önemli. Benim için aşırı önemli bir şey bu. Bu Nuran'ın. Bunların burada ne işi var? Hı hı. Şu önemli. Tamam. Şu benim koşu yaparken kullanmış olduğum hayat kurtaran bir şey. Bunu böyle bağlıyorsun. Müthiş bir şey bu. Aha. Babacım şu neymiş ya? Tree monitörün kutusu bu da. Bunları at. Ya çalışmasaydı iade edecektim ama çalışıyorlar. Çok da güzel çalışıyorlar. Bu yüzden iade etmeyeceğim. Kullanmaya devam edeceğim. Şöyle dursun bu da. Tamam orada. Okey ya. Bir şey diyeceğim ya bu çalışmıyor mu bunu? Allah Allah. Ya bu hiç çalışmıyor sanki. Heh şimdi oldu. Oğlum yandım ama oyum içeride. Bu hayat kurtarıcı aletimi de aşağı spor salonuna koyayım. Ben bu evde 5 yıldır yaşıyorum ama bu odayı ilk defa böyle kullanıyorum. İlk defa. Kaç yıllık evim? Odayı ilk defa böyle kullanıyorum.
Hı. Tamam, bir şunları çöpe atıp geliyorum. Bitti benim burada işim. Evet, ben geldim. Bakayım şeyde çekiyor mu? Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Şu düşüş gelsin artık ya. Şu da bir heyecanlandırdı bizi. Ama beklediğimiz düşüş olmadı. Bir heyecanlandık şurada. Baktığımda 180 160 dolar kârdayız. Şimdi sert bir düşüş gelebilir. Mumlar çok zayıf. Dur bakayım arka plan nasıl görünüyor. Şimdi daha iyi olmuş ya. Harbi. Şaka gibi ya. Artık bu rakamlar bana düşük geliyor. 60-50 dolar falan şimdi şey var ki kasaya göre küçük geliyor. Normalde küçük değil aslında, bu rakamlar iyi rakamlar. Ama 60 dolar şu anki kasaya göre çok düşük geliyor. Biz böyle 50-50-50-100 bin dolar çok zor yaparız. Ben demiştim size. Kasamız belli seviyeye gelsin riski arttıracağım diye demiştim. Öncesinde 0.1'de işlem açarken şimdi 0.01'de işlem açarken şimdi 0.1'den işlem açıyoruz. Bulutumuz bile değişti yani. Oğlum biz az önce 180 dolar kâr, ne ara 70 dolar oldu bu ya? Harbi diyorum, şurada şey yazsın 15.400 yazan yerde 16.000 yazsın, direkt kârı alırım. Direkt.
Şöyle bir bakayım bir. Gümüş de tam tepede ha. Ama dakikalıkta yükselmeye çalışıyor. Abi bak. Sana bir şey diyeyim mi? Gümüşe de bir short girsek mi acaba ya? Ha? Şu an tam tepede aslında girilebilir ha. Şunu tam üstüne stoplarız aslında. Dur ben buradan gümüşe de gireceğim. Hı. 0.2'den giriyorum burada. 0.2 tut işlem açtım. Stop'u çok yakın tutacağım. İşlem şöyle olacak aynen. Bak tam buradan girdik işleme. TP'yi buradan alırız. Stop tam şurası olacak. Çok yüksek tutmayacağım stop'u. 0.2 loot'ta buradan güzel kar elde ederiz düşerse. Şu anda bu işleme girmemin sebebi yani aslında tam anlamıyla setup vermedi. Yani baktığıma göre tam setup vermedi ama setup oluşursa biz tepeden girmiş olacağız. Ben birazcık da risk alarak girdim işleme. Normalde setup'un oluşması için mavi, kırmızı, sarı yapması lazım. Yani 250-20 EMA yapması lazım. RSI'nin da satış bölgesinde olması lazım ama şu an setup tam oluşmadı. RSI alış bölgesinde. EMA'larda şu anda 220-50 seviyesinde. Yani setup'un yukarı yönlü bozulma ihtimali çok yüksek. Ama setup'un oluşma ihtimali de çok yüksek. Setup oluşmadan işleme girmiş olacağız biz. Ya burada biraz risk alacağız aslında açıkçası. Risk aldık yani. 114.54'te pozisyonu bozmak zorunda kalırız. Eğer yükselirse. O da bize ortalama bir 400 dolar falan zarar eder. Yaklaşık 400 dolar falan bir zarar ettirir bize. Bekliyorum bakalım. Ya normalde uyuyacaktım, işlem açmayacaktım da piyasa çok güzel böyle. Baktım yükseliş, düşüş. Yani hepsi birlikte şu anda. Hem düşüyor hem yükseliyor. Güzel zigzag var dedim. Hani zigzag varsa biz de varız dedim. Tehlike varsa biz de varız dedim. Tehlikeyi severiz dedim. Bu yüzden işlem açmaya karar verdim bugün. Şöyle tam 16 bin dolar göreyim. 16 bin dolarda kapatacağım kasayı. Oo çok güzel. Çok güzel. Devam et. Devam et. Devam, 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 devam. Düşüş devam. Hadi. Çok iyi. 16 bin dolar göreceğiz sanırım. Şu anda kasamız 16.100 dolar. Pozisyonu kapattım. Şu anda kasamız 16.185 dolar oldu arkadaşlar. Bir miktar daha bekleseymişim kasamız 16.200 dolar falan olurdu muhtemelen. Ama çok güzel. Çok güzel. Ya biz bir şey diyeceğim. Biz TP'yi niye beklemedik? Lan ben Euro işlemine çıktım bu arada. Euro USD işleminden çıktım yanlışlıkla. Tekrardan giriyorum. Hay kafamı ya. Euro USD'den baştan girdim. Evet. Bunu da paylaşalım. 50 dolar ile başladığımız yazabilsem bir de kasa şu anda 16.165 seviyesine yükseldi. Her pazar vlog şeklinde FX Çakırlı YouTube kanalında da yayında. 100 bin dolara az kaldı. Evet dostlar. Yeter mi diyorum. Ulan oha ya. Çok güzel hareketler yapıyor ya. Bir şey diyeyim mi? Keşke çıkmasaydım. Şu an bin pişmanım var ya. Pozdan çıktığıma bin pişmanım. Çok güzel yakalamışız. Ve setup'ta oluştu bu arada. Setup'ta oluştu.
Şeytan beni şu an dürtüyor işleme gir diye. Bak şimdi EMA'ya değecek. EMA'dan sonra düşüş başlayacak. Şeytan bildiğin şu an beni dürtüyor. Bugün bayağı bir şey diyeyim mi? 3554 dolar kazanmışız ha, şaka bir yana. Gruba da bugün müthiş işlemler verdim yine. Ha, çok müthiş işlemler olmasa da güzel işlemler verdim. Scalp verdim bugün. Hep scalp'ten gittik. Scalp işlemlerle kar aldık. 4-5 işlemden kar aldık. 2 işlemden stop olduk. Yani güzel bir gün oldu en azından. Çünkü zaten gruba da yazmıştım bunu. Hani grup zaten her şeyin farkında. Grup short'taydı zaten. Para bastık baksanıza. Yani para bastık grupta. Demiştik grupta zaten biz. Ne demişiz gruba bakalım. Arkadaşlar dedim. Şu an için işlemim yok ama bunu söyleyebilirim. Altında 5000'in altına bir düzeltme bekliyorum. Çok riske girmeyecek şekilde shortlar deneyebilirsiniz dedim bak. Bunu bugün saat 14.25'te paylaştım. 14.25'te. Ve grupta birçok insan short girmiş ve müthiş karlar elde etmişler. Benim dışımda arkadaşlar. Yani güzel. Evet. Bugünün de sonuna geldik diyorum. Ve yarın devam edelim diyorum. Bugün güzel kar elde ettik. Çok güzel bir gün bugün. Bizi bugün EURUSD bozdu. Bu arada EURUSD bozmasaymışım bu arada şu işlemleri. Abi rahat bir 5000 dolar falan kârdaydım. Çünkü bugün EURUSD ne yaptı? İşte görmüş olduğunuz gibi 11.19.60'a kadar geldi. Yapacak bir şey yok. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar selamlar. Bir türlü videoya giremedim. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Az önce bu pozisyon artı 5000 dolar kârdaydı. Kafayı sıyırıyorum şu anda. Ya yayına geçiyordum. Tam yayına başlayacaktım. Mikrofon bozuldu, bir şey oldu. Anasını satayım mikrofon çalışmıyor. Ya en başa uğraştım. Şu anda işlemdeyim. Niye işlemdeyim? Biliyorsunuz ki altında 5000'in altına bir düzeltme bekliyordum ve 5000 altına düzeltme geldi. Dedim ki 4-5 bin altında düzeltme olursa riskli miktarda işleme gireceğim dedim ve şu anda kasam 2700 dolar karda, 2500 dolar kar. Çok volatil şu anda. Yani acayip volatil şu anda. İşleme bu civarlardan girdik ve çok da tehlikeli açıkçası. Yani aslında durmamız çok tehlikeli ama ben risk alacağımı söyledim ve o riski alıyorum. Eksi 10 bine kadar riskim var yani açıkçası ve düştükçe ekleme yapmayacağımı söyledim. Yani bakalım ne olacak bilmiyorum ve şu anda işlemdeyiz. Yani çok volatil ya. Dehşet volatil ilerliyor. Dehşet volatil. Zaten benim 5004'te bir işlemim emrim vardı. Sonra işte düşerse diye 4967 emir koydum dün. 4968'de emir koydum ve 4966'ya emir koydum ama bir looplardan koydum. Allah'tan ben uyuyorken olmamış. Var ya öyle bir şey olsaydı kalpten giderdim herhalde. Veya sabah kalktığımda çok da yüksek bir miktarda karla uyanabilirdim diyorum. Şimdi bakıyorum kasamız şu anda 20.000 dolar oldu bu arada şakasız. 4.000 dolar kârdayız şu anda. Ya çok iyi ilerliyor. Zaten biliyorsunuz başından beri bunu söylüyordum. Gruba da bunu yansıtıyordum ve gruba demiştim ki bakın arkadaşlar düzeltme bekliyorum 5.000'in altına. Kesinlikle long girin falan vesaire diye gruba yazdım ve gruptaki de işleme girerken de gruba ben bildirdim. Dedim arkadaşlar ben işleme giriyorum haberiniz olsun dedim ve şu anda 4.000 dolar kârdaydık. Amına koyayım ya. Keşke oradan kâr mı alsaydım? Ha? Şöyle bir yapalım da. Bak şu bölge kırıldı mı tamamdır. Uçar gider buradan. Şu an 5.000 dolar kâra geçtik. Tam 5.000 dolar şu anda kârda pozisyon. Şu 5.000'de bir TP alamadım dur. Ekran görüntüsü. Onu sikeyim. Woo! Çık. Çok iyi. Ya hadi ama ya. Lan tam sevinmiştim var ya. 3600, 3700. Ya bu civara kırılmadığın sürece sıkıntı yok bence. Abi güne süper başladık ya. Gerçekten güne süper başladık. Kasamız şu anda 20.000 dolar oldu. 21.000 dolara çıktı az önce. Çok iyi ya. Çok iyi. Arkadaşlar ben burada kar alıp kasamı şu anda 21.700 dolar ve ben burada kar almıyorum. Biraz daha bekliyorum. Çünkü çok güzel tepki aldı. Çok güzel tepki aldı. Hadi devam et. Tepkine devam et. Tepkine de tam kar alsaydım 5.000'de keşke. Of. Evet geldi. En baştan geldi. Hadi lan. Yapma. Yapma. Hadi. Yapma. Çok korkunç şu anda. Acayip korkunç. Çünkü çok riskli bir işlem. Yani bir düşerse 10 puan biterim. Anında biterim. Evet. Pozisyonu kapattım. Ananı sikeyim. Tam Allah yetişemedim ya. 19.986 dolar oldu şu an karımız. Ya of yetişemedim. Ha yükseliyor Allah kahretsin. Yükseliyor.
Dur bak şöyle yapacağım. 0.1'den işleme gireceğim. Pozda kalmak istiyorum sadece. Pozda kalmak istiyorum en azından. Evet, şaka bir yana kasamız şu anda 20 bin dolar oldu. Çok iyi. Arkadaşlar kaç günde yaptık bunu? Şu anda kasamız 20 bin dolar oldu. 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 Oldu arkadaşlar. 50 doları 20 bin dolara çıkardık. Yani bakın. Türkiye'de bunu yapabilen ilk kişiyim bu arada. Canlı canlı. Bunu yapabilen ilk kişiyim. Çok iyi. En azından pozda kaldık. Sıkıntı yok. Buradan 0-1'lerde düştükçe ekleme yapmayı düşünüyorum. Ya çıkmasam var ya şu an 10 bin dolar kârdaydık bu arada. Abi çok riskli ya. Dehşet riskli. Şu anda hedef 10 bin. Hedefim şu anda 10 bin. Çok riskli abi. Oradan yani imkansız. İmkansız. İmkansız yani. 5000 üzerine geri çıktık. Çok şükür. Düşerse ekleme yapacağım bu arada. Hani şu bölgelere falan gelirse tekrardan Liquidity Sweep'ten ekleme A1. Bu bir loot'ta değil. 0 bir loot'ta. Tamam. Şöyle bir ekleme yapmayı düşünüyorum. Bu bölgelere gelirse tekrardan. Şöyle 0-1'lerden eklemelerimi hatta dayayayım siz de görün. Ya 893'e gelmez de bir miktar yani olur da gelir diye oraya bir tepki koyuyorum. Şu anda yükselmeye devam ediyor. Lan az önceki pozisyonu kapatmasam var ya. Yani acayip bir şey olurdu ya. Acayip bir şey olurdu bu arada. Aa, çok müthiş olurdu ya. Neyse. Birazdan gelirim. Şunu biraz kutlayayım ben bir kahvaltı yapayım. Oğlum bu çok iyi oldu ya. Ne dediysek oldu video içerisinde. Her şey kanıtlı bir şekilde. Devam da ediyoruz. Birazdan yayında olurum arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar selamlar. Selamlar. Şimdi Hakan abim yazmış. Şöyle bir bakıyorum. Abi böyle bir şey olamaz. 1300 dolar kârdayız. Bugün cuma saat 14.30. Bu sabah efsane uyandık. Sadece bugünün kârı 3822 dolar. Bu hafta ne beklediysem hepsi geldi arkadaşlar. Hepsi geldi. Gerçekten benim için çok güzel bir haftaydı. Şimdi bir hesap yapmak gerekirse daha tabii bugün işlem açacağız. Bugün daha açacağım işlemler bitmedi. Lakin küçük bir hesap yapmak gerekirse biz 4 hafta önce 50 dolarla bu challenge'a başladık. Tam 50 dolarla. Ve şu anda kasamız tam tamına 21.300 dolar. Şimdi şöyle bir bakacağım. Bak. 50 dolar kaç TL? 2000 bak yani biz 4 hafta önce 2174 lirayla başlamışız. Şu anda kasamız ne kadar? 21.000 dolar diyelim. Yani biz bir ayda 1 milyon lira kazanmışız. 1 milyon lira arkadaşlar. 2000 lirayla 1 milyon lira kazanmışız. Baba daha ne yapalım? Daha ne diyeyim? Ya daha nasıl bir vlog çekeyim? Tabii bu vlog devam edecek. Kaldığı yerden devam edecek. Ve biz 100 bin dolar ulaştığımızda kaç para olacak bu para? 100 bin dolar kaç TL? 4,5 milyon lira yapıyor. Ve muhtemelen de Şubat ayında biz bu kasayı 100 bin dolar yaparız. Yani muhtemelen yaparız. Ondan sonra normal videolarıma geçelim. Normal videom neydi? Haftalık açmış olduğum işlemlerin tanımıyorum bunu. Kim bu? Haftalık açmış olduğum işlemleri de şey yaparız. Kim lan o? Dur bir dakika bir arayayım onu ben. Alo, alo. Abi Sırat Kargo'dan arıyorum. Bir Merhaba, kargonuz vardı. merhaba kardeşim. Yeri biliyor musun? Geldin mi yoksa? Abi sokağa ben hani yıllardır buradayım öyle bir sokak hiç duymadım ya. Neresi oluyor senin adresin tam olarak? Boğaziçi Koleji'ni biliyor musun kral? Evet, Akdeniz Boğaziçi Koleji. Brom, Boğaziçi Koleji'nin girişinden yukarıda sola doğru bir mahalle var, girişi. Orada orada Luna Villa'yı görürsün. Büyük bir villa. Villa. Evet, Luna Villa adı. Beylice villaları var ya, o ara sokakta Evet. işte. O ara Tamam. sokakta. Tamam Bir abi, tane- gelmeye çalışacağım. Tamam abi ben gün içinde teslim etmeye çalışacağım. abi. Edersen beni ara buraya geldi, ben sana yol gösteririm. Yanına gelirim ya. Sen Boğaziçi Koleji'ne gelsene, ben yanına gelirim senin. Tamam mı bro? Abi yok ben Kuyuluğun girişindeyim. Hani Kuyuluğu dağıta geleceğim. Oraya bir iki saatte gelirim. Tamam Hani tamam, yağış sıkıntı var ya, yok. Yağış var ya abi.
Brom hiç sıkıntı değil bro. Sen Boğaziçi Koleji'ne gel, ben gelir alırım. Sıkıntı yok yani bulamazsan. Tamam. Gelirsem arayacağım abi. Eyvallah kral, görüşürüz. Adam böyle bir konuştum ki. Bu arada full kargocu aramış beni. Hep kargocu yani. Hep kargo numarası. Deli gibi kargo numarası var ya. Evet. Şimdi yeni işlem açacağım. Yeni işlem bakacağım. Şu gümüş çok güzel durdu. Gümüşe belki şöyle kısa, klasik bir 0-1 hızlı girip hızlı çıkabilirim. Gümüş çok güzel duruyor şu anda. Alım bölgesinde. Güzel bir bölgede. Abi. Muhtemel bir düzeltme alır mı buradan, onu düşünüyorum. 5 dakikalıkta sonuçta hala düşen trendte. Yani muhtemel bir trend değişime girer mi acaba? Genel baktığımızda düşen trendini koruyor. Bu arada girişimiz 4994. Şu anki pozisyonumuzun fiyatı 5128 kaç pips yapıyor lan? Nasıl satayım, işleme bak. Kaç pips yapıyor oğlum bu işlem? Oha, çok iyi. Bir Cooper'a bakalım. Cooper güzel duruyor. Yani bakır analizi. Bakırdan müthiş kar aldık yani. Bakırdan gerçekten müthiş kar aldık. Bakırdan aldığımız karın yarısını EURUSD'de verdik. EURUSD var, beni çok yanılttı ya. Yani aşırı yanılttı ya beni EURUSD. Ben normalde parite işleme kadar yanılmazdım. Ya çıkacak 1.30 gelecek ama yani sündürerek geliyor ya, baksana. Ya ben hayatımda bu kadar yanıldığımı hatırlamıyorum ya o paritede. Normalde EURUSD'de ben çok iyi işlem açarım. Yani açmış olduğum işlemde genelde 3-4 gün içerisinde geliyordu. Abi bu hafta bir şey oldu. Nereden girsem zarara geçiyorum. Nereden girsem zarara giriyorum. Yani enteresan bir işlem. Açıkçası altından beklentim devam eder. Altın bir belki tekrardan bir altları deneyebilir diye düşünüyorum. Belki tekrardan. Ama onun dışında herhangi bir şey beklemiyorum. Şu an kasamızda 21.366 dolar. Baktığımda evet, yükselişe devam ediyor. Tamamen daha düşen trend oluşmamış saatlikte. Saatlikte hala yükselen trendimiz devam ediyor. Ya, tamamen düşen trend setubu oluşmamış. Setup olarak düşen trend setubu yok arkadaşlar altında. 15 dakikalıkta bakalım. 15 dakikalıkta düşen trend setubu oluşmuş abi maalesef. O setup oluşmuş. O setup oluşmuş. O setup'un oluşması güzel değil işte, kötü. Şu anda kasamız 21.324 dolar arkadaşlar. Buradan da ben kar alıyorum. Aynen, hiç böyle kendimizi yırtmanın anlamı yok. Şu anda kasamız tam tamına 21.317 dolar oldu. Şöyle bir bunu da paylaşalım. Evet, şöyle yazayım. Evet, kasamız, bir de yazabilsem şöyle, 52.000 Türk lirasıyla 3 hafta önce başladığımız challenge'da şu anda 1 milyon lira kârdayız. Varsa yaparım diyen göstersin. Göstersin kendini. Bunu yazmayak. Bu egoistlerler şimdi. Ama çok güzel. Yani gerçekten çok iyi. Bugün de ben de kar aldım diyeyim gruba. Ben de kar aldım. Düşüş olursa gireceğim. 5000 altında yine girerim. Evet. Bence bu haftanın artık sonuna geldik diyorum. Siz ne diyorsunuz? Bu haftanın sonuna geldik. Vay be. Güzel işlemler aldık. Bu hafta gerçekten çok tatlı işlemler aldık. Gap'li açılıştan sonra girdiğimiz işlemler de çok iyi. Sadece bugün 5000 dolar karımız var sadece bugün. Sadece bugünün karı.
çok iyi ya. Yani şeyimiz çok iyi. Yani zamanlamamız, işleme girişimiz falan gerçekten çok iyi. Bazı günler aslında bir şey demek istiyorum. Ben normalde bu kasayı en az 50 bin dolar şimdi yapardım. Dışarıdayken önüme çok fazla fırsat geliyor. Ama maalesef videoda olmadığım için o fırsatlara giriş yapamıyorum. Çünkü biliyorsunuz video içerisinde girmek istiyorum işleme sadece. Ve maalesef dışarıdayken de o pozisyonu kendi kasamda yakalıyorum tabii. Kendi kasamda pozisyonu her türlü yakalıyorum ama genel anlamda şeyi yakalayamıyorum. Dışarıda videoya yetişene kadar pozisyon çoktan gitmiş oluyor. Setup çoktan gitmiş oluyor. Ya benim kasadaki yükselişi en çok zorlayan şey bu. Dışarıda bazen alarmım çalıyor. İşleme giremiyorum. Diyorum ki videoda değilim. Video çekmiyorum şu anda. Bu yüzden işlem alamam diyorum mesela. Bu beni zorluyor. Normalde bu kasa şimdi açıkçası bu hafta özellikle 50 bin doları geçmişti. Çünkü çok fazla short setup gördüm. Short setup'a sırf videoda olduğum için giremedim. Çok fazla long setup gördüm. Giremedim. Sırf videoda olmadığım için. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet, bugün çekersem devam ederim yani işlem bulursam devam edeceğim. Hatta bakayım bir belki böyle anlık bir işlem bulurum gibi geliyor ya. Gümüşteki şu yükseliş çok istikrarlı değil mi ya? Nasdaq çok felaket düştü. GBP USD, GBP CFH. Evet. Yani genel anlamda buranın yükselmesi de lazım zaten. Ama bir düzeltme tabii ki de şu bölgelere ben de bekliyorum bunu. GBP CAD, Canada. Euro USD beni şaşırtmaya devam ediyor anasını. Euro CP'ye. Lan Euro CP'ye karşı ne kadar çok güzel tepkiler oluyor böyle ya. 4 saatlik durum ne? Long'da devam. Saatlikte bir düşen trende geçmiş. Aslında bir alım fırsatı vermiş burada. 15 dakika trend düzelmiş. 1 dakikada çok iyi ya. Abi çok da güzel burada likidi sweep bırakmış. Hmm. Egzotik bir parite. 183. Bakalım split ne? Split de çok yüksek değilmiş aslında. Yani girilebilir. Şöyle bir loot'tan girsem. 5 loot girsek burada. Şurası stop olsa 400 dolar yapar. Hmm. Girdim pozisyona. Hızlı TP alırım. 5 loot'ta. Çünkü çok güzel duruyor pozisyon. Ha, beklentim şu yönde olursa. Burada bir likidite sweep bırakmışlar. Likidite almış aslında var ya. Hani girdiğim yerde çok egzotik bir yer. Şurada likidite sweep'i yeni gördüm bak. Şunu yeni gördüm Allah kahretsin. Yeni gördüm onu. O setup'u bozar ama bir dakika bakalım. Şimdi dakikalık setup açtık. Ekleme yapma ihtimalimiz var burada. Çok güzel bir yükselen trend var. Trendin tersini hak etmek istemiyorum. Yani muhtemelen çok da güzel kar verecek burası. Oğlum bu ne? Bir tane de şey direnç bulamadım. Hı. 184, 170. Burada günlükte bir iki kitabı var abi. Günlükte bir iki kitabı var burada. Bir de şu bölge değil mi?
Zaten bu parite burada güzel bir bölge almış. Bak burada tam yükselişini yakalamış ya. Ben şimdi çok rahat bir şekilde bu parite şeye çıkar. 184'e çıkar ya. Çok rahat çıkar. Hı. Bu pozisyonu bekleyelim mi? Ya beklediğim noktaya geldiğinde ne olacak? 184. Tam 1000 dolar falan bırakıyor. Evet tam 1000 dolar bırakıyor orada. Eksi 1000 yazmasın da amına koyayım yani. Yine bir pariteye girdik. Anasını sikeyim ya. Yine girdik bir pariteye amına koyayım. Altın düşmüş bu arada. Yani iyi zamanında çıkmışız bu arada. Ay götten sikim seni yani var ya Euro JP'ye. Baba yok 3 gündür ciddi söylüyorum 3 gündür partilerde bir şansım yok ya. 3 gündür partilerde hiçbir şekilde setup uyduramıyorum. Yani enteresan ya. Çok güzel yükselen trend yapmışsın. Devam etsene orospu çocuğu. Ben girince illa bozacaksın yani. İlla bozacaksın onu. Ya sabır ya. Tamam burada bir 5 şut daha ekleme yapıyorum. Şu an toplamda totalde 10 loot eklemem var. Vay anasını satayım ya. Niye öyle dedim biliyor musun? Trend abi gerçekten benim bahtım mı kara bunlarda ya? Ya bu trend az önce bir dakikalık da yukarı doğru göstermiyor muydum amına koyayım? Ne ara düştün sen satış bölgesine? Orospu çocuğu ya. Stop edeceğim mecbur. Dur lan. Hadi lan bari şu en üstteki artı olsun. Sıfırda kapatayım onu. Diğer pozu tutarım bari. Yok baba bu bir sinsilik peşinde ya. Acayip bir sinsilik peşinde. Bak şimdi peki teknik olarak neden Euro JP'nin yükselmesi gerekiyor? Boş faiz kararından sonra hükümet çöktü. Euro da JP karşısında değerleniyor açıkçası. Ve şu anda çok kötü bir durumla karşı karşıya ama görmüş olduğunuz gibi
teknik açıdan düşmesi, yükselmesi gereken bir şey. Yine biz girince düşmeye başladı. Yani artık gel şaşırmıyorum ya. Harbi şaşırmıyorum artık. Şu 100 olsun, kapatacağım pozisyonu. Harbi şaşırmıyorum artık. Biz girince bir şey oluyor siktiğim pozisyonuna. Hem teknik açıdan şu an yükselmesi gerekiyor. Çünkü yükselen trendde flow yapmış. Çok güzel duruyor. Hem de merkezi açıdan yükselmek zorunda olan bir parite ve şu an biz girince düşüyor. Her riskli girdik, o ayrı bir konu. Ya buna 0-1, 0-2 girsek ya da 1 loot'ta falan girsek bu kadar düşünmeyiz ama 5 loot'ta girdiğimiz için birazcık canımız sıkılıyor. Ne düştü ki yoksa? Bir şey düşmedi ki, anasını satayım. Düşen bir şey yok ortada. Hani bakıyorsun, hani ne düşmüş? 183.70'den girmişiz. Şu an 183 870'den girmişiz. Şu an 173.80. Yani öyle abartacak bir şey yok aslında. Şu girişe gelsin sadece. Şu pozisyonu kapatıp alttaki pozisyonu bekleteceğim. Daha alttan girmiş olduğum pozisyonu tutacağım elimde. Çok iyi. Devam et. Şu girişe gelsin sadece, başka bir şey istemiyorum. Hadi. Çok iyi. Hı. Tamam, güzel. Lan zararda mı kapattık? 12 dolar zararda kapattık. Amına koyayım ya. Evet, şu anda 200 dolar kârdayız. 260 dolar. Güzel, güzel, güzel. 184 gelecektir muhtemelen. Muhtemelen gelecektir. Çünkü çok güzel bir likidasyon kovalayıp çok güzel yükseldi. Ama buradan tepki alma. Alma, 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 alma. Şşş. Tepki alma. Yükselişi devam ettir. Son 9 dakika. Saatli kapanıştan sonra kapatırım. Güzel bir flow'la kapatırsa tutarım. Çok güzel. 300 dolar oldu. Çok güzel. Çok iyi. Altın da düşüyor bu arada. Bir gözüm de altında benim. Çok iyi be. Lan çok az önceki pozisyona bakmasaymışım bu arada. İkisi birden şu an bir 900 dolar kar yapmıştı bu arada. Direkt kapatırdım. 22 bin dolar olduğunda kasa kapatırım pozisyonu. Yani buradan da dönmezsin herhalde aşağı yönlü ya. Buradan artık yükselirsin bence. Çok iyi. Tamam tamam. Şu anda kasamız 21.700. Kapat abi. Şu anda kasamız 21.690 dolar oldu arkadaşlar. Euro JP işleminden de karımızı aldık. Karımıza bir tane şurada hata yaptık ama olsun, yapacak bir şey yok. Biraz korkuttu piyasa beni. Ama onun dışında yapacak bir şey yok abi maalesef. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Şu an altına bakıyorum. Altın ne durumda? Altın da düşüşünü devam ettiriyor. Ya altın bir düşen trende geçiyor gibi ya. Niye böyle oldu anlamadım ama bir düşen trende geçiyor gibi. Altına bir tane short işlem açsam mı diye düşünüyorum şu anda. Şöyle hatta bir tane Euro JP'de almış olduğum işlemi burada şey yapabilirim aslında. Dengeleyebilirim bak şimdi. Bak. Bekle, girdim. Poza girdim şu anda. Bak. Ben şey yapana kadar. Lan bir loot'ta girdim. Doğru ya, bir loot'ta girdim. Bak tam buradan girdim pozisyona. Tamam mı? Bak şunu yapabiliriz. Dakikalıkta. Şunu yapabiliriz. Çünkü şu anda bir düşen tepkisini alıyor. Anasını satayım ya. Vay anasını satayım ya. Ya. Dalga geçiyorsun sen. Sen dalga geçiyorsun. Bunu verdim ya. Stop'a gidiyor şu anda.
Şu an stop'a gidiyor valla. Bir pump daha atarsa stop olacağım. Yapma o. Yapma o oku atma. Yapma o oku atma. Atma o oku. Atma. Atma o oku. Şu an satış bölgesinde olduğu için girdim pozisyona. Hem satış bölgesinde hem de burada zayıflamış mumlar. Bu yüzden pozdayım. Pozlamamın sebebi o yani. Ama bu altın işte yani. Altın. Hayır 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 hayır. 19 bin dolar düştü. Kasa geri. Yapma ya. Stop oluyor. Stop. Oldu. Olmadı. Oldu. Oldu gibi. Ya aga ya. Bu kötü oldu. Ya bu çok kötü oldu. Bir loot'ta girmem kötü oldu. Poza bir loot'ta girmem kötü oldu. Poza bir loot değil 0-1 falan girseydim. Ha şu kadar zarar zoruma gitmezdi. Düzeltme almasını bekliyorum. Şu girişe en azından bizim kutuya girsin de. Girmiyor orospu çocuğu ya. Verdik gibi. Bari kutuya gir de amına koyayım. Oradan çıkayım ya. Hadi. Ya sen şaka yapıyorsun ya. Ben bu parayı çekeceğim abi. Para çok olduğu için benim kafam karışıyor. Riskli işlemler açıyorum. Ya bu günün karı 2300'e düştü. Bakar mısın? Benim çok kafam karışıyor. Yüksek marjin ya yüksek lootlu işlemler açıyorum sonra. Yani bugün 5600 dolar kârdaydık. Hatta 5900 dolar kârdaydık. Şu an düşünüyorum yapmam gerekeni. Yani genel baktığımızda evet düşen trendi devam ediyor aslında ama burada kendini sanki yukarı atacak gibi bir izlenim verdi. 3 loot da buradan deneyebiliriz aslında. Hı? Denedim valla. Çok hızlı çıkarım. Çok hızlı çıkarız. Bugünün karını vermeye şeyim. Hadi tam şu nokta. Şu noktaya kadar bir geliş bekliyorum. Hı. Yok. Hayır 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 hayır. Al!
Kesinlikle bu parayı çekiyorum. Yok, kesinlikle çekiyorum arkadaşlar. Kesinlikle çekiyorum. Yok yok, para çok olunca olmaz. Kesinlikle olmaz. Hı hı. Parayı çekeceğim. 1000 dolar falan bırakacağım kasada. Kesinlikle olmaz. Eksi 2000 dolar ya. İnanmıyorum ya. Abi inanmıyorum ya. Nazar değdi ha. Harbi nazar değdi, yemin ediyorum size. Açık yalan yok şimdi. Bugün dünden bu yana çok kazandığım için ufak bir riske girmek istedim. Ama tam da yükseliş yaptı, gördünüz mü? Tutsaymışım kasayı. Lan bu niye kapanmış? Allah'ım sabır ya. Bu niye kapandı ya? Ne alaka amına koyayım? Sen niye kapandın şimdi durduk yere ya? Kayıt kapanmış ya. Gördünüz değil mi onu? Kayıt kapandı ama. Umarım görmüşsünüzdür kaybettiğimi. Bu parayı çekeceğim arkadaşlar. Sadece 1000 dolar bırakacağım kasada. Ee, öyle yapacağım yani. Yoksa babalar çok sıkıntı. Haberiniz olsun. Haftayı kapatıyorum. Yani haftayı kârda kapatmak istiyorum açıkçası. Haftayı kapatıyorum bu yüzden. Artık pazartesi görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Dikkat edin kendinize. Bu hafta totalde bu hafta 10.000 dolar kazandık. Sadece bu hafta. Müthiş bir rakam. Müthiş bir rakam. Evet, son dakika kapanışta bir kötülük yapmış olabiliriz kendimize ama bu bizim iyi bir trader olduğumuzu yine de gösterir. 10.000 dolar da 10 dolar. Bu hafta çok güzel bir kazanç yani. Kendi kendimize nazar ettik. Yani olabilir böyle bir şey. Kendi kendimize nazar ettik. Yapacak bir şey yok. Riske ben girdim. Kabul ediyorum. Canım çok sıkıldı. Moralim çok bozuk. Evet. Bay bay. Haftaya görüşürüz artık. Bu hafta belki gap'li bir açılış yapabiliriz diye piyasaya bir işlem açabilirim. Duruma göre bakacağız. Tamam. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.